Arkadaşlar merhaba. Getter'in klon projesini yaptım. Projeyi yaparken CMS olarak da Pocket Base kullandım. Onun dışında Node.js kullandım birazcık ödeme yöntemi entegrasyonu için. Tailwind CSS kullandım ve bu şekilde projemi geliştirdim. Pocket Base daha önce yine bir başka bir projemde kullanmıştım. Yine aynı şekilde kullandım. Bu sefer de bir mobil uygulamada kullanmak istedim. Onun dışında bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Başka yapmamı istediğiniz React Native ile ilgili bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Belki klon projelerden bir iki tane daha yapabilirim. Belki Flutter'la başka bir proje geliştirebilirim. Zaten genellikle Next.js ile ilgili kanalımda bir sürü video var. Belki Next.js ile ilgili diğer videolardan aynı şekilde çekerek devam edebilirim. Şimdi eğer hazırsanız öncelikle demomuza bakalım. Daha sonra da projemizi geliştirmeye başlayalım. Evet, projemizde neler var? Şimdi hemen birlikte bakalım. Görmüş olduğumuz gibi Getter'in ana sayfasının aynısı. Üst tarafta bir slider var. Onun dışında görmüş olduğumuz gibi kategorilerimiz var. Herhangi bir kategoriye tıkladığımız zaman da o kategoriyle ilgili ürünleri görebildiğimizi görüyoruz. Şimdi su içeceğe tıkladım. Damacanaya tıkladığım zaman damacanın gelmiş olduğunu, gazlı içeceğe tıkladığım zaman gazlı içeceğin gelmiş olduğunu görüyoruz. İndirimler bölümünde de yine aynı şekilde buradan üst taraftan geçişlerimizi yapabiliyoruz. Onun dışında herhangi bir ürünü sepete ekleyebiliyoruz. Ona zaten daha sonra bakacağız. Hemen şuradan tekrar gelelim. Buraya kola yazdığım zaman ya da başka bir şey yazdığım zaman görmüş olduğumuz gibi ürünlerin aynı şekilde search bölümünden bulabiliyoruz. Buradaki bu arkadaş normalde Getter'deki diğer bölümlere geçmek için olan ikon, tabii ki biz onları yapmadık. Bu sadece görünüm amaçlı, yine bunu buraya ekledik. Daha sonra burada eğer ki kullanıcının herhangi bir girişi yoksa giriş yapması ve kaydolması gerekiyor. O yüzden dolayı burada böyle bir ikonumuz var ve burada da indirimlerle ilgili ikonumuzun olduğunu görüyoruz. Şimdi ben burada eğer ki hesabım yoksa buraya öncelikle bir hesap yaratabiliyorum ya da bir hesapla giriş yapabiliyorum. Şu an benim bir hesabım var. Bu şekilde giriş yapacağım. Aynı zamanda sub kategoriler bölümünde buradaki ürünün alt kategorilerini, kategoriler bölümünden de üst kategorileri yönetebiliyoruz. Buradan ürünlerimizi yine aynı şekilde bu API'den çekiyoruz zaten. Sliders bölümümüz yine ana sayfamızdaki slider'ımızın bilgileri yine burada. Order bölümünde siparişlerimizi görebiliyoruz. Kart bölümünde üyelerimizin sepetteki ürünlerini görebiliyoruz. User bölümünde de kayıtlı olan kullanıcılarımızı görebiliyoruz. Şu an bir giriş yapmış olduğumuza göre hemen sepet işlemleriyle devam edelim. Hemen geliyorum, şu şekilde sepetime bir tane su ekliyorum. Evet, bekleyelim, 4 lira şeklinde güncelledi. Şu an görmüş olduğumuz gibi sepetimizde bir tane ürün var. Şimdi sepetime tekrar yine aynı şekilde gelerek birden fazla ürün eklersem ve sepete eklersem görmüş olduğumuz gibi 20 lira şeklinde güncelledi ve bize bir tane ürün olarak buradaki miktarı arttırdı. Onun dışında başka bir yine ürün eklemek istersem yine aynı şekilde gelerek buraya sepetime ekleyebiliyorum. Ve ürünlerimi istersem buradan miktarlarını güncelleyebiliyorum. Aynı zamanda toplam fiyatım değişiyor. Tek tek silebiliyorum ya da toplu bir şekilde ürünlerimi silebiliyorum. Şimdi tekrar yeniden birkaç tane ürün ekleyelim ve aynı şekilde bunlarla ilgili sipariş vermeye çalışalım. Şöyle tekrar geleyim, bir tane limonata ekleyeyim, sepete ekle diyelim. Daha sonra bir tane ice tea ekleyelim, sepete ekle diyelim. İndirimlerden bir tane de yılbaşı ürünü ekleyeyim, sepete ekle diyelim. Hatta şundan şöyle birkaç tane ekleyelim. Fiyatım birazcık farklı olsun istiyorum. O yüzden dolayı başka pahalı ürün şu varmış. Mesela şunu ekleyeceğim. Evet, 1566 liralık bir sepetim oluştu. Buraya tekrar geleceğim ve ödeme yap seçeneğine geleceğim ve buradan benim bilgilerimi girmem gerekiyor. Şimdi ben buraya düzgün bir şekilde veriler girmeye çalışayım. Efe Görkem diyelim. Daha sonra adres bölümüne Maltepe İstanbul diyelim. Daha sonra telefon numarası bölümüne 546 dıt 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 diyelim. Kart sahibi ismine Görkem diyelim. Görkem deneme diyelim. Bir tane şu an için deneme amaçlı kart numarası gireceğim. Öncesinde ödeme yap dediğim zaman bakın validation işlemleriyle ilgili bir şey olduğunu görebiliyoruz. Bakın geçerli bir telefon numarası girin diyor. Bunu bu şekilde kabul etmiyor. Birleşik bir şekilde yazmamız gerektiğini söylüyor. Evet, şöyle tekrar silelim. Bakın düzeldi. Kart number bölümüne 16 tane girmediğimiz sürece hatalı bir şekilde mesaj veriyor. Evet, hala 16 olmadı sanırım. Evet, şöyle 16 oldu. Daha sonra burada bizde istediği formatta bir tarih girmemiz gerekiyor ve 3 haneli bir sayı girmemiz gerekiyor. Şu an benim kart numaram zaten hatalı, ödeme yap dediğim zaman bana direkt kart numarası hatalı mesajını verecek. Buradan test kart bölümünden gelip yeni bir tane kart numarası kopyalayacağım
ve işlemime burada devam edeceğim. Hemen şu kartı yine aynı şekilde geldim. Ödeme yap diyorum ve birazcık bekliyorum. Evet, siparişimiz tamamlandı. Tekrar buraya gelip tüm işlemler bölümüne baktığımızda evet, bir iki saniye geç geliyor. Bir işlemlerde ara yapalım. Evet, 1566 liralık ürünümüzün buraya aynı şekilde gelmiş olduğunu görüyoruz. Yani ödememiz başarılı bir şekilde oldu ve aynı zamanda burada sepetimizdeki ürünlerle ilgili detaylarımızı da görebiliyoruz. Onun dışında geri geldiğimiz zaman bakın sepetimin artık temizlenmiş olduğunu ve siparişimin de zaten başarılı bir şekilde bana ulaşmış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda order bölümüne baktığımız zaman da nerede benim 1566 liralık ürünüm? Evet, burada miktar konusunu yazmamışım. Aslında buraya toplam miktar konusu da yazılabilirmiş. Aklıma gelmemiş ama siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Zaten burada JSON formatında ürünlerin tamamını gönderdim. Yani şu an 500'lük 450 liralık görmüş olduğunuz gibi ürünümüz vesaire burada hepsi gözüküyor zaten. Buraya aslında kaydederken bir de total miktar da aynı şekilde kaydedilebilirmiş. Siz bunu yaparken, projeyi yaparken total miktarı da ekleyebilirsiniz. Evet, projemiz şu an bu şekilde. Eğer hazırsanız şimdi projemizi yapmaya başlayalım. Evet, şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. Öncelikle bir tane emülatöre ihtiyacımız var. Siz istediğiniz herhangi bir emülatörü kullanabilirsiniz. Ben Android Studio kullanıyorum. Eğer ki emülatörünüz yoksa Android Studio'yu indirebilirsiniz. Daha önce benim geliştirmiş olduğum diğer projeler olduğu için direkt başka bir emülatör kullanmakla uğraşmayacağım. Direkt Android Studio'nun emülatörlerini kullanacağım. Öncelikle buradaki herhangi bir proje açmanıza gerek yok. Yani illa Android Studio kullanmanıza gerek yok yani. Ama emülatör için Android Studio'yu kullanabilirsiniz. Ben zaten Visual Studio Code kullanacağım ve aynı zamanda buradaki emülatörü kullanacağım. Buradaki şu arkadaşa tıklayarak SDK Manager bölümünden bu iki arkadaşı yüklemeniz gerekiyor ve SDK Tools'larında şu şekilde olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra buraya tekrar geldikten sonra Virtual Device Manager bölümünden yeni bir tane makine oluşturmak istediğinizi ve buradan istediğiniz makineyi seçebiliyorsunuz tabii ki. Ben ekranı büyük bir tane makine seçeceğim. Pixel 7 Pro diye bir makineyi seçeceğim ve Next diyeceğim ve Next diyerek dikey ekranda çalışmak istediğimi söyleyerek Finish diyerek makinamı oluşturmuş olacağım. Daha sonra Start diyerek makinamı açacağım. Bu makinenin açılması birazcık sürebiliyor. Biz de o arada Expo ile ilgili kurulumlarımızı yaparak devam edelim. Hemen makinamı şu tarafa doğru taşıyorum. Bunlarla artık bir işim yok. Makinem burada açılı dursun. Şimdi öncelikle bilgisayarımın DS'de çalışacağım. O yüzden dolayı hemen şu şekilde bir CMD açacağım. CD GitHub klasörü ve bunun içine direkt oluşturacağım. Bu arkadaşı aynı şekilde kopyalıyorum ve boşluk T diyeceğim. Çünkü ben bir template seçmek istiyorum. O yüzden dolayı T'yi yazdım. Eğer ki template T yazmazsanız direkt size default ayarıyla yükleyecektir. Ama ben default ayarını istemiyorum. Boş istiyorum. Ve aynı zamanda boş ve TypeScript şeklinde olsun istiyorum. Ve projemin ismine getir clone Pocket Base diyelim. Evet. Pocket Base kullanmayı düşünüyorum. Getir clone işte bu şekilde yazalım. Ve kurulumun tamamlanmasını bekleyelim. Kurulum birkaç dakika sürecektir. Eğer ki siz daha önceden Pocket Base bilgisayarınızda yoksa Pocket Base'in sitesine girerek bunu indirebilirsiniz. Çalıştırmak için yapmanız gereken şey şu şekilde bu dosyayı CMD ekranında çalıştırmak. Ama zaten bunları ilerleyen aşamalarda yapacağız. Öncelikle tasarımımızı vesaire oluşturacağız. Daha sonra da yapabilirsiniz ama indirmediyseniz direkt bunu indirebilirsiniz. Evet, kurulum tamamlandı ve bize diyor ki CD getir clone Pocket Base diyerek diyor projenizi çalıştırabilirsiniz diyor. Burada görmüş olduğunuz gibi birkaç tane warning hatası vesaire bir şeyler söyledi. Problem değil bunlar. Ama kırmızı yazılar varsa eğer muhakkak zaten şuradaki npm run android diyerek projenizi muhakkak bir defa ayağa kaldırın. Zaten ben de kaldıracağım ama eğer ki kırmızılar varsa genellikle projenizi yüklerken bir iki tane paketi yüklememiş olabilir. O yüzden hata almış olabilirsiniz. Projeyi o zaman yeniden yüklemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim hemen buradaki demiş olduğu adımları yapmaya. Bunun için öncelikle şöyle yapacağım. CD getir neyse işte bunun ismini yazacağım taba basarak. Daha sonra kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açacağım. Artık ben bu CMD ekranında kullanmak istemiyorum. Artık Visual Studio Code üzerinden işlemlerime devam edeceğim. Hemen şu arkadaşı şöyle hizalayayım. Şunu kapatalım. Tamam. Yukarıdan terminal new terminal bölümünden yine aynı şekilde gelerek npm run android diyerek projemi bu şekilde çalıştırmaya çalışıyorum.
Evet, onu da yazamadım. Evet, şu şekilde yazıyorum. Daha sonra görmüş olduğumuz gibi static metro bu bundler dedi ve şu an bu cihazıma yüklemeye çalışıyor. 1-2 dakika sürecektir. Daha sonra videoyu yeniden başlatacağım da otomatik olarak açacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak şu an açıyor. Bir şey yükledi vesaire. Evet. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman buna continue diyoruz. Diyor ki işte reload, go home gibi bir iki tane ayar vesaire bir şeyler diyor. Bunlarda herhangi bir şey yapmıyoruz. Burada app.tsx diye bir sayfamız var. Görmüş olduğumuz gibi burada yazan şeyler yine aynı şeyler. Ben burayı güncellediğim zaman buranın da yine aynı şekilde güncellendiğini görüyorum. Şimdi ben projemde öncelikle Table CSS kullanacağım yine. O yüzden dolayı uzun uzun böyle sheet dosyaları yazmak istemiyorum. Stil dosyaları yazmak istemiyorum. Bunları bu şekilde buradan sileceğim. Daha sonra hata almamak için tabii ki burayı da temizlemem gerekiyor. Bunları bu şekilde yazdığım zaman bakın görmüş olduğumuz gibi stilleri sildiğim için yukarı doğru taşındı. Şimdi biz dediğimiz gibi Table CSS kullanacağız. Bununla ilgili ayarlarımızı yapmamız gerekiyor öncelikle. Bunun için Native Wind diye bir web sitesi var. Buraya geldikten sonra buradaki adımları teker teker uygulamamız gerekiyor. Öncelikle şu iki tane arkadaşın yüklenmesi gerekiyor. Hemen buraya geliyorum. Split Terminal ve buradan PowerShell diyerek yan tarafına bir tane daha açıyorum. Daha sonra ilk olarak şu arkadaşı kopyalıyorum. Bunu yüklenmesini sağlıyorum. Ve daha sonra da diyor ki Table CSS'in bu sürümüyle ben çalışıyorum diyor. Bunun kurulumunu aynı şekilde yapmam gerekiyor. Yine aynı şekilde yapıştırdım ve bunun kurulumunu yapıyorum. Daha sonra diyor ki Table CSS dosyalarını kontrolü için diyor init dosyaları vardır. Bu init dosyalarını oluşturmak için de bunu yazabilirsin diyor. Sana bir tane config.js dosyası oluşturacak diyor. Sen buradan Table CSS ile ilgili ayarlarını yapabilirsin diyor. Söylemiş olduğu dosyayı yazıyorum ve şuraya bana direkt Table init dosyası oluşturması gerekiyor. Evet, enter'a basmadım sanırım, pardon. Şimdi şuraya bir tane init dosyası oluşturdu. Sonra diyor ki şu satırla şu normalde sana verilen satır bu. Benim sana verdiğim satır bu. Bunu aynı şekilde gelip kopyalıyoruz. Buradaki şu artıyı aynı şekilde siliyoruz. Sonra bakıyoruz, diyor ki ana dizindeki app diye bir dosya varmış. Uzantısı bunlardan biriymiş. Bu dosyayı takip etmesi gerektiğini söylüyor. Ve aynı zamanda işte şöyle bir tane link varmış. Custom Directory diye. Bunun içindeki de bu uzantıları yine takip etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi biz zaten TypeScript'te yaptığımız için JSX'e pek de ihtiyacımız yok ama kalsın, problem değil. Yine buraya aynı şekilde src diyerek yazacağım ve buraya bir src dosyası oluşturacağım. Şimdi bunun mantığı aslında şu şekilde. Eğer ki daha önce HTML ile TableCSS birlikte kullandıysanız, bir paket olarak yüklediyseniz, bir tanesi output CSS dosyası oluşturur ve içine normalde sizin yazmanız gereken CSS'leri TableCSS yeniden yazar ve derler. O yüzden dolayı burada da takip ettiği dosyalar aslında bu mantıkla çalışıyor. Sadece kısa bir bilgi olarak bunu da söylemek istedim. Bu şekilde bunun ayarını aynı şekilde yapıyorum. Daha sonra diyor ki babelconfig.js dosyasına şunu yapıştırman gerekiyor diyor. babelconfig.js'ye şunu aynı şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra burada bir yenileme gibi bir şeyler oluyor galiba. Onları söylüyor. Ve örnek olarak da diyor şunu istiyorsan diyor kopyalayarak diyor projende bir test edebilirsin diyor. Şunu dediği gibi aynı şekilde kopyalayıp kaydediyorum. Ve tekrar gelip projeme şu şekilde bakacağım. Herhangi bir değişiklik olmadı. Şöyle tekrar bir daha bir şey yapalım. Evet. Bir değişiklik olmadı. Bir daha bir şöyle bir kontrol basıyorum. Ha, yemedi. Tekrar projemi durdurup yeniden bir daha bir yazacağım. Evet. Yeniden bir daha bir bundle etsin. Şu arkadaşı şuradan tekrar kapatalım. Tekrar yeniden bize baştan açsın hemen. Bazen paketleri yüklediğimiz zaman projeyi kapatıp tekrar yeniden açmamız gerekiyor. Hemen şu şekilde açsın. Ortalı bir şekilde gelmiş olması gerekiyor. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, ortalı bir şekilde gelmedi. Şöyle bir boşluk tekrar kaydedelim. Şu an refreshing dedi. Evet, buraya bir boşluk attım. Direkt otomatikman gördü ve düzeltti. Problem yok. Şimdi table CSS yüklediğimiz için artık biz burada bg red diyerek mesela kullanmış olduğumuz eklentiyle birlikte bunları görebiliriz. Kullanmış olduğum iki tane eklenti var. Bu eklentilerden kısaca bahsedeyim. Table CSS'in eklentisi şu. Bunu kullanıyorum. Bir de hızlıca kod yazabilmek için bu eklentiyi kullanıyorum. Snippet eklentisi. Buraya rnf yazdığım zaman direkt bana şu şekilde bunları verecek ve ben de hızlı bir şekilde kodlarımı
yazabileceğim. Şu an için Tailwind CSS'imizi kurduk. React Native Expo'muzu bu şekilde kurduk. Artık bu projemizi oluşturmaya hazır sayılırız. Yavaş yavaş tasarımlarımızı yapmaya devam edelim. Evet, şimdi class name'lerle ilgili bir sorunumuz var. Aslında bunu düzelterek devam edelim. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman class yazdığımız zaman görmüş olduğumuz gibi class name şeklinde gelmiyor. Bunun için burada TypeScript diye bir bölümümüz var. Yine aynı şekilde Native Wind'de diyor ki şunu yazman gerekiyor diyor. Declare.ts şeklinde yazabilirsin diyor. Bu ne işe yarıyor? Declare.ts'ler yani d.ts'ler projenin her yerinde aslında arka planda çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu yazdığımız zaman artık burada rahat bir şekilde class name'imiz Ctrl Space'e bastığım gibi yine aynı şekilde gelecektir ve ben burada istediğim gibi tasarımlarımı vesaire yapabileceğim. Mesela şu şekilde yazdık ve tekrar gelip bakacak olursak rengimizi turuncuya döndürdük. Evet, bunu da bu şekilde hallettik. Evet, projeme birkaç tane resim ekledim. Şimdi bunları kullanacağız. Onun dışında bir renk tanımlaması gibi bir şey yapacağız. Ve daha sonra ana sayfamızın tasarımını yaparak devam edeceğiz. Şimdi öncelikle benim bir ikon paketi yüklemem gerekiyor. Bunun için şöyle bir ikon paketi var. Bunu yüklememiz gerekiyor. Öncelikle hemen şöyle projemi durduruyorum. Ve daha sonra hemen bunu yüklüyorum. Tabii ki yeni bir sekme açarak siz aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben sadece cache'leri de silsin diye bir daha uğraşmamak için tekrar yeniden bu şekilde yükledim. Projem bir yandan açılırken biz de diğer kodlarımızı yazarak devam edelim. Şimdi normalde benim burada bir Tailwind config dosyam var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben Tailwind CSS'in renkleri dışında kendi renklerimi de kullanmak istiyorum. Bu renkleri burada extend klasörünün altına yazarak devam edeceğim. Bu renkler benim iki tane olacak. Bir tanesi Getir'in mor rengi, bir tane de Getir'de kullanılan grimsi bir renk var. Arka planlar için kullanılıyor. Aynı rengi ben de hiç uğraşmamak için aldım ve buraya bu şekilde tanımlayacağım. Bunların ikisini tanımladıktan sonra SRC klasörünün içine gelip bir dosya yapısı oluşturarak devam edelim. Buraya diyelim ki Sprints diye bir dosya yapımız olsun. İçinde sayfalarımız olsun. Ve bu sayfaların içinde kullanabilmemiz için de Components diye yine aynı şekilde bir komponentlerin olduğu bir klasör yapalım. Hemen buraya tekrar geliyorum. Home screen .tsx. Evet, pardon, klasör şeklinde oluşturdum sanırım burayı. Tekrar geliyorum. File şeklinde oluşturacağım. Home screen .tsx rnf diyeceğim ve şu şekilde, evet. Bunu yazdıktan sonra benim bunu app dosyasının içine çağırarak kullanmak istiyorum. Şuradaki şu satırı aynı şekilde sileyim ve buraya home screen diyelim. Ve kütüphanesiyle birlikte yukarı eklensin ve tekrar bakalım. Şimdi normalde home screen'in içinde ne yazıyor? Tabii ki home screen yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi ve bu buraya aynı şekilde geldi. Evet, yenilensin. Refresh diyor. Ama tam ortalı vesaire geldi. Tabii ki biz bunu bu şekilde istemiyoruz. O yüzden dolayı biz bunu buradan sileceğiz. Ben buraya sadece bir mt10 ekleyeyim ki şu yukarıdan aşağı gelsin. Ya da şuradaki status barı direkt kaldırırsanız burada otomatikman bir siyah boşluk olacaktır. Yani programın artık başlangıcı burası olacaktır. Bu şekilde de yapabiliriz ya da ben buranın da aynı şekilde light bir şekilde bir bütünmüş gibi gözükmesini istiyorsam da bir mt10 vererek bunu bu şekilde ayarlamaya çalışacağım. Şimdi gelelim home screen sayfamızı yapmaya. Home screen sayfamızda bizim mantıken 2-3 tane bölümümüz olacak. Bir tanesi adres bölümümüz olacak. Daha sonra slider bölümümüz olacak ve daha sonra kategoriler bölümümüz olacak. Ve ilk bölümümüzü oluşturalım. İlk bölümümüzün ismi header main olsun. Şöyle bir klasör oluşturayım, olmazsa home. Daha sonra tekrar bir tane daha klasör oluşturayım. Kart diyelim. Klasör isimlerimiz bunlar olsun. İsmi yanlış yazdım sanırım. Components. Şöyle tekrar düzeltelim. Tamam. Evet, yine arada neyi unuttum. Evet, kaydetmiyor. Şu an anlamadım. Neyse, bu şekilde dursun. Problem değil. Kart ve home sayfalarımızı oluşturduk. Şimdi home sayfası için tekrar yeniden geleceğim. Yeni bir tane header main .tsx diyelim. Evet, bunu da gittim yine yanlış oluşturdum. Tekrar geliyorum. File olarak header main.tsx rnf diyeceğim şu şekilde. Tamam. Ve bunu da yine
burada çağıracağım. Hemen diyelim ki header main. Şimdi normalde bu arkadaşın yani ana sayfamızda birden fazla alanımız olacak ve ekrana sığmama gibi bir durumlarımız olabilir. O yüzden dolayı bizim buradaki view yerine scroll view kullanmamız daha mantıklı olacaktır. Ve buraya da class name'ine ve full ve aynı zamanda background'una da getir background'u kullanabilirim. Evet, şunları şöyle düzeltirsem sorun olmayacaktır. Tamam, güzel. Grimsi bir rengimiz de burada bu şekilde duruyor. Şimdi onun dışında başka ne yapacağız? Hemen şöyle tekrar gelelim sayfamıza. Normalde getirde olmuş olduğu gibi buraya sarı bir arka plan ekleyelim. Sarı arka planın üzerine bir tane beyaz arka plan ekleyelim. Üzerinde işte bir ev, daha sonra adres olsun ve burada da yine aynı şekilde kaç dakikada geleceğini yazan alanımız olsun. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum. Bu view'a bir class name yazacağım ve diyeceğim ki flex bir yapıda olacaksın sen. H12 flex row, daha sonra background yellow 400 diyeceğim. Evet. Daha sonra bu arkadaşları hemen ortalayalım. Item center ve justify between, yani başlangıçtan başla, yukarıdan aşağı ortalamış ol diyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Yeniden bir tane daha view oluşturacağım. Bu oluşturacağım bu view'ın boyutu class name sayfanın 10 bölü 12'sini kaplasın. Diğerine de 2 bölü şeyi kaplasın diyeceğiz yani bu alanımıza. Şundan bir tane daha kopyalayayım ya da şöyle, evet. Diğerine de sayfanın 2 bölü 12'sini kaplasın diyelim. Evet. Daha sonra bu text header main'de mesela bunun içine ekleyelim. Daha sonra bunu düzeltiriz. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi geldi. Hatta ilk başta şurayı yapmak daha kolay olacaktır. İlk başta buraya yazalım hatta. Şimdi normalde şöyle, evet, hizalayayım. Ctrl 9 yapalım. Evet. Şimdi normalde benim burada ilk olarak TVS yani tahmini varış süresi şeklinde yazdığı gibi biz de aynı şekilde yazalım. Ve class name'ine text exist diyelim. Text getir color diyelim. Text center diyelim. Ve fontuna da bold diyelim. Evet. Şimdi yine aynı şekilde bundan bir tane daha kopyalayayım. Ve altına da dakikasını yazmak istiyorum. Genellikle 15 dakika 13 dakika gibi bir şeyler yazıyor. Zaten 15 dakika diyelim mesela. Ve bu arkadaş da XS değil de X large olsun. Diğerinden büyük olsun. Diğer tarafta olduğu gibi. Onun dışında buraya aslında küçük bir padding de vermek mantıklı olabilir. Şöyle bir padding 1 verelim. Ya da hiçbir fark etmedi. Diğer tarafı da yapalım. Eğer ki kötü durursa duruma göre tekrar düzeltiriz. Şimdi burası bizim normal ikilik alanımız. Şimdi onluk alanımızda direkt background'u ne yapacağız? White olarak vereceğiz. Ve şuradan itibaren yani şurada normalde şurası 10 ya. Hatta şöyle yapalım. Ve 10. Buraya tekrar gelelim. BG white diyelim. Bakın. Evet. Neden gelmedin? Bazen oluyor bu. BG slate diyelim 50. Evet, içine bir şey yazmadığım için de olabilir tabii ki. Şöyle yapalım. Yine BG white diyelim. Tekrar bunun için öncelikli olmazsa bir tane text ya da image ekleyelim. Şu text'i şöyle kopyalayalım, bir bakalım. Evet, bakın şu an görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi ben bunu tam olarak şuradan şöyle bükeceğim. Büktüğüm için de nasıl gözükecek tam olarak? Yani tam rounded full yapacağım. Normalde getirmiş gibi gözükecek zaten. Ona göre ayarlayacağım. Şimdi bunu buradan şöyle silelim. İlk başta ben buraya image alanımı ekleyerek başlayalım. Image, evet, şöyle diyeceğim ki source'una required diye şöyle bir özellik var. Evet, buradan diyeceğim ki resmimin yolu. Burası değil. Bir geri daha geliyorum. Burası da değil. Bir geri daha geliyorum. Burada assets klasörün içindeki house.png diye bir resmim var. Bunu kullanacağım. Bu resme bir class name vermem gerekiyor görebilmek için. V6 H6 diyerek bu resmi buraya getireceğim. Daha sonra biz buraya V12 dedik ya, bakın boyut görmüş olduğumuz gibi sığmıyor aynı zamanda. O yüzden dolayı biz buna da bir genişlik yükseklik verelim. Diyelim ki H12 diyelim. Evet, tam olarak kapladım. Daha sonra flex row diyelim. Flex diyelim. Item center. Evet. Şimdi şurayı aynı şekilde bükelim.
Bunun için şöyle yapacağım. Diyeceğim ki rounded tr, evet, neden gelmedi? Rounded, şöyle aşağı doğru ineyim, direkt buradan bulayım. Evet, şöyle aşağı doğru inelim. TL, TR. Şunlardan birisi olması. TR full yazarsam sanırım üst tarafı bükecektir. Yine aynı şekilde bundan bir tane daha kopyalayayım. Bu sefer de TR değil, ne olacak? Bottom right olacak yine. Bu tarafı bükmesi gerektiğini söyleyeceğim. Şöyle olacak. Güzel. Şimdi artık buranın üzerine ne kaldı? Yazı yazması kaldı. Buraya bir padding verelim. Padding 4 diyelim mesela. Evet, yanlış bir şey yaptık. Pardon, yanlış yere girdim, yazdım. Şuraya yazalım. Yani düzenli dursun. Padding 4 diyelim. Tamam. Şimdi buranın yazısına öncelikle bir ev yazısı vesaire bir şeyler yazmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı benim burada yeniden bir div oluşturmam. Daha doğrusu buradaki ismiyle view oluşturmam gerekiyor. Class name diyeceğim. Ve buraya flex 1 diyebilirim. Flex row diyelim. Item center margin left 2 diyelim mesela. Ve h10 diyelim. Daha sonra hemen şu tekstlerden bir tanesini bir kopyalayalım, bakalım nasıl duracak. Evet, şu şekilde durdu. Biz burada zaten getiri rengini vesaire kullanmayacağız. Hemen bunu buradan silelim. Text center diyor. Text center şöyle yapalım. Şöyle bir hizalayayım öncelikle. Tamam. Text şöyle yapalım. Bu yazı büyük olsun ve bunun üzerinde ev yazsın. Sadece X large olsun. Text center olmasa da olur. Font bold ya da font semi bold da diyebiliriz. Birazcık daha kalını gibi daha güzel duruyor olabilir. Gerçi pek bir fark olmadı. Bundan yine aynı şekilde bir tane daha kopyalayalım. Şöyle. Flex eklediğimiz için ne oldu? Yan yana geldi bunlar. Şöyle yapalım. ML2 bir de padding left 2 desek nasıl olur? Yemedi. Burada ekstradan veririz olmazsa. Şöyle yapalım hemen. Diyelim ki fontun öncelikle senin light olsun. Açık bir renk olsun yani. Text'in XS olsun. Küçük olsun. Margin left 2 olsun. Margin right 8 olsun gibi bir şeyler söyleyelim. Hatta 8'lik alan gerek bile yok sanırım. Tamam. Buraya tekrar gelip bir adres yazalım. Diyelim ki Ayvalık Bulvarı, Maltepe, İstanbul. Evet, şu şekilde yazalım. Tamam. Aşağı yukarı bir şeyler oldu. Şu XS birazcık sanki küçük oldu. Base yapsam birazcık daha büyük. Sanki daha güzel gibi. Ya da buna kaç pikselmiş burası bakalım. Font size'ı 16 pikselmiş. XS'inki kaç pikselmiş? 12 pikselmiş. Arasında 14 piksellik bir alan var mıydı? Şöyle X bakalım. SM kaç pikselmiş? 14 piksel. Bu birazcık daha tam oturdu gibi. Tamam. Direkt bunu aynı şekilde kullanalım. Onun dışında başka ne yapacağız? Bunu yazdık. Bunu yazdık. Şuraya bir tane ikon eklemek istiyorum. Bu view'ların bitmiş olduğu yere ya da hatta şuraya image, bunların tam yanına değil, şuraya eklemek istiyorum. Çünkü adres mantıken kısa olabilir. Ve ben tam olarak view'ın içine şuraya mail auto ile yazarsam ne olacak? Şuraya atacaktır. Bu yüzden dolayı tekrar geliyorum. Burada internet sayfasından gelip bakabiliriz. Şöyle. Ops. Diyelim ki right diyelim mesela. Ee, Şöyle diyelim Chevron. Evet, şunlardan bir tanesine ihtiyacım var tam olarak. Bunu yine aynı şekilde gelip buradan kopyalayabilirim ve bunun bir de kütüphanesi var. Yine aynı şekilde yukarı bunu eklememiz gerekiyor. Hemen bunu kaydettim. Bakalım nasıl gözüktü. Şöyle görmüş olduğumuz gibi gözüktü. Chevron right işte 24 değil 22 diyelim. Color özelliğine de işte birazcık daha sanki açık bir renk kullanmak daha mantıklı olabilir. Şöyle bir renk deneyeceğim. Renk kodu, grimsi bir renk kodu. Birazcık daha iyi gibi. Ya da morumsu bir renk kodu. Aynen bunu kullanalım. Daha sonra tekrar gelelim buraya. Bir class name yazalım. Ve ml auto ekleyelim. Her ihtimale karşılık
otomatik olarak hiza olarak orayı alsın. Şu evin V'sini de küçülteceğim. Şöyle dursun, daha güzel duracaktır. Evet, ilk alanımız bu şekilde hazır oldu. Şimdi diğer alanlarımızla aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi Pocket Base kullanacağız. Pocket Base'in sitesine gelerek bunu aynı şekilde indirerek kullanabilirsiniz. Ya da bunu daha kolay olarak da şunu yapabilirsiniz. PocketHost.io'ya gelerek burada bir hesap açarak açmış olduğunuz hesaptan sonra dashboard bölümüne tıklayarak admin diyerek şu şekilde bu sayfayı açabilirsiniz. Burada yapmanız gereken tüm adımları yine bize aynı şekilde söylüyor. Biz de yine buradaki adımları yaparak buradan direkt kullanacağız. Şimdi normalde siz bunu eğer ki localhost'ta kullanıyorsanız izinler vesaire birazcık zor olacaktır. Ama bunun yerine direkt buradan kullanırsanız daha kolay olacaktır. Ya da istiyorsanız yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ufak tefek izin sorunları yaşayabilirsiniz. Buradan kullanmanız daha kolay olacaktır. Dediğim gibi ben direkt buradan yaparak devam edeceğim. npm Pocket Base diyerek öncelikle uygulamamı yüklemem gerekiyor. Uygulamamı yükledikten sonra diyor ki Pocket Base'in şu şekilde diyor bir bağlantı ayarı var diyor. Bu bağlantı ayarını ben hemen burada yine aynı şekilde oluşturacağım. src dosyasının içine tekrar geleyim. Lib diye bir klasör oluşturayım ve lib klasörünün içine de Pocket Base.ts diyeyim. Daha sonra buradaki bu kodları yine aynı şekilde yapıştırıyorum. Benim URL'im vesaire bu şekilde. Bunun ismini pb olarak değiştireceğim. Neden pb olarak değiştireceğim? Çünkü gene evet şöyle bunda export edeceğim. Neden pb olarak değiştireceğim? Şimdi normalde ben buraya API Preview bölümüne tıkladığım zaman burada genellikle tüm isimleri pb olarak kullanmış. Ben de o yüzden kullanırken kopyala yapıştır yapacağım için genellikle o yüzden dolayı pb olması benim açımdan daha kolay olacaktır. O yüzden dolayı burayı ne yapacağım? Bu şekilde yazacağım. Şimdi bağlantı ayarlarımızı aşağı yukarı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi hemen gelip collection'larımızı oluşturalım. Şimdi benim collection'larımda mantıken bir tane slider collection'ım olacak. Burada new file diyeceğim ve file diyeceğim ve burada image isminde bir tane alan ekleyeceğim ve buranın ismi de collection'ın ismi de sliders olsun. Ve tekli resimler eklemek istediğimi söyleyeceğim ve create diyeceğim. Sliders'la ilgili alanımızı bu şekilde oluşturmuş olacağız ve onun dışında başka bir de kategorilerle ilgili collection'a ihtiyacım var. Bunu da yine aynı şekilde oluşturalım. Şimdi kategoriler için ismine categories diyelim ve new field diyelim. Şimdi bunu mantıken kategorilerimizin bir tane ismi olacak. Name alanı diyeceğim. Daha sonra yine kategorilerimizin resmi olacak. Buna yine aynı şekilde image diyelim, daha doğrusu bir tane resim. Image diyelim. Başka eklemem gereken sanırım başka bir alan yok. Benim için zaten ID created ve updated alanlarını oluşturuyor ve ben şu an created diyerek bu alanları da oluşturacağım. Slider alanımız için ben birazcık resim yükledim. Şunları kullanacağım. Onun dışında getir için kategoriler için şu şekilde resimler ekledim. Bunları da yine aynı şekilde kullanacağım. Burada new record diyerek verilerimi öncelikle eklemem gerekiyor. Ben tüm ekleme işlemlerini yaptıktan sonra daha sonra tekrar projemi başlatacağım. Siz tabii ki projenizde bu resimleri buraya yüklemek zorunda değilsiniz. Ben sadece dosyaları daha sonra paylaşacağım için o yüzden dolayı direkt buraya yükleyerek devam ettim. Sizin böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ben dosyalarımı sadece bir kaybetmemek için buraya ekledim dediğim gibi. Şimdi aynı şekilde resimlerimizi ekleyelim, kayıtlarımızı oluşturalım ve daha sonra çekme işlemimize devam edelim. Evet, şimdi öncelikle bizim şu şekilde bir tip dosyası tanımlayarak devam edeceğim. Bu tip dosyalara bizim ne işimize yarayacak? Normalde biz burada bir slider karusel söyledik ve use state dedik ve boş olarak gelmesi gerektiğini söyledik. Şimdi bu tip dosyaları bizim şu işimize yarıyor. Eğer ki biz projemizi deploy edeceksek, build edeceksek bize build hataları verebilir. Burada der ki mesela arkadaşım tamam sen burada use state olarak bunu kullanmışsın. Bir sliders vesaire bir şeyler söylemişsin. Burada bir gelmişsin döngü yapmışsın ama bu döngünün içindeki elemanların türü ne? Ben bunları bilmek istiyorum der. JavaScript kullanıyorsanız bunu demez ama TypeScript kullandığımız zaman bu türleri muhakkak belirtmemiz, söylememiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı da burada ne yapacağız? Bu türleri söyleyeceğiz. Bunun için bir tane types.ts diye bir dosya hazırladım. Bunu nasıl hazırladım? Birazcık ondan bahsedeyim. Bizim normalde user tablomuz var. API Preview bölümüne geldiğimiz zaman bizim normalde API'mizde bunlar var ve bunların türlerini bu şekilde aynı şekilde yazıyorsunuz.
Ya da bunları aynı şekilde kopyalayarak diyebilirsiniz ki bana user isminde bir tane props oluştur ve işte türlerini yaz. Aynı şekilde kategoriler için tekrar yeniden buraya gelip yine aynı şekilde arattığım zaman yine API'imde nasıl geldiğini görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde API'nizde olması gereken tüm türleri burada söylüyorsunuz. Daha sonra bu arkadaşları burada aynı şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunları nasıl kullanacağız? Şimdi normalde biz bu tiplerimizi söyledik. Buraya tekrar geliyorum. Bir use state'in yanına şu şekilde bir küçüktür açıyorum ve küçüktürümü kapatıyorum. Daha sonra slider props diyorum ve birden fazla olduğu için burada bunu söylüyorum. Yine başlangıçta boş olması gerekiyor zaten. Direkt bunu bu şekilde yazıyorum. Daha sonra veri çektiğim yerde de yine aynı işlemi de yapabilirim aslında. Veri çektiğim yerde de yine aynı şurada evet şurada olması lazım. Tekrar bir gidip bakalım. Evet şöyle bir daha deneyeceğim. Slider burası değilmiş sanırım. Şöyle hemen bir kontrol edeyim. Şu full listten sonra sanırım burada tekrar geliyorum. Bir küçüktür büyüktür açıyorum. Tekrar buraya slider props diyerek bunun içinde türlerimi söyleyebiliyorum. Bunu yazdıktan sonra doğru düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için bu projenizi build edebilirsiniz ya da şunu yapabilirsiniz. Burada bizim bir döngümüz var. Görmüş olduğunuz gibi biz slider'ları ne yaptık? Burada item diyerek değerlerini almaya çalıştık. Şimdi collection ID'yi buradan sildim. Ctrl Space'e bastığım zaman eğer ki sadece bunlar çıkıyorsa yani bu collection'ın içindekiler eğer ki çıkıyorsa o zaman biz demek ki doğru yoldayız. Ve bu işlemi de başarılı bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi aynı şekilde slider'ımız var, kategorimiz var ve bunları tanımadık. Şimdi aynı şekilde kategoriler alanımızda tanımadığımıza göre işlemlerimizi yaparak devam edebiliriz. Evet şimdi kategori bölümümüze devam edelim. Bunun için hemen yeni bir tane komponent oluşturarak devam edeceğim. Hemen home klasörüme tekrar geldim. Bir tane file diyelim ve kategori list.tsx diyelim. rnf diyelim yine aynı şekilde ve bunu da yine aynı şekilde buraya ekleyelim. Evet şimdi buranın tasarımını yine aynı şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi bana yine aynı şekilde bir iki tane const gerekiyor. Hemen şöyle tekrar diyeceğim ki yani daha doğrusu neredeydi bu arkadaş? Slide'da yapmış olduğumuz gibi şuna ve şuna ihtiyacım var ve bunları kendime göre değiştireceğim. Hemen şunun ikisini şu şekilde kopyaladım. Use state'imi yükledim. İsmine categories ve buna da set categories şeklinde yazıyorum. Daha sonra state olarak durum olarak da kategori props'u yine aynı şekilde ekliyorum. Birden fazla olabilir ve bunları bu şekilde tanımlıyorum. Daha sonra yine bana use effect ile birlikte şunlarla vesaire işimiz yok. Şu şekilde verileri çekmem gerekiyor. Yine aynı şekilde bunları kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Sonra ismini değiştirelim ve use effect'i de yüklememiz gerekiyor. Use effect'i şöyle yükledim. Fetch diyelim ki işte categories diyelim. Aslına bakarsanız bunları bir tane komponent şeklinde yapıp oradan da çekebiliriz. Neyse bunları direkt bu şekilde yapalım. Diğerleri için olmazsa aynı şekilde değiştirerek yaparız. Şimdi pb collection diyor. Şunun kütüphanesini yükleyeceğim ve burada normalde direkt collection'ın ismini aynı şekilde yazmam gerekiyor. Created eksi diyor. Bunu daha sonra değiştireceğim ve şu şekilde burayı da düzeltelim. Buranın ismi de kategori props diyelim ve bunu da buraya ekleyelim. Şu an için herhangi bir hatamız var mı bakalım. Hatamız var sanırım. Error details diyor. Bir yerde diyor bir hata yapmışız galiba. Görebileceğim mi şu an için? Ne diyor? Set sliders diyor. Evet şu şeyle alakalı. Set kategori isteyeceğim. Bunu da yine aynı şekilde ekleyeceğim. Tamam. Kategori list şeklinde geldi. Şimdi gelin burada döngümüzü oluşturmaya. Benim burada bir view'um var. Ve ben buraya hemen şöyle bir class name ekledim. bg getir background'unda olsun ve padding 4 diyeceğim. Sonra tekrar yeniden geleceğim buraya. Bir tane daha view yazalım. Ve bu view'a da yan yana şeyler kullanacağım için class name'ine flex eklemem gerekiyor. Ve flex row diyelim. Ve taşan bölümler için yani kaydırma olsun flex wrap diyelim. Ve full diyelim. Sonra tekrar yeniden gelelim. Buraya bir tane süslü parantez açacağım. Ve diyeceğim ki categories nokta map. Tekrar parantez item.
ve şu şekilde buraya bir tasarım yapmaya çalışacağım. Şimdi burada tasarımımızı da şöyle en azından gösterebilmek için şöyle bir tane text yapayım ve A diyelim. Şu şekilde baktığımızda bakın görmüş olduğumuz gibi bir sürü A geldi ama ben buraya bir tane A yazdım. Benim normalde 17-18 tane A'm var. O yüzden yani kategorim var daha doğrusu. O yüzden dolayı ne yaptı? Bana bunları direkt gönderdi. Şu an K ile ilgili bir hata olduğunu söyledi. O da problem değil. Onu da aynı şekilde düzeceğiz. Şimdi bizim normalde burası için yani bir tane değer için bir tasarım yapacağız. Yapmış olduğumuz tasarımı da kategori ise birlikte döndüreceğiz. Tekrar yeniden geliyorum buraya. Bir tane categories item ya da doğrusu kategori item yani. Böyle daha mantıklı. tsx diyorum ve rnf diyerek bunu yazmaya çalışacağım. Şimdi benim buradan bu arkadaşa bir değer göndermem gerekiyor. Bunun için şu şekilde bir type diyelim ve diyelim ki kategori item props diyelim ve tekrar şu şekilde item kategori props diyeceğim. Ve bundan bir tane olduğu için köşeli parantez aç kapa yapmayacağım. Sadece bu şekilde olacak. Tekrar buraya geliyorum. Bir tane daha süslü parantez açıyorum. Item diyeceğim ve iki nokta diyeceğim ve burada props'umu söyleyeceğim. Şimdi ben bu item'ı burada rahat bir şekilde kullanabilirim ve burada bu arkadaşı da göndermem gerekiyor. Tekrar geliyorum buraya. Kategori item. Evet. Ctrl Space item özelliğine buradaki bu item'ı vereceğim ve key özelliğine de item'dan gelen ID değerini vereceğim. Evet bakalım kategori item props'un burada diyor bir hata var diyor. Şurada sanırım şurada eşittir kullanılıyor. Evet. Görmüş olduğumuz gibi bunları ne yaptı? Yan yana hepsini kategori item şeklinde yazdı. Şimdi artık ben burada istediğim gibi bir tasarım yaparım. Yapmış olduğum tasarıma bana ne olur? Burada direkt döndürür. Bunun için hemen şöyle yapacağım. Burada bir view kullanmayacağım. Üzerine gelindiği zaman tıklanmış efekti gibi bir şey veren touch able opacity kullanmak istiyorum. Buraya tekrar gelip bundan yazalım ve bunun on press özelliğine tıklandığı zaman bir yere gitmesi gerekiyor normalde. Bunu daha sonra verebiliriz. Şimdilik bırakalım olmazsa. Buna diyeceğim ki stil olarak şöyle. Şimdi normalde biz burada işte diyebiliriz ki grid yapısı bu şu kadar olsun boyutu vesaire diyebiliriz. Ama biz yine boyutları ekran boyutuna göre alarak yapmamız daha mantıklı olacaktır. O yüzden şu yukarıdaki şu arkadaşı yine aynı şekilde geliyorum. Buraya yüklüyorum ve şunun kütüphanesini yüklüyorum. Ve buradan bu almış olduğumuz window'un büyüklüğüne göre ben tekrar ne yapacağım? Burada bir hesaplama yapacağım. Diyeceğim ki bit için screen bit'in çarpı 0.23'ü diyeceğim. Neden 25 demiyorum? Çünkü padding 4 kullandım. O yüzden dolayı sayfamda 4'er 4'er olmasını istiyorum. O yüzden dolayı burada bunu söyleyeceğim. Height için de tekrar screen height'ın değil bakın width'in yine kare şeklinde olmasını istiyorum. O yüzden dolayı 0.23'ü diyeceğim. Tekrar geleceğim burada. Ekstradan yazmam gereken şeyler. Flex, call, aynı zamanda item center, justify between. Yani başlangıçtan başla diyeceğim. Sonra benim burada mantıken resimlerim olması gerekiyor. O yüzden dolayı şu şekilde resimlerimi yazacağım. Daha önce neredeydi? Slider bölümünde şu şekilde uzun uzun source ile ilgili bir resim şeyi yazmıştık. Zaten mantık yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. Belki şuradaki şeyler değişiyordur. Ufak tefek ama biz onların isimlerini de zaten aynı yaptık. O yüzden dolayı source'umuzu direkt bu şekilde yazabiliriz. API URL'in şu şekilde kütüphanesine yükleyelim. Daha sonra buna bir de aynı zamanda bir stil vermemiz gerekecek. Diyeceğiz ki bit için yine şimdi şey falan da ekleyeceğiz. O yüzden 23'ten küçük bir şeyler olsun istiyorum. Şunu şuradan şöyle tekrar olmazsa kopyalayayım. Evet şöyle ve diyelim ki işte 18'e 18 olsun diyelim. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi kategorilerimiz buraya geldi. Şimdi aynı şekilde ben kategorilerimin altına bir de yazı yazdırmak istiyorum.
Hemen text diyeceğim. Şöyle, evet, burada sanki bir yanlışlığımız var. Evet. Image'in içine yazmışım. Öncelikle şunları şöyle bir hizalayayım. Daha sonra şu arkadaşlar şuradan boşluğumuzu silelim. Evet, şöyle olsun. Tamam. Hatta şöyle enter yapayım daha net olsun. Tamam. Şimdi tekrar yeniden geleyim. Buraya bir tane text yazalım. Ve textimizde de zaten yazmamız gereken şey item'ın name'i. Evet. Onlar da görmüş olduğumuz gibi aşağıya geldi. Hemen bu text'e küçük bir de class name verelim. Diyelim ki text'in senin XS olsun diyelim. Küçük yapalım şöyle. Bir de margin bottom 7 dersem sanırım birazcık daha hizalamaları daha düzgün olacaktır. Şöyle tekrar bakıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi normalde ben indirimlerin ilk sırada gelmesini istiyorum. İndirimler benim normalde ilk eklediğim ürün. Bu son eklediğim ürün. O yüzden dolayı benim buradaki listle ilgili yazmış olduğum credit'ta eksiği silerek yerine artı yazacağım. Ve bana tüm sıralamayı görmüş olduğumuz gibi değiştirdi. Evet, artık kategorilerle ilgili bölümümüzde tamam. Bakın, üzerine tıkladığımız zaman artık opacity ile ilgili bir bölümümüz var. Tabii ki biz buraya tıkladığımız zaman bu şekilde olacak ve başka bir sayfaya yönlendirecek. Ama şu an için genel olarak sayfamızın tasarımını yani kategorileri bölümümüzü yaptık. Daha sonra oraya yine eklememizi yapacağız. Evet, şimdi biz de aynı şekilde Getter'de olmuş olduğu gibi şu şekilde bir menüler ekleyerek devam edeceğiz. Bunun için React Navigation kütüphanesine geldiğimiz zaman yan tarafta Bottom Tabs diye bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman burada diyor ki arkadaşım diyor, benim çalışabilmem için diyor öncelikle bu kütüphaneyi ve bunu yüklemen gerekiyor diyor. Hemen bu ikisini yükleyerek başlayacağım. Hemen projemi durduruyorum. Daha sonra diyeceğim ki native ve bottom tabs diyerek buradaki yazmış olduğu gibi aynı şekilde bunları yükleyeceğim. Daha sonra npm run android diyeyim, projem bir yandan derlenirken, yüklenirken ben de diğer işlemlerine devam edeyim. Burada diyor ki arkadaşım diyor, beni kullanacaksan diyor şu şekilde kullanabilirsin diyor. Şimdi normalde ben burada yazanları benim buradaki app.tsx sayfama gelip yapıştırırsam, bakalım şöyle gelip yapıştırırsam, evet, şuradaki home screen'i vesaire kaldırayım, hatta direkt bunu bu şekilde yapıştıralım. Daha sonra burada bunları yüklenmesi gereken kütüphaneleri olabilir. Şöyle bir CTRL ile kontrol edelim hepsini. Evet, yok gibi sanırım. Home screen settings diye bir ekranımız yok. Şöyle bir basalım bakalım ne olacak. Hemen şöyle geliyorum. Proje refresh diyor. Bir yenileniyor. Tekrar şöyle bir bakalım. Diyor ki arkadaşım diyor, beni kullanabilmen için diyor navigation container kullanman gerekiyor diyor. Buraya tekrar geliyorum. Bir tane navigation container yazıyorum. Ve bu tab navigator'ımı bunun içine aynı şekilde alıyorum. Tekrar yeniden baktığımızda bakın aşağı tarafa bir tane şu şekilde home yazısının gelmiş olduğunu gördük. Ve biz bunları tabii ki kendimize göre özelleştireceğiz. Kendimize göre özelleştireceğimiz için de burada ona göre bir yapı oluşturalım. Şimdi şöyle yapalım hemen. Bizim normalde burada bir status barımız vardı, hatırlarsanız. Yine aynı şekilde şu status barımız olsun. Şu taraf yine birleşikmiş gibi dursun. Auto'da dursun. Buradaki bu Tab Navigator kısmını da aynı şekilde bir tane komponent yapalım ve burada ona göre çağıralım. Çünkü bayağı bir şey yazacağız burada. Burası için karışmaması için bunu bir dosya şeklinde yapmak daha mantıklı olacaktır. Buraya hemen tekrar gelelim ve Navigator diyelim ve tekrar geleyim. Root Navigator ya da Button Navigator demek daha mantıklı olabilir. Button Navigator nokta tsx diye. rfne diyelim şu şekilde, rnf pardon, ve daha sonra bu Button Navigator'ı aynı şekilde geleyim buraya alalım. Evet, bunu kaydetmedim galiba. İsmini şöyle kaydediyorum. Evet, tekrar geliyorum. Bunu aynı şekilde buraya ekliyorum. Bunu buraya ekledikten sonra şöyle bir bakalım. Orada Bottom Navigator çıktı. Şimdi Bottom Navigator'ımıza yine biz aynı şekilde sayfalarımızı ekleyeceğiz. Burada olduğu gibi. Neredeydi daha yeni o sayfamız, kopyalamıştık. Evet, şunu şuradakini yine aynı şekilde yazalım. Evet, şöyle yazdım. Tekrar yeniden gelip uygulamamıza bakalım. Ne diyor? Tab'la ilgili diyor. Kütüphane yok diyor. Bununla Navigator'la ilgili olabilir, bakalım. Şöyle şuraya bakacağım. Bununla ilgili bir iki tane kütüphane. Şunu eklememiz gerekiyor. Tekrar geliyorum, bunu şuraya yazıyorum.
Daha sonra şunun kütüphanesi var. Bunu yüklüyorum. Tekrar uygulamamıza bakalım. Ekli olan home screen eksikmiş. Şunu şu şekilde yazıyorum. Tamam. Yeniden kaydettiğimiz zaman yine görmüş olduğumuz gibi buraya geldi. Şimdi teker teker bunları düzelterek devam edelim. Artık tasarımımız vesaire de burada zaten. Burada ufak tefek bir kayma sorunumuz var. Onları da halledeceğiz zaten. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Benim birkaç tane sayfam olacak. Bu sayfaları burada screenler bölümünde tanımlayalım. Öncelikle profil screen nokta tsx diyelim. Daha sonra buraya tekrar rnf profil screen şeklinde yazalım. Daha sonra tekrar geleyim gift screen nokta tsx rnf yine aynı şekilde bunu da yazalım. Bir tane daha vardı. Ne vardı? Ana saha arama ekranımız var. Bir de search screen nokta tsx diyelim ve rnfe şöyle yazalım. Tamam. Şimdi hemen burada aynı şekilde bu navigation işlemlerini burada tanımlayacağız. Şimdi bizim normalde burada bir tab screen'imiz var. Şöyle tekrar kopyalayalım birkaç tane. Evet. Burada bunların isimlerini doğru bir şekilde vermemiz gerekiyor. Daha doğrusu doğru bir şekilde değil. Bunların hepsi name'leri aynı olmamalı. Eğer aynı olursa birbirlerini tanıyamayacaklardır. Hemen buraya örnek olarak mesela search diyelim. Daha sonra profil diyelim. Ve bir de T'si büyük olsun bunun da standart uygun gidelim. Profil bir de gift diyelim. Aynı Getir'de olduğu gibi. Görmüş olduğumuz gibi 4 tane geldi. Şimdi biraz da onların ikonlarını da ayarlayacağız tabii ki. Sonra burada screen olaylarını hemen ayarlayalım. Diyeceğiz ki search screen, daha sonra profil screen ve daha sonra gift screen diyerek bunları ekleyelim. Artık ben bunlara bastığım zaman bakın tüm sayfalar arasında geçiş işlemimi yapabiliyorum. Şimdi hemen şöyle tekrar geleceğim. Bu arkadaşın birkaç tane options'ı var. Bunlar üzerinde çalışabiliriz. Diyeceğiz ki screen options tekrar parantez parantez süslü parantez daha doğrusu. Diyeceğim ki ismi root olsun ve daha sonra aslında buna gerek de yok, hatta hiç şey yapmaya da gerek yok. Şöyle yapalım biz. Ya da olsun, ismine root yazsın. Kullanmak istersek daha sonra. Şöyle bir tane süslü normal parantez ve süslü parantez açalım. Şimdi ben buraya bir iki tane ayar yapmak istiyorum. Şimdi benim bu ayarlarım şu şekilde olacak. Normalde benim buradaki bu arkadaşlar renk vermem gerekiyor. Aynı zamanda ben şuradaki şu home yazısını istemiyorum. Bu home yazısını istemediğim için şöyle bir şey var. Direkt bunu yazacağım. Bunu yazdığım zaman bana direkt bir hata mesajı verdi. Bakalım. Screen Options. Tekrar bir kontrol edelim. Evet, şu root'ların parantezleri ile ilgili sorun. Şunu tekrar gelelim. Evet, değiştirelim. Evet, şöyle pardon. Evet, şöyle tekrar gelip kaydedersem. Evet, üst tarafın bakın görmüş olduğumuz gibi gitti. Hemen buraya tekrar geleyim. Şimdilik yani bunu daha sonra tabii ki değiştireceğiz. Bu şekilde olmamalı normalde. Buraya bir view diyelim ve diyelim ki mt8 diyelim. Evet, şöyle en azından şimdilik bir boşluk verelim. Bu şekilde dursun. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Benim normalde buradaki renklere Getter'in renklerini kullanmak istiyorum. Aktifse şu an bakın bir açık mavi gibi bir renk var. Normalde ben burada Getter'in rengini kullanmak istiyorum. Bunun için buraya tekrar geleceğim. Aktif olana Tab Bar Active Tint Color diye bir seçenek var. Buraya daha önce Table CSS'de Getter'in kodunu kullanmıştım. Yine aynı şekilde geleceğim. Bu rengimi buraya ekleyeceğim. Evet, şöyle süslü. Tamam. Şimdi birazdan zaten bunlara ikon da ekleyeceğiz. İkon eklediğimizde daha belirgin olacaktır zaten. Şu an çok az bir şey belli oldu tabii ki ama ikonla eklediğimizde daha belli olacaktır. Onun dışında bakın şunların altında home, search, profil, gift gibi alanlar yazıyor. Ben bunları da istemiyorum. Bu yüzden dolayı tab var. Show label. Bunu da ben false yapacağım ki bunun altında bu yazılarda gözükmesin. Aynı Getir'deki gibi sadece ikonlar olsun isteyeceğim. Hemen gelelim bunların teker teker işlemlerini yapmaya. Şöyle tab screen'den enter atıyorum. Burada enter atacağım. Şöyle hizalayacağım. Evet, bunları bu şekilde yazarak devam edeceğim. Şimdi bunun options özelliğine geleceğim. Daha sonra bir süslü parantez açacağım. Ve burada tab bar. Evet, şöyle. Heh.
Evet, tab bar ikon tekrar parantez parantez. Süslü parantez diyeceğiz ve buraya color diyelim ve şimdi normalde bizim color rengimiz de şuradaki color'dan alıyor aslında. O yüzden dolayı bu color'u söylüyoruz. Yani sistem rengini almasını istediğim için buraya aynı şekilde geliyorum ve color diyorum ve tekrar buradan geleceğim. Bir parantez, tekrar bir parantez. İçinde ne yazmak istiyorsam, ne olmasını istiyorsam bunları teker teker söyleyeceğim. Şimdi bizim normalde şöyle, nerede o web sitesi, kapattım sanırım. Bakalım. Diyelim ki Expo Vector Icons. Bu siteye gelerek istediğiniz herhangi bir ikonu bulabilirsiniz. Mesela Home yazalım. Home yazdıktan sonra şu ikonu kullanmak istiyorum. Buradaki şeyi aynı şekilde gelip buraya kopyalıyorum. Ve daha sonra bunun kütüphanesi var. Şöyle direkt ekleyeceğim. Boyutları vesaire bu şekilde durabilir. Ama rengi benim color rengimin olmasını istiyorum. O yüzden bunu da buraya tekrar yazacağım. Tekrar gelip bir yerden bakıyoruz. Bakın ikonumuz artık buraya geldi. Ve aktif olduğu zaman bu şekilde olacak. Aktif değilse de bunun için de ekstra bir renk tanımlaması yapabiliriz. Biz şu an için herhangi bir renk tanımlamadık. Varsayılan olarak bu renk geliyor ama ben sadece şu an için yine bir tane renk tanımlayayım. Problem, yani göstermek amaçlı. Normalde bu renkte durabilir aslında. Zaten yakın bir renk kullanacağım ben de. Yine tint color diyeceğim ve burada diyeceğim ki işte gray diyebilirim ya da evet, virgülü unuttuk. Virgül de ekleyelim. Evet. Buraya tekrar geldiğimizde bakın bu aktif, bu değil. Tamam. Şimdi gelip bunları teker teker, hepsine teker teker tanımlamamız lazım. Şu options'tan yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Hizalarını hep bu tarzda gitmek istiyorum. Yani rahat okunaklı olsun istiyorum. Hemen tekrar geleyim, şöyle yapıştırayım. Ctrl Shift'e bas, aman Shift 9'a basayım. Hizalasın. Tamam. Buraya ben daha önce de ikonlarımı hazırladığım için şunu direkt gelip yükleyeceğim. Bu da search ikonu olması gerekiyor. Evet. Yine aynı siz üzerine geldiğimiz zaman yine aynı şekilde buraya da aynısından yapacağım. Şu options'tan kopyalayalım bir tane daha. Ve burası için de şöyle yine bir ikon ve bunu da şöyle ekleyeceğim. Shift 9'da hizalayalım. Tamam. Bir tane daha yine. Şu options'ta yine alıyorum. Evet. Görmüş olduğumuz gibi ikonlarımız, toplarımız artık tamam. Şimdi ben bir iki tane ufak sorunları var. Bunları da düzeltmek istiyorum. Şimdi biz normalde burada bir scroll vesaire bir şeyler kullandık. Bakalım. Şimdi normalde ben şu yukarıdaki şu adres bölümünün sabit olmasını istiyorum ama diğer bölümlerin scroll'da kaymasını istiyorum. O yüzden dolayı bizim burada tanımlamış olduğumuz neredeydi? Ana sayfamızda. Evet, home screen'imizi şöyle bulalım. Biz burada normalde bir scroll view kullandık. Biz bunu bu şekilde kullanmayalım. Biz şöyle yapalım hemen. Buraya tekrar geleyim. Şu şekilde bir parantez aç kapa yapayım. Ve şöyle bunu bu şekilde tanımlayalım. Ve tekrar geleyim. Buraya bir tane view tanımlayayım. Ve bu view'ın içine de benim bu header main'imi aynı şekilde ekleyeyim. Diğer alanların burada kalsın. Bu view alanı sabit olacaktır ama scroll view kısmında bu iki tane alan esneyecektir. Yani bakın üst taraf sabit, aşağı taraflar görmüş olduğumuz gibi esniyor. Bunları da ne yaptık? Bu şekilde ayarlamış oluruz. Aynı Getter'de olmuş olduğu gibi. Diğer sayfalarımızda zaten yavaş yavaş hem tasarımlarını yapacağız hem de backendleriyle API'lerle iletişimlerini kurarak devam edeceğiz. Evet, Getter'de normalde şu an orta tarafta bir tane tuş var. Normalde işte getir yemek, işte getir araba gibi çeşitli bölümler var. Biz de yine ortadaki tuşu aynı şekilde oluşturalım. Belki başka şeyler ekleriz ama şu an en azından tasarımımız da aynı şekilde olsun istiyorum. Bunun için tekrar geleceğim buraya. Yeni bir tane dosya oluşturacağım. Dosyamın ismi custom bar navigation olsun. PSX, tamam. Yine RNF diyeceğim. Şu şekilde, tamam. Şimdi normalde biz zaten burada bir top screen uyguladık. Yine aynı şekilde şu search'ten sonra tam ortaya gelecek. Çünkü buradan bir tane daha kopyalıyorum. Burada options bölümüne bu sefer şu şöyle yapacağım. Diyeceğim ki component yine search screen'e gitsin. Problem değil. Tab bar buton, burada bir ikon göndermeyeceğim bu sefer. Bu sefer göndereceğim şey, hatta color'a da ihtiyacımız yok. Color'u da göndermeyebiliriz. Burada direkt söyleyeceğim şey benim yazmış olduğum
custom bar navigation'ı bana getir diyeceğim. Bunun içinde değerlerimiz vesaire bir şeyler göndermek isteyebiliriz. O yüzden dolayı direkt buraya props vesaire diyebiliriz. Ama şu an için tanımlayacağım herhangi bir şey olmayacağı için sadece direkt custom bar navigation diyerek bu arkadaşı buraya yazacağım. Bana şu an ne diyor? Screen diyor, search diyor. Şundan hemen ismini değiştirelim. Getir diyelim mesela buraya. Evet, görmüş olduğumuz gibi ortaya geldi. Şimdi ben aynı şekilde burada bir tasarım yapacağım. Tasarımımızda normalde burada kullanmış olduğumuz şu torchlardan yine aynı şekilde kullanabiliriz. Hemen tekrar diyelim ki torch able opacity şu arkadaştan. İçinde bir tane ikon olmasını istiyorum. İkon için şöyle bir ikon bulmuştum. Bunu kullanacağım. Şunları şöyle düzelteyim ve şunun şu kütüphanesini yükleyeyim. Yine aynı şekilde siteden siz de istediğiniz bir ikonu bulabilirsiniz. Şu şekilde bir sarı renk ekliyorum. Şuradaki sarı rengin aynısı aslında. Bunu da Canva ile birlikte aldım işte tam olarak rengi neyse diye baktım yani. O yüzden dolayı tam olarak aynı sarı renkte. Şimdi ben bunu çevresine yine mor renkte bir background oluşturacağım. Birazcık böyle tam ortalayacağım. Buna göre bir şeyler ayarlayacağım. Tekrar yeniden buraya geleyim. Bir class name diyelim ve diyelim ki bir tane border white diyelim. Daha sonra ikilik bir border ekleyelim. Daha sonra rounded full diyelim ve background'u getir color olsun diyelim. Şu şekilde oldu. Bunu birazcık daha düzeltelim hemen. Öncelikle bir padding 2 verelim. Daha sonra H14 ve 14'lük bir alan yapalım. Güzel gibi. Sanki ortalama ile ilgili falan birazcık sıkıntısı var. Birazcık yukarı almak istiyorum. Eksi mt3 diyeceğim. Şöyle yukarı aldım. Aslında ortalaması vesaire de iyi ama biz yine de buna bir justify start ve item center dersek daha da iyi olacaktır. Evet, şöyle birazcık daha kaydı. Tam ortada oldu hatta. Onun dışında sanırım başka ekleyeceğim bir şey yok. Buraya artık tıkladığımız zaman normalde diğer menülerin açılması gerekiyor. Tabii bizde şu an için öyle bir menü yok. Büyük bir ihtimalle yapmayız. Ama en azından tasarım olarak da yine burada dursun ki güzel bir görünüm katsın. Evet, şimdi Stack Navigator'ı kullanacağız. Bununla birlikte sayfamıza bir tasarım yapacağız. Yani daha doğrusu şunu yapacağız. Normalde şöyle tekrar gelelim. Normalde getirin ilk başta sayfasına girdiğimizde şöyle sayfanın tam ortasında mor üzerinde sarı yazısıyla getir yazan bir yazı olur. Ve aynı şekilde tekrar baktığımızda diğer sayfalara geldiğimizde aramaya bastığımızda mesela burada işte bir geri butonu olur. İşte ortada bir şey yazar. Burada sepetin toplamı yazar. Daha sonra sepet sayfası birazcık daha farklıdır gibi çeşitli birkaç tane bizim yukarı header yapmamız gerekiyor. Bunun için kullanacağımız şeyin ismi Stack Navigator. Bunu nasıl kullanacağız? Daha önceden zaten bununla ilgili Navigation Stack'ı yükledik. Burada bize örnek olarak bir iki tane kod vermiş. Diyor ki arkadaşım demiş, beni kullanacaksan bu şekilde kullanabilirsin demiş. Beni eğer ki işte düzeltmek vesaire bir şeyler istiyorsan demiş, işte şekillendirmek istiyorsan demiş, dokümantasyonda uzun uzun bir yerlerde yazmıştır. Options diye bir özelliği var. Şöyle birkaç tane bakalım, yazalım, çıkacak mı? Hemen göstermeye çalışacağım daha önceden bildiğim için. Evet, şöyle tekrar bakalım. Style options değil. Tekrar şöyle bakıyorum. Evet, şu şekilde options. Burada sadece title özelliği kullanılmış ama header title, daha sonra header style gibi çeşitli özellikleri var. Şimdi biz de yine aynı şekilde bunları kullanacağız. Bununla ilgili isterseniz dokümantasyonu daha fazla karıştırabilirsiniz ya da örneklere yine aynı şekilde bakabilirsiniz. Zaten biz burada hemen hemen bu header ile ilgili tüm örnekleri yapmış olacağız. Yani şimdi eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi normalde benim burada bir navigation'ım var ve bunun için yeniden bir tane header diye bir klasör ekleyeceğim ki toplu bir şekilde dursun. Daha sonra ana sayfam için yapacağım şey farklı olacağı için buraya home navigator.tsx diyeceğim. Daha sonra rnf diyeceğim ve burada tanımlayacağım. Şimdi bizim normalde burada bottom navigator'ın içinde home screen kullanmıştık. Burada artık bunu kullanmayacağız. Burada artık yazmış olduğumuz home navigator'ı kullanacağız ve bunun içinde de home screen'i kullanacağız. Normalde şöyle tekrar gelip bakacak olursak bakın, şöyle tekrar şuraya tıklayayım. Burada diyor ki arkadaşım diyor, beni kullanacaksan şu şekilde kullanman gerekiyor diyor. Burada zaten screen'i kullanıyoruz. Diğer tarafta screen'i kullanırsak alt alta oluyor. O yüzden birinde screen'i kullanmış olacağız. Diğerinde navigator kullanmış olacağız ve bunlar ikisini birleştirerek bunun option özelliğiyle birlikte kullanmış olacağız. Hemen şuradakini yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum home navigator'ıma. Daha sonra
Şöyle hizalayalım ve bunu kendimize göre değiştirelim. Tabii ki bunun şu şekilde iki tane de kütüphanesi var. Bunları da yine aynı şekilde ekliyorum. Burada name kısmına home diyelim. Burada bottom navigator'da da eğer home yazıyorsa ikisi aynı olduğu için bize sürekli hata mesajı verecektir. Küçük home şeklinde yazalım, problem değil. Onun dışında burada component kısmına home screen diyeceğim. Daha sonra bottom navigation kısmına da geleceğim. Home navigator diyeceğim. Evet, bunları bu şekilde yazıyorum. Sonra bizim şunlarla artık bir işimiz yok. Bunları silelim. Şimdi tekrar şöyle geliyorum. Evet, şöyle. Burada şimdi bir options bölümü yapmaya çalışacağım. Şöyle bir tasarımımıza gelip bakalım. Bakın yukarıda şu an görmüş olduğumuz gibi bir home yazısı geldi. Şimdi bunu arkadaşı nasıl düzelteceğiz? Normalde bizim buraya yazmış olduğumuz home'a göre geldi. Bakalım tekrar yazalım. Görmüş olduğumuz gibi. Burası problem değil. Biz zaten tekrar içinde bir title vesaire bir şeyler tanımlayacağız. Hemen tekrar geliyorum, burada options diyeceğim ve options'ın içine bir tane daha süslü parantez açacağım. Ve diyeceğim ki header stil ve burada da background color, benim Getter'in rengini buraya yazmam gerekiyor. Yani mor rengini yine aynı şekilde buraya yazacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi oldu. Şimdi ben bu arkadaşı ortalamak istiyorum. Tekrar buraya geleceğim. Diyeceğim ki header. Evet, burası değil, pardon. Yine şeyin içinde söyleyeceğiz. Özür dilerim. Buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki header title allergen. Buna tekrar geleceğim ve diyeceğim ki center. Bunu da ortaladık. Şimdi ben bu oranın yanına getter'in şeyini koymak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Tekrar geleceğim, buradan bir virgül. Header title alanı için header title alanı için şöyle parantez, şöyle, evet, bunun içine ne istiyorsam artık yapabiliyorum. Şuraya tekrar bir view açacağım. İstediğim ne varsa burada söyleyeceğim. Normalde bizim bununla ilgili zaten bir şeyimiz var, logomuz var. Bu logoyu kullanacağız. Hemen şuraya tekrar bir image diyorum. Resize mode diye bir özelliği var buranın. Buna contain diyelim ve stil özelliğine eşittir şu şekilde, ya da stil değil de şey de diyebiliriz. Class name diyelim ve 5, acaba kaç pikseldi? Şöyle 20 diyelim. Bu kaç pikselmiş mesela? 80 pikselmiş. 18'li kaç pikselmiş? 18 yokmuş. 16'sı kaç pikselmiş? 64 piksel. Tamam. Daha sonra H içinde şöyle tekrar bakalım. Şunlardan birini seçelim. 3 kaç pikselmiş? 12 pikselmiş. Şöyle 6 dersem ya da 8 dersem tamam. Şu şekilde tanımlayalım. Sonra bunun source özelliğine benim resmimin yolunu söylemem gerekiyor. Bunun için tekrar geliyorum. Require parantez ve nokta 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 bir tane daha sanırım. Bakalım. Evet, şurada fazla oldu. Access diyeceğim. Access'in içindeki logo nokta png'yi buraya ekleyeceğim. Evet. Görmüş olduğumuz gibi birinci alanımız tamam. Şimdi aynı şekilde diğer alanlarımızı da yapacağız. Şimdi diğer alanlarımızda ne olacak? Birinin burada geri butonu olacak. Sepet işlemi olacak. Birinde de sepet ekranı aynı şekilde düşünebiliriz. Burada bir silme butonu olacak. Burada da işte kapatma ekranı olacak. Onun dışında başka ne olabilir? Buradaki getir yazısı sabit kalabilir ya da bu getir yerine profil sayfasının ismini yazdırmak isteyebiliriz. Bu senaryoları düşünerek de diğer navigator'larımızı oluşturacağız. Evet, şimdi ana sayfamıza yapmış olduğumuz gibi diğer sayfalarımız için de yine bir header tasarlayarak devam edelim. Hemen tekrar geliyorum buraya. Diyeceğim ki işte standart navigator diyelim. Evet. Şimdi bu Home Navigator'ın hemen hemen aynısı olacak. Tabii ki değişiklikleri de olacak. Şimdi öncelikle şuranın ismini düzelterek başlayayım ve daha sonra üzerinde konuşmaya başlayalım. Şimdi mantıken benim normalde diğer sayfalarım için bir getir ikonu ya da burada işte hangi sayfadaysam search yazabilir, işte profil yazabilir, sayfanın ismini yazabilirim burada. Şurada bir geri butonum olabilir. Burada da benim sepetim olacaktır. Yani normal getirde olduğu gibi. Şimdi biz de yine aynı şekilde bunları teker teker yaparak devam edelim. Şimdi normalde standart navigator
diye ismini değiştirdik ve yukarıdan aşağı bakarak gidelim. İşte bizim burada mantıken olması gereken screen sayfamız birden fazla. O yüzden dolayı kullanıcı burada istediği screen'i seçebilmeli. Screen'i seçebildiği gibi o zaman yani screen eğer değişiyorsa name de değişebilmeli. O yüzden bunlara uygun bir tane ne yazmamız gerekiyor? Interface yazmamız gerekiyor. Hemen tekrar geliyorum buraya. Interface standart navigator props diyelim, bir süslü parantez ve buraya bir komponent ekleyelim. Eşittir pardon şöyle React component type ve türü any olacak. Daha sonra name alanımız olacak ve string diyeceğim. Daha sonra ben bu ortadaki alan için bir logo alanı yapacağım ve diyeceğim ki boolean yapıda diyeceğim. Eğer ki logo eklenmişse o zaman logoyu gösterecek ama eklenmemişse ve bir text title varsa o zaman da bana ne yapacak? Bu da zorunlu olmasın. Buradaki yazan text title'ı gösterecek. Bunları bu şekilde ne yapacağım? Tanımlayacağım. Sonra tekrar gelelim buraya aynı şekilde ve bunları yazalım. Ekleyelim. Ctrl Space ile bunları hızlı bir şekilde ekliyor. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi gelelim bunları yerlerini hemen eklemeye. Tekrar geliyorum buraya bir süslü parantez. Buraya name alanı diyorum. Ve buraya da komponent alanı diyorum. Şimdilik bu yazdığımız bölümleri aynı zamanda test edelim. Şimdi bizim normalde şu search sayfası üzerinde test edebiliriz. Hemen bu search sayfama geliyorum. Normalde bizim şu şekilde bir ifademiz var. Pardon. Şöyle top screen'i bu şekilde kapatmışız. Normalde bu değil. Evet şöyle yapayım. Normalde bu şekilde değil şu şekilde kapatalım. Yani normal bir butonmuş gibi kapatalım. Ve bunun içine bu komponenti silip burada Children özelliğine yazarak devam edelim. Children özelliğine de tekrar şöyle bir süslü parantez açıyorum. Bir parantez açıyorum. Ve burada şu şekilde tanımlıyorum. Burada benim navigator'ımı pardon şöyle standart navigator'ı bana getireceksin. Ve bunların props'ları var. Komponent için işte buradaki normalde search screen'de yine aynı şekilde search screen eklemek istiyorum. Onun dışında name alanı için search yazsın. Küçük yazsın. Çünkü daha sonra biz buradaki bu name alanlarıyla aslında navigation işlemlerimizi yapacağız. Geri ve ileri gelme işlemleri gibi bölümleri ekleyebiliriz. Bir sayfaya yönlendirme işlemi yapabiliriz. Ve burada da şu an için sadece logo alanım gelsin istiyorum. Evet bekliyorum. Güncellemesi 1-2 saniye sürecek. Evet görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi ben buraya tekrar gelip text title dersem logoyu kaldırırsam ve buraya search dersem ve buraya search'ün gelmesi gerekiyor. Bakalım. Pardon gelmeyecek herhangi bir şey. Zaten bunları yazmadık biz sadece şu an ekledik. Hatta bunu da görmüş olduğumuz gibi gitmedi. Karıştırdım orayı şu an. Evet normalde şu an bu şekilde. Şu an bunların birbirinden farklı olduğunu anlamak için şöyle yapalım. Şurayı direkt sadece siyah çevireyim. Tekrar buraya gelelim. Görmüş olduğumuz gibi. Şimdi biz bunlara teker teker aynı şekilde stillerini yazarak devam edeceğiz. Şimdilik ben tekrar bunu mora çevireyim ve burada aynı durumları yazalım. Şimdi normalde bizim header title'ımızda bir view'umuz var ve burada diyoruz ki bu logoyu göster. Normalde benim logo alanım eğer ki varsa bunu gösterecek ama yoksa o zaman bana diğer teksti göstermesi gerekiyor. Bunun için tekrar geliyorum buraya. Şöyle bir süslü parantez açıyorum ve diyorum ki logo. Ve parantez içinde bu image'i bunun içine taşıyorum. Sonra burada diyorum ki eğer ki logo değeri verilmemişse yani false'sa o zaman bana text değerini verebilirsin diyeceğim. Hemen şöyle diyelim ki bir tane text açalım. Ve şöyle text title yazalım. Evet şu an herhangi bir şey vermedi. Buraya tekrar geliyorum. Bakın iki değer de boş. Buraya hemen bir text title diyelim. Diyelim ki buraya search. Evet görmüş olduğumuz gibi yazdı. Hemen bu arkadaşa bir class filan bir şeyler verelim. Text'im white olsun öncelikle. Ups, bu neden karıştı? Evet text'im white olsun öncelikle, font'un semibold olsun. Bir de text'in LG olsun diyelim.
Evet, şunları şu şekilde yazalım. Evet, güzel. Tekrar buraya geleyim. Bu arkadaşı buradan ya da kalsın, problem değil. Buraya tekrar gelip logo yazayım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu alan tamam. Şimdi bizim normalde header title alanımız tamam. Şimdi normalde bir tane left ve bir de right alanları var. Ben yine sıralarını bozmak istemediğim için bu şekilde yazacağım. İsterseniz buraya virgül yazıp alta devam edebilirsiniz. İkisini de oraya yazabilirsiniz ya da sırasını bozmamak için benim gibi header, öncelikle left alanımız gelecek. Left diyeceğim yine. Şöyle bir parantez ve bunun bittiği yere şöyle virgülle burada left alanımı tanımlayacağım. Left alanımız için bir tane touch touchable opacity kullanacağım ve bunun içine de bir tane ikon ekleyeceğim. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bana bir geri ikonu lazım. Daha önceden hazırlamıştım zaten. Direkt bu ikonu kullanacağım. Hemen şöyle yapıştırdım ve buraya da şöyle yapalım. OnPress özelliği ekleyeceğim. Ve bu OnPress özelliğe de içinde bir navigation tanımlamam lazım. Const navigation eşittir use navigation diyelim. Şu parantez aç kapat. Burada tekrar geliyorum. Eşittir navigation nokta navigate, pardon, navigation nokta go back diyelim biz direkt. Geri sayfaya yönlendirsin. Burada ikonumuzu da yine aynı şekilde ekledik. Şunu da şöyle yazalım ve bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, şuraya geldi. Burası black değil white olsun. Onun dışında bu arkadaşa tekrar geleyim, bir class name diyelim ve M2 diyelim. Evet, şu arkadaşlar şöyle kaydırmış oluyor. Evet, bastığımız zaman görmüş olduğumuz gibi geriye gidiyor. Şimdi aynı şekilde buraya bir de ne ekleyeceğiz? Sepet işlemi ekleyeceğiz. Bunlarla işimiz yok zaten. Bunları şöyle kapatabiliriz. Evet, şuradan tekrar bir virgül ekliyorum. Ve şöyle yapalım. Diyelim ki header right diyelim. Tekrar bir parantez şöyle. Evet. Parantez tamam. Buraya diyelim ki yine aynı şekilde touchable opacity diyelim. Burada normalde bunu yine de aynı şekilde bunu da bir sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. Ama şu an için bizim tanımlamış olduğumuz öyle bir sayfamız yok yani. Aslına bakarsanız ayarlayabiliriz tanımlanması için, yani yönlendirmek için. Şimdilik olmazsa ana sayfaya yönlendirelim. Daha sonra bunu car screen sayfamıza yönlendiririz. Şöyle hemen diyelim ki on press yine aynı şekilde. Tekrar parantez. Navigation nokta navigate ve buraya da home diyeceğim. Bu home neredeki home? Şuradaki home. Buraya yönlendiriyoruz. Sonra tekrar geliyoruz. Bu arkadaşlara bununla işimiz bitti. Buraya bir class name yazalım. Diyelim ki background'um white olsun. Padding 2, margin 2, büyüklük olarak şöyle bir şeyler söyleyeceğim. Flex row, rounded rounded x large, item center, justify center diyelim. Evet. Sonra bunun içine bir tane image ekleyeceğim. Kütüphanesi yüklüymüş sanırım. Tamam. Evet. Bunun source özelliğine diyeceğiz ki require ve benim eklemiş olduğum sepetle ilgili bir tane resmim var. Bunu söyleyeceğim. Burası mı? Asset geldim. Evet, assets'in içinde kart nokta png. Evet, şuraya görmüş olduğunuz gibi geldi. Bu resmin tabii ki boyutu da birazcık büyük. V5'e P7 P2 diyeceğim. Evet, şuraya geldi. Şimdi bunun yanına bir de aynı zamanda fiyat yazdırmamız gerekiyor. O yüzden tekrar bir view ve bunun içine de bir tane text tanımlayacağım. Şu şekilde text'i kopyalayacağım. Şöyle bir TL özelliği var çünkü şeyin içinde. Unicode'da şöyle, evet, düzelteyim şunları. Tamam. Evet, şöyle tekrar girip bakalım. Evet, bunu yazdım.
Şimdi bakın. Şimdi şöyle tekrar geleceğim. Üzerine geldiğim zaman bakın birazcık şekli bozuyor. Az bir şey bu arkadaşı düzeltebilmek için. Aslında tam profesyonel yapmak için birazcık daha fazla uğraşmak gerekiyor aslında ama ben şimdi en azından birazcık daha düzeltmek istiyorum. Flex call diyeyim. Background. Şöyle bir rengi varmış arka planın ya da resmi ona göre tekrar ayarlamamız gerekiyor. Şöyle yapacağım. H7 item center justify center. Evet, şu an birazcık daha iyi. Az bir şey görmüş olduğumuz gibi şu dışarı taşan gölgelerle ilgili bir sıkıntımız var. Aslına bakarsanız onu da şunu deneyeceğim. Bir border 2 diyelim. Evet, pek yemedi, vazgeçtim. Yese şey yapacaktım normalde. Rounded X large diyelim tekrar. Evet, olmadı. Dış çerçeveden kaynaklı birazcık şey oldu. Duruma göre birazcık daha uğraşılarak tam profesyonelde getirebilir. Şöyle az bir şey bir şey durumu var. Tekrar bir buton tasarımı yapılabilir ama şu an için işimizi görüyor. Buna tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi ana sayfamıza gidiyor. Artık search sayfamızda bu şekilde bir alanımız var. Şimdi yine aynı şekilde bunu diğer sayfalara da tanımlayalım. Oralarda da yine bir şeyler olsun. Şuradaki şu butona dokunmayalım. Şu diğer arkadaşlar için tanımlama yapalım. Profil sayfası için yapacağım mesela. Şöyle geleyim, şunu kapatayım. Bunun içine yazayım. Şunları şuradan şöyle sileyim. Burada en önemli şey name özelliği. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Diyelim ki profil küçük harfle yazsın. Ve buraya da profil screen diyelim. Ve buradaki bu komponenti kaldıralım. Evet, profil sayfamıza geldiğimizde burası da tamam. Burada da mesela text title search yazmasın. Logo alanımız gözüksün. Ya da şöyle yapalım, pardon. Logoyu silelim burada. Burada desin ki profil desin. Tamam. Evet, getir. Hatta şurada search alanında da mantıken logo gözükmesin. Sadece şey gözüksün. Tamam. GIF alanında da yani şu alanda da GIF yazmasın, şey yazsın. Sadece logo alanımız yazsın mesela. Şunlardan da şöyle bir tane daha kopyalayayım. Evet, şöyle. Şunu şuradan şöyle geliyorum tekrar. Yapıştırdım. Şöyle sildim. Bunları sildim. Profil screen değil, gift screen. Bunu siliyorum. Şunu şöyle düzeltelim. G'si küçük olsun. Tamam. Burada da logo alanım gözüksün istiyorum. Şöyle yapalım. Logo. Tamam. Evet. Bunu da bu şekilde ne yaptık? Ayarlamış olduk. Şu hangi sayfaymış? Search screen'miş. Tamam. Bakayım. Ha bu bir yere gitmiyor, pardon. Burası tamam. Bu da tamam. Evet. Sayfalarımızın genel olarak header'larını vesaire bu şekilde ayarlamış olduk. Bir de aynı şekilde card screen sayfası oluşturarak aslına bakarsanız buraya card screen'e tıkladığımız zaman yani buna tıkladığımız zaman card screen'in gelmesi gerekiyor. Burada mantıken bir X olur. Burada işte yine getir ikonu olur. Burada da sepet tutarı değil de bir çarpı işareti olur. Buradaki tüm verileri silebilmek için. Bunları da yine aynı şekilde tasarımını yaparak devam edelim. Evet, şimdi yeni bir screen oluşturarak devam edelim. Normalde bizim screenlerimiz buralarda bir linkleri vardı. Şimdi normalde biz bunları nasıl tanımladık? Şöyle bir bakalım. Bottom Navigator dedik ve burada header'larımızı da bu şekilde söyledik ve screenlerimizi burada bu şekilde kullandık. Şimdi biz screen'imizde yine aynı şekilde buradan tıklandığı zaman gitmesini istiyoruz ve biz burada normalde Bottom Navigator'da bu arkadaşlar burada ne yaptık? Söyleyerek çağırdık. Ama şimdi biz bunu bottom'da göstermek istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Onun için tekrar buraya öncelikle geliyorum. Bir tane card screen nokta tsx diyeceğim ve bunu bu şekilde oluşturacağım. Bunu oluşturduktan sonra bunu eklemem gereken bir yer var. Tabii ki benim normalde burada bir bottom navigator'ım var ama ben bu bottom navigator'ın içindekileri başka bir şeyin içine toplu bir şekilde ekleyebiliyorum. Yani şunu yapacağım. Navigators klasörü tekrar içine yeniden geleceğim. Diyeceğim ki app navigator, yani artık benim tüm hepsi bu app navigator'ın içinde olacak. Bu app navigator'ın içinde olurken de yine buradaki daha doğrusu buradaki değil, kullanmış olduğumuz bu header'da vesaire yazmış olduğumuz bu Stack Navigator'ı kullanacağız. Bunun için de tekrar yeniden geliyorum. Şu arkadaştan kopyalayacağız. App Navigator'ın içine şöyle geldim. RNF dedim ve şuradaki şu arkadaşı yine aynı şekilde kopyaladım.
Normalde aslında bizim burada yapmış olduğumuz şeyler de öyle de birleştirmek için bottom'ı kullanmıştık. Yine aynı şekilde burada tekrar bir birleştirme işlemi yapacağız ve bottom navigator'ı burada kullanacağız. Burada diyeceğim ki stack screen ve burada home bölümüne bottom tabs diyeceğim. Ve component kısmına da bottom navigator diyerek ekleyeceğim. Sonra eklemek istediğimiz yeni screen'imizi buraya yazabiliriz. Diyeceğiz ki kart screen ve buradaki ismi de kart olsun ki ben buna kart ismiyle rahat bir şekilde erişebileyim. Daha sonra app navigator'ımı artık geleceğim burada app.tsx'ini de çağıracağım ve bu arkadaşı buraya yükleyeceğim. Bununla artık bir işimiz kalmadı. Tekrar bunu hemen test edebilmemiz için standart navigation sayfamıza gelelim ve bizim burada bir tane home yazmış olduğumuz yer vardı. Buraya artık kart diyeceğiz. Neden kart diyeceğiz? App Navigator'da bunun name'ini kart olarak tanımladık. Hemen tekrar geliyorum burada bakalım. Şimdi herhangi bir yerdeyim. Bu arkadaşa tıkladığım zaman build etmedi galiba. Şöyle tekrar bir projemi hemen durdurup yeniden bakacağız olmazsa. Ya da yanlış yerini değiştirmiş olabilirim. Bakalım burası neresi? Right. Right. Evet, hemen projemi durdurup yeniden başlatacağım. Evet, neredeyse yüklendi. Şimdi hemen şöyle tekrar yeniden kontrol ediyoruz bakalım. Standart Navigator'ın içine geldik. Kart diye bir navigator. Önceden home'du. Kart dedik ve bu şekilde yazdık. Bakın bir şeyi atlamışız. O yüzden dolayı demek ki bize sıkıntı yaratmış. App Navigator'ımızda bakın stack'la ilgili herhangi bir şey yok. Normalde yine aynı şekilde gelip benim bunları buraya yazmam gerekiyordu. Demek ki daha yeni de hata aldığımız için bunları yapamamışız. Tekrar yine aynı şekilde bunları yazıyorum. Y'den tekrar gelip projeme bakacağım. Evet, yukarı görmüş olduğumuz gibi bottom tabs seçeneği gibi seçenekler geldi. Çünkü biz şu an bottom tabs'ın içindeki bir yerlerdeyiz. Tekrar gelin bu arkadaşa tıklayalım ve üst tarafta kart yazdı. Evet, güzel. Şimdi biz normalde diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi standart navigator'ımızdaydı. Sanırım yok, değilmiş. Nerede o zaman? Bottom navigator'ımızdaki yapmış olduğumuz gibi şu arkadaşla yine gizleme işlemini yapabiliriz. Hemen şuraya tekrar gelelim. Burada pardon, şu kısma gelelim. Buraya diyelim ki options. Screen options ve tekrar içine bir süslü parantez. Bu arkadaşı yazarsam görmüş olduğumuz gibi her iki tarafta da gizlendi. Şu an biz normalde hangi sayfadayız? Give screen sayfasındayız. Buraya tıkladığımız zaman kart screen sayfasına geliyoruz. Şimdi bunların ikisi birbirinden ayrı sayfalar olduğu için ve bunun içinde zaten herhangi bir header tanımlamadığımız için bunun içine bir header tanımlayarak devam edeceğiz. Şimdi normalde biz burada component yani biz buraya normalde bir options yazarak yine aynı şekilde diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi yapmayı deneyebiliriz ama çoğu zaman sıkıntı oluyor. O yüzden dolayı bizim yine burayı bir şey gibi düşünerek, screen olarak düşünerek bunun içinde tasarımımızı yapmak daha mantıklı olacaktır. Şu an test etmek amaçlı direkt şuradaki şu arkadaşı bir kopyalayalım ve daha sonra kendimize göre yeniden bir tane şey yazalım. Bu neredeydi? Burada şu bottom. Evet, şunlardan şöyle bir tanesini gelip kopyalayayım ve buraya yapıştırayım. Tekrar gelip şu arkadaşı şöyle yükleyelim. Daha sonra sileceğiz. Tekrar bakalım. Search screen'i bulamadığını söylüyor. Bizim buradaki sayfamızın ismi normalde ne olacak? Kart screen olacak. Text title'da da kart yazsın mesela. Tekrar şöyle yeniden bakalım. Şöyle tekrar geliyorum. Tıkladım. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu da çalışıyor. Şimdi kart screen'in sayfası birazcık farklı olması gerekiyor. O yüzden dolayı tekrar header bölümüne geleceğim. Kart navigator .tsx diyeceğim. Daha sonra yine rnf, tamam. Standardın aynılarını da yine kopyalayabiliriz ama standardın içindeki şeyler biraz fazla gereksiz. Mesela biz bu komponent vesaire kullanmamız gerekmiyor ama şu navigator'ı aynı şekilde kopyalayıp tasarımını kendimize göre değiştirmemiz daha mantıklı olacaktır. Hemen şu arkadaşı şöyle kopyalıyorum. Daha sonra Use Navigation'a ihtiyacımız olacaktır. O yüzden dolayı yine aynı şekilde gelip bunları buraya söylüyorum. Bu arkadaşın herhangi bir props vesaire alması gerekmiyor. Name alanı için burada diyelim ki kart detail diyelim. Mesela component bölümü içinde ne diyeceğiz? Kart screen'i burada açması gerekiyor mantıken. O yüzden dolayı kart screen'i açacak.
Background kısmı böyle. Header left bölümünde şu şekilde chevron left var. Biz burada chevron left değil. Şöyle tekrar gelelim. Nerede bu arkadaş? Şöyle bir geri gelelim. Biz burada bir tane X kullanalım. X yazsam ne gelir? Gelir mi? Gelmedi. Exit diyelim. Şöyle bir bakalım. Exit'ta da gelmedi. Close diyelim bakalım ne gelecek. Evet, şu close ikonunu yine aynı şekilde burada kullanalım. Tekrar geliyorum, şöyle bundan yapıştırayım. Daha sonra şunun kütüphanesini yükleyelim. Class name'i onPress'i, evet şöyle, daha doğrusu onlarla bir işimiz yok. Şöyle yapmak daha kolay olacaktır. Sadece burada color yerine white diyelim. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Şimdi tekrar yeniden gelip baktığımız zaman şurada artık bizim kart sayfasındayız ama onu yüklemedik tabii ki. Bir yandan da bunu ekleyelim, tasarımımız ne oluyor onu da görelim. Zaten herhangi bir şey almayacak. Kart Navigator diyelim ve bu arkadaşı şöyle ekleyelim. Yeniden şöyle bir baktığımız zaman Use Navigation kütüphanesini yüklemediğimizi söylüyor. Ctrl Space ile şunu yüklüyorum. Tekrar yeniden gelip kontrol ediyoruz. Tıkladık. Stack'ı yüklemediğimi söylüyor şimdi de. Evet. Oluyor bazen böyle şeyler. Stack. Şurada. Daha sonra pardon, orada değilmiş. Şurada. Ve bununla ilgili bir de şunu yine aynı şekilde ekliyoruz. Tekrar gelip bakalım. Evet, şunu da yüklememişiz. Başka image'i yüklememişizdir. Text'i yüklememişizdir. View'u yüklememişizdir. Bunları şöyle yükleyelim. Şu an için hatta almayalım. Evet, sanırım başka bir şey kalmadı. Tekrar geliyorum, hepsine teker teker bakıyorum. Evet, logo ile ilgili bir şeyler söylüyor. Logo ve kartla ilgili. Şimdi bunların konumları ile ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. O yüzden dolayı bunlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi orta tarafta aslına bakarsanız logo mu olsun? Yok. Logo olmasın hiç. O yüzden dolayı logoyu vesaire, logonun pardon yok gerçi. Logoya da ihtiyacımız yok. Zaten sadece bize burada bir text title yazısı, text title de olmayacak gerçi burada. Sadece sepetim yazısı yazsın. Başka aşağı doğru şöyle tekrar inelim. Burada navigate kart diyor. Normalde bizim burada onPress özelliğini direkt silelim. Normalde bu arkadaşın silme işlemi yapması gerekiyor. Şuradaki şunları vesaire de sileyim. Ben buraya bir de delete ikonu ekleyerek devam edeyim. Hemen şöyle delete diyelim. Şunu aynı şekilde gelip kopyalayayım ve şuraya yapıştıralım. Evet, bunu da aynı şekilde white olması gerekiyor. Bunu da yazalım. Tamam. Şimdi tekrar yeniden uygulamamıza bakalım. Bir hatamız yoksa eğer zaten çalışacaktır. Hemen şöyle tekrar bakalım. Tıklayalım birine. Sepet diyelim. Evet, şu an baktığımız gibi kart screen sayfamız. Sepetle ilgili küçük bir sorunumuz var. Biz burada tabii ki BG White vesaire bir şeyler verdik. BG White sadece silsem nasıl gözüküyor? Yani padding vesaire birazcık bozuyor. Şunları şuradan şöyle kaldıralım. Hiçbirine ihtiyacımız yok gibi aslında. Ya da M2 kalsın ya da şöyle yapalım. Şunları bir silelim yavaş yavaş. Öyle gidelim. Evet, şöyle daha mantıklı gibi. Şimdi yan tarafta yukarıda M2 var. Bir de burada P2 var. P2 olmasa sadece M2 sanırım yeterli olacaktır. Ya da pek yetmedi. Bu da kalsın olmazsa. Diğer tarafta demek ki vermişiz. Evet, X butonumuz burada. X'e bastığımız zaman normalde sepetteki ürünlerin tamamını temizlemesi gerekiyor. Geri kalan işlemler için Card Screen sayfamızda yine aynı şekilde hazır. Diğer şöyle tekrar bakacak olursak diğer bütün sayfalarımız okey. Buraya tıkladığımız zaman da sepetim sayfasına gelerek bu sayfayı da yine aynı şekilde açmış oluyoruz. Evet, header'larımızı vesaire bu şekilde artık tamamlamış olduk. Diğer alanlarımızı yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi kategori detail sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi kategori detailimizde mantıken ne olacak? Şunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman buraya gidecek. Biz normalde bunu nerede yapmıştık? Kart item'da yapmıştık. Yani biz normalde kart item'da ne yapıyoruz? Bunları teker teker döndürüyoruz. O yüzden biz buradaki onPress özelliğimizde direkt ne diyeceğiz? İşte tıkladığımız zaman navigate ile şuraya git. Burada bir item değerimiz var. Tüm item değerini göndereceğiz ve diğer sayfada gönderilen item değerini okuyarak işte örnek olarak söylüyorum, su ve içecek yazıyor. Su ve içeceğe göre ürünlerimizi getir diyeceğiz. Şimdi hemen şöyle tekrar geliyorum buraya. Tıklayacağım, yazacağım. Bir tane on press diyeceğim.
Hemen şurada öncesinde tanımlayalım olmazsa. Const handle press diyelim. Eşittir. Şöyle. Evet şöyle. Evet, daha sonra bu handle press ile gelip buraya yazıyor. Şimdi benim bu handle press ile bir yönlendirme işlemi olacak. O yüzden dolayı const navigation eşittir use navigation diyeceğim. Sonrasında buraya tekrar gelip navigation nokta navigate nereye göndereceğiz? Diyelim ki işte kategori detail diye bir name'e göndereceğim seni. Şuradan bir virgül, tekrar süslü parantez. Ben seni kategori ismiyle göndereceğim. Ve diğer tarafta root'la yakalayacağız ve bu arada bunu ve göndereceğim şey buradaki item olduğunu söyleyeceğim. Şimdi buna bu şekilde geldim kaydettim. Hemen geliyorum. Bununla ilgili bir tane sayfa oluşturmam gerekiyor. Bizim normalde bununla ilgili neyimiz var? App Navigator'ımız var. Burada yine aynı şekilde bunları söyleyebiliriz. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki bir tane stack screen. Evet şöyle kapatalım. Ve burada bu arkadaşa bir tane name verelim. Şimdi normalde biz burada Kart Navigator gibi bir şeyler kullandık. Şimdi normalde burada bir ID vesaire bir şeyler gönderdiğimiz için bunun içine gelip de bunlardan yazamıyoruz. Bunlardan yazdığımız zaman zaten bu Kart Navigator komponenti vesaire içinde bizim ne vardı mesela standart Navigator'ımız vardı. Onları vesaire burada kullanamıyoruz. Çünkü bir ID gönderiyoruz. İçindeki name'i vesaire düzeltmiş olsak da bize sürekli hata mesajı döndürüyor. O yüzden dolayı biz şey işlemimizi yine burada yapmamız gerekiyor. Tasarım işlemimizi vesaire burada yapmamız gerekiyor. Buradaki isme ne demiştik? Kategori detail. Yine aynı şekilde gelip söylüyorum. Ve burada bir screen yine söylemem gerekiyor. Yani bir komponent söylemem gerekiyor. Daha doğrusu ve diyelim ki burada tabi böyle bir komponentim yok. Hemen screen bölümüne gelip yeni bir tane şey oluşturalım. Kategori detail screen nokta tsx rnf. Evet. Sonra tekrar buraya gelelim. Kategori detail screen'e gönderelim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi hemen bu arkadaşları bir test etmemiz gerekiyor. Şunlarda herhangi birine tıklayalım. Su içecek diyelim. Evet bu sayfaya görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi bu sayfaya geldi. Tabii ki üst tarafta header vesaire bir şey gelmedi ve aynı zamanda ne oldu? Gönderdiğim değeri tabii şu an için görmek için herhangi bir şey yapmadım. Şimdi hemen bu değeri bir görmeye çalışalım öncesinde. Bunun için tekrar geliyorum kategori detail screen'ime. Burada diyeceğim ki const root eşittir use root diyeceğim. Daha sonra bizim alacağımız değer const kategori ve eşittir root'tan gelen parametreden gelen ve s diyeceğim. Benim buna bir props vermem gerekiyor. Yani kategori diyeceğim ve kategori props diyeceğim. Zaten biz daha önce kategori props'umuzu yazmıştık. Gönderdiğimiz değer item değeri yani buradaki. Bu değer zaten bir dizi şeklinde ve biz de ne yapıyoruz burada? Birden fazla değeri var. Direkt bu şekilde söylüyoruz. Ya, şöyle yapabiliriz daha rahat anlaşılabilmesi için. Console.log kategori diyebiliriz. Evet şimdi tekrar gelelim. Bunlarda herhangi birine tıklayalım. Bakın görmüş olduğumuz gibi Collection ID daha sonra işte burada bu yazıyor. Collection Name kategorisi yani ben tüm değerlerimi ne yaptım? Burada gönderdim. Şu an test aşamasında olduğumuz için ID yazmayacağım. Zaten biz bu işlemleri yaparken mantıken ID'ye göre vesaire bir şeyler göstermemiz gerekiyor. Ama şimdilik en azından sayfamızda rahat bir şekilde bu arkadaşları görebilmek için şöyle yapalım. Tasarımı daha rahat yani nerede ne olduğunu görebilmek için kategorinin içindeki name diyelim ve bu şekilde kullanalım. Su ve içeceğe geldim tıkladım. Bakın su ve içecek. Rahat bir şekilde artık kullanabiliyorum. Meyve, sebze. Tabii ki bu arkadaşın header'ı vesaire bir şeyleri yok. Bizim yine aynı şekilde bunları eklememiz gerekiyor. Onun dışında işte bununla ilgili mesela buraya tıkladık. Normalde buranın üstünde bir de ne olması gerekiyor? Bir filter, bir şeyler olması gerekiyor. Bunları şimdi teker teker yapacağız. Öncelikle olmazsa biz buranın bir üstünü hallederek devam edelim. Daha sonra da şeyini yaparak devam ederiz. Şimdi normalde bizim App Navigator'ımız içinde, daha doğrusu App Navigator değil. Neydi o arkadaş? Bottom Navigator. Burası da değil.
Standart Navigator, pardon. Standart Navigator'ımıza şu şekilde bakacak olursak bir tane header left'imiz, header title'ımız, header right'ımız gibi çeşitli bölümlerimiz var. Hemen şu header'ın içine gelip şuraya bir tane part diye bir klasör oluşturayım. Ve diyelim ki header şöyle yapalım. Buradaki ismiyle kullanalım. Header right.tsx diyelim. Aynı isimde olması problem olur mu? Ya bulmakta birazcık belki zorluk çekebiliriz. Şöyle yapalım biz en iyisi. Right diyelim. Birden fazla right'ımız vesaire de olabilir. Zaten o yüzden dolayı biz bu şekilde söyleyelim. Bu right'ı tekrar geliyorum. Nerede? Standart Navigator'ımın içindeki şu right'ı buradan alayım. Buradan kesiyorum. Ve benim bu yeni oluşturmuş olduğum arkadaşın içine yapıştırıyorum. Bunların kütüphanelerini yüklememiz gerekiyor. Şöyle Ctrl 9'la hemen hizalıyorum. Kütüphanelerini yüklüyorum. Evet. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar geliyorum buraya. Write diyorum. Burada yanlış demedik değil mi? Write şöyle bir bakalım. Aslına bakarsanız biz bunu write değil de burada çünkü sepet işlemi vesaire de var. Şöyle diyelim. Header cart write diyelim. Çünkü birden fazla şeyimiz olursa ismini bulmamız da kolay olsun aynı zamanda. Header write cart diyorum. Evet, burada header write cart isimlerini düzeltmemiz gerekiyor tekrar. Burada geliyorum, yeniden düzeltiyorum ve şu arkadaşı buraya ekliyorum. Ve tekrar geri gelelim. Var mı bir sıkıntımız onu görelim ve aynı zamanda şurada şu console.log'u da sileyim ki sürekli bana yazmasın aşağıda. Burada şeyle ilgili bir sıkıntımın olduğunu söylüyor. Resimle ilgili yolunu değiştirdik ki onunla ilgilidir. Şöyle yaparsak belki düzelir. Düzelmedi. Şöyle yapalım o zaman. Bir tane daha klasörün içine geldiğimiz için evet. Şu an tekrar geldiğimizde görmüş olduğumuz gibi bütün hepsinde çalışıyor. Aynı zamanda bir de header left'i de biz bunu aynı şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Diyelim ki buraya header left nokta tsx left back diyelim, daha doğrusu buraya sadece back işlemi yapıyordu zaten burası. Left back nokta tsx rnf diyelim. Evet. Bu arkadaşı da buraya ekleyelim. Daha önceden planlamamış olduğum için o yüzden dolayı bunları şu an parçaladım. Tabii ki normalde planlamış olsaydım daha iyi olabilirdi aslında. Ama genellikle proje geliştirirken de zaman zaman böyle şeyler oluyor ve düzeltmemiz gerekiyor aslında. Header, right, left, şunu aynı şekilde yapıştırıyorum. Aslına bakarsanız direkt aynısını kopyala yapıştır yapalım diyebilirdim. O da mantıklı olabilirdi. Ama ben burada bunu bu şekilde yapmak, düzenlemek istedim. Burada navigation işlemimiz var yine. Hemen buraya tekrar gelelim. Ve böyle ekleyelim. Use navigation. Tamam. Daha sonra burada go back vesaire. Tamam. Burada da tekrar geleceğiz artık. Ne diyeceğiz? Header left back. Tamam. Bunu da buraya ekleyeceğiz. Evet, herhangi bir hatamız görmüş olduğumuz gibi yok. Tamam. Bunları neden oluşturduk? Çünkü bizim burada şimdi bir kategori detail sayfamız var. Buranın üstüne de rahat bir şekilde ekleyebilmek için oluşturduk. Evet. Şimdi buradakilerin şöyle hepsini bir kapatayım. Kafa karışıklığı olmasın. Partlarımızı da bu şekilde ekledik. App Navigator'ıma tekrar geliyorum. Kategori detail screen'imizin olduğu yer. Şimdi burada bizim demiş olduğumuz gibi buraya bir options yazacağız, diğer taraflarda yapmış olduğumuz gibi bu yazmış olduğumuz şeyleri ekleyeceğiz. Hemen buraya geliyorum. Diyeceğim ki options. Şunlardan birine de tıklayayım bu arada. Bir yandan gelip gideni görelim. Options diyeceğim. Daha sonra benim şurada şu gizlemiş olduğum şu arkadaş var ya, bunu true yapmamız gerekecek. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Options. Pardon, bir süslü daha. Şöyle. Evet, true diyelim. Evet, bu buraya geldi. Diğerlerinde gizli. Sadece nerede var? Burada geldi. Şimdi bunun dışında tekrar yeniden buraya geliyorum. Header title diyelim. Aslına bakarsanız bu logo alanı, bunu da aslında bir props'a çevirebilirdik. Ya da resim gönderme olayı vesaire var. Şey yapmayalım hiç. Şöyle bir tane view yazayım. Yani diğer logolardan birini yine aynı şekilde kopyalayabiliriz. Şöyle direkt kopyalayacağım ben. Şöyle Ctrl 9'da hizalayayım. Image'in şöyle kütüphanesi. Şöyle yazalım. Evet, şuraya bu şekilde geldi. Şimdi bizim yine aynı şekilde rengimizi söylememiz gerekiyor. Rengimiz için şöyle şunu ekleyeceğim. Daha sonra evet,
Header bu arkadaşın ortalı bir şekilde olmasını istiyorum logonun. Header title'ın yani. O yüzden dolayı title alicini de center diyeceğim. Bu arkadaşın görmüş olduğumuz gibi rengi siyah. Biz zaten bunun için ne yaptık? Header, left'i vesaire yaptık. Hemen bunların altına teker teker geliyorum. Header, left diyeceğim. Evet, şu parantez şöyle. Evet. Burada tekrar gelip diyeceğim ki header, left, back. Evet, burası düzeldi. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalayalım. Header, right. Evet, header, right. Burada da header. Evet, şu. Bunu da yine aynı şekilde ekliyorum. Evet, şimdi artık herhangi birine tıkladığımız zaman görmüş olduğumuz gibi verilerimize erişiyoruz ve üst tarafta da hazır bir header'ımız var. Şimdi buranın aşağı bölümünü aynı şekilde yaparak devam edelim. Evet, şimdi kategori sayfalarımıza devam edelim. Şimdi biz buraya tıkladığımız zaman şöyle görmüş olduğumuz gibi bu alanımız açılıyor. Şimdi normalde Getter'in bu sayfasında ne var? En üstte bir yana doğru kayan bir kategori sayfası var. Şimdi biz de yine aynı şekilde bunu oluşturarak devam edeceğiz. Bunun için öncelikle yeni bir tane komponent oluşturalım. Komponentimizi şöyle tekrar geleyim. Ana sayfanın içine oluşturabilirim. Ya da ana sayfa, sadece ana sayfada değil mantıken direkt şuraya oluşturarak devam edelim biz. Diyelim ki ismine kategori filter nokta tsx diyelim ve burada rnf diyelim. Bu kategori filter sayfamızda mantıken bir tane dediğimiz gibi bir scroll view olması gerekiyor. O yüzden şu arkadaşı değiştiriyoruz. Ve bu scroll wheel yan tarafa doğru kayacak. Bir tane de renge ihtiyacım var bu arada. Şundan bir tane daha şöyle kopyalayalım. BG getir color 2 diyelim. Bir de şu şekilde bir renk eklemek istiyorum. Bu da burada getirin ikinci rengi. Bunun ikisinin arasında bir renk farkının olması gerekiyor mantıken. O yüzden dolayı şu an bunu da ekliyorum. Tamam. Sonra tekrar buraya geleceğim. Hemen öncelikle bir class name yazalım. Bu arkadaş V'de full olsun. Background'u getir. Bakın şöyle az bir şey farklı görmüş olduğumuz gibi birazcık da bir ton açı ve bir de px34 bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi benim demiş olduğum gibi bu arkadaş normalde horizontal'da yani şöyle yatayda true, daha sonra bounces diye bir özellik varmış. Bunu eklememiz gerekiyor. Bir de şunu eklememiz gerekiyor. Bir de bu arkadaşla ilgili boyutlar vesaire bir şeyler eklememiz gerekiyor. O yüzden dolayı yine şu arkadaşı yine aynı şekilde yazalım. Daha önce de projelerimizde kullanmıştık. Sayfanın boyutuna göre bir boyut alalım. Ve bunu da şuraya aynı şekilde gelip yazacağım. Buraya kadar tamam. Şu an için tasarımımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi normalde zaten kategori filter sayfası bir yere de eklemedik zaten. Hemen onu da ekleyelim aynı zamanda. Şimdi benim bu arkadaşa öncelikle bir tane interface eklemem gerekiyor. Çünkü dışarıdan bir bana veri gelecek. Bu veri ne olacak? Kategori, yani şuradan herhangi birine tıklandığı zaman bir kategori gelecek. O yüzden benim buradaki bu değeri de almam gerekiyor. Hemen buraya diyelim ki kategori filter props üstü parantez kategori diyelim. Ve bu da tipi kategori props şeklinde olacağını söyleyelim. Ve burada da yine aynı şekilde bunu tanımlayalım. Sonra tekrar geliyorum burada. Console.log kategori diyerek bu arkadaşı burada yazdırabiliriz. Ya da hiç yazdırmayalım. Gerek yok. Benim öncelikle burada tüm kategorilerimi yan tarafa doğru çekmem gerekiyor. Yani tüm kategorilerimi yan yana çekmem gerekiyor. Bunun için buraya bir categories diyelim. Çoğul olsun. Virgül set categories diyelim. Eşittir use state. Biz bunu zaten daha önce bir yerde daha yapmış olmamız gerekiyor. Şu ana sayfamıza bir bakalım. Aslına bakarsanız bakın şurada yaptık. Uzun uzun yazmayalım da. Şunu şuradan direkt kopyalayayım. Ve şuradaki use efekti yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Hatta errorları vesaire de alabilirim. Bunları da şöyle gelip alayım ve buraya yapıştıralım. Use efekti şu şekilde ekleyelim. Şunu ekleyelim aynı şekilde. Props zaten eklemiş olmamız gerekiyor. Bir kontrol edelim. Tamam. Şimdi fetch kategori isteyerek bu verilerimizi yine aynı şekilde çekeceğiz ve bunları bizim normalde burada detail screen sayfasında da yapmamız gerekiyor. Detail screen sayfasında da tekrar geliyorum burada. Diyorum ki kategori detail screen, pardon.
neydi onun ismi? Filter. Kategori filter ve buraya tekrar kategori özelliğine buradaki kategorimi eklemek istediğimi söylüyorum. Bakalım, şu an herhangi bir tasarım vesaire bir şey yapmadık sonuçta. Sadece şöyle bir kategori filter gözüktü. O da scroll view ile alakalı ve içinde kategori filter yazdım. Şimdi ben burada bir döngü oluşturmam gerekiyor. Zaten biz burada kategorilerimizi vesaire çektik. Artık map ile birlikte ne yapacağız? Bunu bir döngüye sokacağız. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Şu arkadaşları buradan sildim. Üstü parantez categories nokta map. Daha sonra senin ismin item olsun. Ve şu şekilde bir döngüyle birlikte seni görelim. Text desek şu an işimizi görür mü? Bir bakalım hemen. Diyelim ki evet, şu üstü parantez aç kapa yapalım. Item nokta name diyelim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bunların hepsini söyledi. Şimdi key vesaire vermediğimiz için hata verdi. Zaten problem değil. Biz buraya bir tasarım yapacağız. Bunun için tekrar geleyim, yine aynı şekilde bu arkadaşın altına kategori box nokta tsx diyelim. Rnf diyelim. Evet. Biz burada direkt bu arkadaşı döndürelim. Bunun için yine bu arkadaşın bir iki tane değer alması gerekiyor. Şimdi mantıken şöyle yazalım hemen. Kategori box prop. Şimdi mantıken bu sayfanın aktifliği ile ilgili bir şeyler söylemek isteyebiliriz. O yüzden boolean ekleyelim. Daha sonra item göndereceğiz. Buradaki item'ın aynısını göndereceğiz. O yüzden item diyelim ve string diyelim buna. Değiştirmemiz gerekebilir belki. Dursun bakalım şöyle. Daha sonra tıklandığı zaman bunun bir şey yapması gerekiyor. Buna item diyelim ve türüne string diyelim. Ve diyelim ki void diyelim. Şimdi item'da aslında ben şeyi göndereceğim. Sadece ismini göndereceğim. Yani item'da sadece isim olacak. O yüzden dolayı item.name yazarak göndereceğim. Bu şekilde olacak. Başka diğer şeyleri de aynı şekilde gönderebiliriz ama yani tamamını da gönderebiliriz aslında. Bir dizi şeklinde gönderebiliriz. Bence gerek yok. Gerek olursa bunu buradan kaldırırız. Toplu bir şekilde göndeririz ve buradaki props'una kategori olduğunu söyleriz. Hemen buraya tekrar geliyorum. Şöyle yapalım. 2 nokta props ve buraya tekrar gelecek olursam içinde zaten sadece bu üçü çıkacaktır. Buraya kadar tamam. Şimdi gelip hemen yine aynı şekilde text yerine burada döndüreceğimiz kategori box'ı buraya yazalım. Ve değerlerimizi öncelikle hatta key'imizi item nokta id diyerek ilk bunu yazalım. Diğer değerlerimizi de dolduralım. Başka dediğimiz gibi aktif özelliğimiz var. Aktif özelliğimiz bizim yukarıdaki kategori özelliğimiz. Tekrar geliyorum yine aynı şekilde. Item özelliğimiz var. Dediğimiz gibi string dedik, item'dan gelen. Name diyeceğim. Başka bir de onPress özelliğimiz kaldı. OnPress özelliğimizde diyeceğiz ki item'dan gelen, biz buraya onPress'in değerini item dedik, string dedik. Yani içinde bir değer olacak. Diyelim ki ismine item name olsun senin içindeki değer artık. Sonra console.log diyelim. Şöyle bir tuhaf tırnak clicked şöyle yapalım. Evet. Ve diyelim ki item name. Şimdi tıklandığı zaman da aynı zamanda bana konsola bunu yazsın diyeceğiz. Evet, buraya kadar tamam. Şimdi gelelim hemen bu sayfanın tasarımını yapmaya. Kategori baksın. Burada hemen öncelikle kullanacağım şey touch able opacity diyeceğim. Bunun onPress özelliğine evet diyeceğim ki parantez şöyle üstü parantez yukarıdaki tanımlanan onPress ve döndürülen item şeklinde söyleyeceğim. Şimdi bunlarda herhangi birine tıkladığımızda bakın click fırından dedi. Tıklıyorum. Temel gıda, atıştırmalık, görmüş olduğumuz gibi bunların hepsi tamam. Zaten biz sayfamıza girdiğimiz zaman normalde suyu içecek dediğimiz zaman bu değeri nasıl alabiliyorsak burada da artık aynı şekilde alarak ne yapabiliriz? Sorgularımızı rahat bir şekilde yazabiliriz. Buranın tasarımını şimdi güzelleştirmemiz gerekiyor. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Öncelikle text'ten başlayalım. Burada mantıken name olarak zaten şöyle kalsın. Evet. Name olarak zaten ne dedik? Item dedik. Item direkt içinde yazdıralım. Tamam. Buraya table CSS daha önce yazmayı denedim ama birazcık problem oluyor. O yüzden dolayı burada normal stil yazarak devam edeceğim. Table CSS de yazılabilir ama bazı şeyler bulamadım açıkçası. Padding şöyle yapalım.
Tekrar bir tane daha süslü parantez açacağız sanırım. Evet. Tekrar flex, evet. Bu değil de mesela şunda sıkıntı oldu. Bunu yazamadım açıkçası. Ya da bir sıkıntı verdi. Bir şeyle ilgili tasarımda birazcık problem yaşadım. O yüzden direkt burada bunları yazarak devam edeceğim. Diyeceğim ki bu. Daha sonra justify content'e yine aynı şekilde center diyeceğim. Virgül. Alicin items'a yine center diyeceğim. Bir de flex direction'a row diyeceğim. Evet, şunları bu şekilde yazdım. Şimdi onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şuraya tekrar geliyorum, bir tane virgül ekliyorum. Burada diyeceğim ki item eğer ki eşitse aktive, o zaman bana işte ne yapabilirsin? Eee, şöyle diyelim. Border bottom color diyelim mesela. Ve burada da şimdilik daha rahat anlayabilmek için siyahtı sanırım. Şunu söyleyelim. Evet, şurada şart eklediğimiz için VV de eklememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Şu an su ve içecek altında normalde aktif olması gerekiyor. Şöyle bir daha tekrar gelelim bakalım. Tamam, ona bakacağız. Şimdi bunun mantıken renginin vesaire de bir beyaz olması gerekiyor. Bunun için de şöyle nereye yazabiliriz? Şu direkt buraya text white desek ne olur? Olmazsa direkt şey yazalım. Buraya yazalım. Stil özelliğine yine. Diyelim ki işte color ee, evet, table CSS alışınca normalde color diye hatırlıyorum. Border color değil. Shadow color diyelim. Evet, şöyle yapalım hemen. Buraya tekrar yeniden geleyim. Ya da zaten buna değil de şu arkadaşa vermek daha mantıklı olur değil mi? Şöyle yapalım. Class name text white diyelim. Ve text tm diyelim. Fontuna da semibold diyelim. Evet. Şu an tekrar gelip baktığımızda bir sıkıntımız yok gibi. Şuradaki aktif özelliği border bottom color dedik. Şöyle yapalım. Daha rahat anlaşılabilmesi için border bottom color acaba şeyden dolayı mı gözükmedi? Tasarımda bir sıkıntı oldu, bir şeyden dolayı mı gözükmedi? BG background color şekilde yazalım. Evet, burada küçük bir sorunumuz var sanırım. Problem değil. Zaten burada bunun tasarımını vesaire yaparken buraya yeniden bir bakarız. Şu an için bu şekilde kalsın. Duruma göre olmazsa bu item aktif özelliğini düzeltiriz ya da aktif özelliği ile ilgili kategori box, buraya gelip tekrar bakalım. Kategori. Burada aslında kategorinin gelmiş olması gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Şöyle yapalım hatta. Burada diyelim ki console.log kategori diyelim. Şöyle bakalım tekrar. Evet, şöyle bakıyorum. Click it. Ee, evet, kategoriyi yazmadı bana hiçbir şekilde. Kategori nokta name desem. Evet, burada bunu bu şekilde yazdı. Item kategori şeyden dolayı olabilir. Kategori nokta zannetmiyorum da şöyle bir deneyeceğim sadece. Evet. Görmüş olduğumuz gibi bunu da yaptık aslında. Küçük bir hata. Şimdi şöyle tekrar gelelim. Herhangi birine gireyim. Su içecek diyelim. Bakın, görmüş olduğumuz gibi bunu da yaptık aslında. Burada yani aktif özelliğinde birinde JSON formatında olduğu için ve diğerinde yani biri JSON formatında birden fazla veri içerdiği için, bir de name yazmadığı için burada o yüzden dolayı ne yaptı? Algılayamadı. Zaten biz bunları ID'lere göre vesaire çekmemiz gerekebilir. Şimdilik bu şekilde dursun zaten. Bunun tasarımında yani şu an rahat bir şekilde görelim. Daha sonra buna bir renk uydurması vesaire bir şeye bakarak yine aynı şekilde nasıl yapmışlarsa o şekilde yaparak devam edebiliriz.
Evet, şimdi kategori filter sayfamızı yaptık. Şimdi normalde bildiğiniz üzere mesela süt ürünlerine geldiğimiz zaman bunun altında yumurta, peynir gibi çeşitli ürünlerin yine aynı şekilde olduğunu görmüşsünüzdür. Burada herhangi birine tıkladığımız zaman onunla ilgili bölüme gidiyor. Şimdi biz de yine aynı şekilde buraya bir sub kategori bölümü yaparak gidelim. Bunun için öncelikle new collection diyerek yeni bir collection oluşturacağım. Collection'ın ismi sub categories olsun. Ve içine bir field olarak plain text diyelim. Bir tane alan oluşturalım ve buna name alanı diyelim. Daha sonra yeni bir field oluşturacağım ve relation diyeceğim. Yani diyeceğim ki bu arkadaşın kategoriyle bir bağlantısı var ve ismi kategori diyeceğim ve birebir ilişkisi olduğunu söyleyeceğim. Başka sanırım herhangi bir şey eklememe gerek yoktur. Create diyeceğim. Sonra hemen bu arkadaşın izinlerini ayarlayalım. Listeleme bölümü herkese açık bölüm şekilde olacak. Hemen bir iki tane kayıt ekleyerek devam edelim. Buradan Open Picture seçeneğine tıklayarak herhangi bir kategoriyi seçebiliyoruz. Mesela biz şu an indirimdekilerden birini seçelim ve name olanı da alan olarak da diyelim ki işte yılbaşı ürünleri diyelim mesela. Bu şekilde bir şey olsun. Onun dışında bir tane daha ekleyelim. Maç paketi diyelim mesela. Evet, maç paketi. Tamam. Tekrar bir tane daha ekleyelim. Ee, sevgi Sevgililer günü diyelim mesela. Yani bunların hepsini bu şekilde ekleyelim. Normalde tabii ki getirdi bu şekilde değil kategoriler ama biz şu an diğerlerinden farklı olması açısından direkt bu şekilde yaparak gidelim. Bunları bu şekilde ekliyorum. Şimdi ben mantıken buradaki bu şeye tıkladığım zaman, indirimdekilere tıkladığım zaman bana aşağıda bunu aynı şekilde açması gerekiyor. Bana yani buradaki gibi bir tasarım gerekiyor. Burası da işte bir beyaz tasarım olabilir. İşte tıkladığım şeyin üstü işte bunun gibi bir şey olabilir. Yani aktifse durumu değişebilir gibi şeyler yapmam gerekiyor. Bunun için hemen şöyle öncelikle geliyorum. Bizim normalde screen sayfamızda bu sayfanın ismi ne? Kategori detail screen. Yani ben bunun altına bundan bir tane daha oluşturacağım. Hemen şöyle component bölümüne geleyim. Ve şöyle yapalım. Şu arkadaştan şöyle ismini aynı şekilde kopyalayayım. Ve başına bir sub ekleyeyim ve aynı şekilde yazalım. RNF diyelim. Tamam. Aynı şekilde box'tan da ihtiyacımız olacak. Onu da başına aynı şekilde saplayayım ve bu arkadaşları ekleyeyim. Tamam ve RNF diyelim. Şimdi bu sayfalarını aynı şekilde yapacağız. Şimdi biz öncelikle burada yapmış olduğumuz gibi bir tiplik gerekiyor. Bu tipi önce hemen buraya aynı şekilde ekleyeceğim. Bunun aynısı aslında değişen bir şey yok. Sadece image yerine ne yapacağız? Kategoriyi söyleyeceğiz. Ve kategorimizin de ID'si şeklinde olacak diyeceğiz. Ve sub kategori props ismiyle bu arkadaşı yazacağım. Sonra kategori detail screen sayfamızda bu şekilde bir kategori göndermiştik. Yine aynı şekilde burada bir değer göndererek devam edeceğiz. Şimdi filter seçeneğimizi şöyle yapalım. Kapatalım. Bundan kopya çeke çeke gidelim. Şimdi burada şu şekilde bir props var. Yine aynı şekilde biz benzer bir şekilde props yazalım buraya. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Bu sefer senin ismin sub kategori filter props olsun. Yine bir süslü parantez şöyle ve bunun içinde yine aynı şekilde kategori olacağını söyleyeceğim. Burada kategori props bunu kullanmak daha mantıklıdır. O yüzden bunu yapacağız. Zaten sonuçta kategori geliyor yani. O yüzden dolayı zaten bunu söylememiz gerekiyor. Onun dışında şöyle tekrar gelelim. Şu arkadaşa ihtiyacımız olacak. Bunu aynı şekilde gelip kopyalayalım. Aslına bakarsanız şu yukarıdakilerin hepsini kopyalamak daha mantıklı olacaktır. Şuradaki şu kategori box'ı sadece silelim. Geri kalan aynı şekilde dursun. Şimdi bana yine aynı şekilde burada olmuş olduğu gibi state'ler gerekiyor. State'lerimi yine aynı şekilde gelip tanımlayacağım. Ben state'lerimi daha önceden hazırladım. Yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapacağım. Şöyle direkt düzelteyim ve üzerinden konuşalım. Yine aynı şekilde sub categories kategorilerimizi atayabilmek için bunu kullanacağız. Tipi yüklü değilse bu arkadaşın tipini yükleyelim. Error diyeceğim. Use state yine aynı şekilde başlangıçlarını al. Bir de active sub diye yeni bir alan ekledim. Aslında bunu diğer tarafı da eklememiz gerekiyor. Buraya da eklememiz gerekiyor. Bunu daha sonra zaten biz buradaki listeleme işlemlerini, ürünler işlemini yaptıktan sonra tamamını zaten üzerinden geçip buradan mesela su içeceğe tıkladık. Örnek olarak kolaya tıkladım. Varsayalım. Hem burada bunun işaretli olması hem kolanın işaretli olması hem de kolanın
verilerin getirilmesi durumunda hepsini aynı anda tek bir seferde yaparak gideriz. Ama şu an bu yapacağımız alan birazcık daha oradan bağımsız olduğu için, yani küçük bir bağımlılığı olduğu için onu halletmesi daha kolay olacaktır. O yüzden şu an sadece bu aradaki küçük bağlantıyı yaparak devam edelim. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Bizim buradaki gibi bir yüz efekte ihtiyacımız var ve fetch categories diyerek verilerimizi yine aynı şekilde çekmemiz gerekiyor. Buradaki bu arkadaşın tamamını yine aynı şekilde gelip kopyalayabilirim. Şimdi biz yukarıdan da aynı şekilde değerler alacağımız için bu sefer kategorinin bize ID değeri bizim için çok önemli olduğu için bunu buraya yazacağız. Neden? Çünkü biz bunu filtremizde kullanacağız. Burada bir filtremiz var ve burada kullanacağız. O yüzden dolayı burada kategori ID'mizi muhakkak tanımlıyoruz. Onun dışında gelelim buradaki filtre olayımıza. Bunun için dokümantasyona geldiğimizde şöyle birazcık daha büyüteyim. Dokümantasyona geldiğimizde burada diyor ki arkadaşım filtre kullanabilirsin. Create mesela sana örnek bu şekilde verdim. Bunu yine istiyorsan aynı şekilde kullanabilirsin diyor. Şimdi bize burada tabii ki ne demiş? Some field diye bir şey söylemiş. Bizim böyle bir alanımız yok. Bizim kategori diye bir alanımız var. Ve eşit değildir değil, biz eşittir demek istiyoruz. Onun dışında bakın buradaki değerler hep tırnak içinde söylenmiş. O zaman benim buradaki söyleyeceğim değer de kesinlikle tırnak içinde olmalı. Ve şimdi ben burada aynı zamanda yukarıdaki kategorinin ID'sini almak istediğim için tırnaklarını da değiştirmem gerekiyor. Evet, şöyle yapalım. Tamam. Tekrar geliyorum, burada bunu siliyorum. Şöyle dolar aç kapat ve içine kategoriden gelen ID diyerek bunu sıralamaya çalışıyorum. Şimdi kopyala yapıştır yaptığımız için tabii ki şu arkadaşlar birazcık isimleri bozulmuş olabilir. Bunları tabii elimizde aynı şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Başka sanırım var mıdır? Çok emin değilim. Duruma göre tekrar bakarız. Şimdi tekrar yeniden kategori filtre sayfamıza gelelim. Buradaki tasarımı aşağı yukarı yine aynı şekilde istiyoruz. O yüzden direkt burayı kopyalayacağım ve burayı kendime göre tekrar yeniden düzelteceğim. Bu arkadaşın kütüphanesi yüklüdür zaten. Background'da getir color değil. Background'unda text BG white olsun ve text ile ilgili şu an için bir renk söylemeyelim. Duruma göre tekrar bakar, olmazsa bir renk veririz. Bu ayarlarımız yine aynı şekilde dursun. Burada bir kategori isim map'imiz var. Burada kategori isim map'imiz değil. Normalde neyin dönmesi gerekiyor? Sub categories map diyerek bunu döndürmesi gerekiyor. Şu an test aşamasında olduğumuz için hemen şuraya bir tane text diyelim. Aç kapat yapalım ve item'ın içinden herhangi bir değeri döndürelim ki ne geliyor ne bitiyor bunu bir görelim. Name'leri döndürelim ve bu şekilde hemen şimdi tekrar gelip tasarımımıza bakalım. İndirimdekiler diyor. Şöyle bir tekrar gelip bir bakalım. Bunlarda herhangi birine tıklıyorum. Herhangi bir şey gelmeyecek. Çünkü biz yazmış olduklarımızda şu ana kadar herhangi bir yere eklemedik. Kategori screen, kategori detail screen'e yine aynı şekilde geliyorum. Şundan bir tane daha kopyalıyorum. Ve ismini ne yapmışız? Sub kategori filter diyeceğim ve yine kategori değerini döndüreceğim. Hemen bekliyorum. Bakalım bana buraya bir liste getirmesi gerekiyor. Refresh etsin bakalım. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi bir şeyler söyledi. Bir şeyler ters gitti diyor. Şöyle bir geri geleceğim. Tekrar yeniden bir daha bir test edeceğim. Evet. Bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Şöyle bir bakalım göz ucuyla anlayabileceğim bir şey olacak mı? 400 something went wrong. Veri çekerken bir sıkıntısının olduğunu söylüyor. Evet, kategori istemişiz. Biz buraya normalde üst tarafı vesaire değiştirdik ama burayı değiştirmedik tabii ki. Bunu da yine aynı şekilde sub kategorisi olarak değiştirelim. Bakın buraya geldi. Şunu da aslında tipini yine değiştirmemiz gerekiyor. Sub kategori props diyerek bunu da yine aynı şekilde yapalım. Bakın görmüş olduğumuz gibi yılbaşı ürünleri, maç ürünleri, sevgililer günü ürünleri gibi ürünlerimiz geldi. Şimdi biz bunları aynı zamanda tıkladığımız zaman yine bir şeyler olmasını istiyoruz. Zaten burada bunu vesaire yazdık. Şimdi aynı şekilde bununla ilgili adımlarımızı yapalım. Şimdi normalde benim bu verileri döndürmüş olduğum yer neresi? Burası. Şimdi biz bunu yine aynı şekilde bir box yazmıştık. Box'ta tasarımını yapıp burada yeniden döndürelim. Tasarımda yine diğer şeyden kopya çekebiliriz. Nerede şu arkadaş? Bundan kopya çekebiliriz. Şunu da açalım. İkisi yan yana dursun. Birbirlerine bakalım. Bu burada, bu burada. Tamam. Şimdi bana yine aynı şekilde şu yapı lazım. Bunu yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Aslında şuradaki boolean yapısı değil, string olacak. Sonuçta biz bir string değer göndermiştik. Diğer zamanda da problem olmamıştı ama mantıken bu şekilde olması gerekiyor. Boolean yapısı değil
çünkü şey yapısı. Kategori box props diyor. Yine aynı şekilde ismi kalabilir ama biz isterseniz değiştirelim. Hiç şey yapmayalım. Buraya tekrar sub kategori box props diyelim ve tekrar şundan şöyle kopyalayıp düzeltelim. Ve yukarıdaki tüm değerlerimizi aynı şekilde ekleyelim. Bunları ekledikten sonra tekrar kategori box'ımıza gelelim. Şöyle bir tasarımımız varmış. Bu tasarımı yine aynı şekilde gelelim buraya yapıştıralım ve kendimize göre düzeltelim. Şimdi bize burada normalde on press item on press şeklinde bir şeyler söylüyor. Bir yine bir item'la vesaire veriler göndermemiz gerekiyor. Burada bir tasarımımız var görmüş olduğumuz gibi. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki şu arkadaşı şuradan silelim. Aslında bunu da kullanacağız da şöyle direkt burada stilin içinde tanımlayalım. Şöyle yapalım hatta bu arkadaşları. Diğer türlü de kullanılabilir. Bu türlü de kullanılabilir. Diğer tarafta aslında bu şekilde düzenleyebiliriz. Ama ben şöyle yapacağım. Farklı olsun diye bu sefer border bit diyeceğim. Ve diyeceğim ki eğer ki durum aktifse o zaman bana ikilik bir şey ver. Değilse sıfırlık yani hiç border verme diyeceğim. Daha sonra border color diyeceğim ve diyeceğim ki durum eğer aktifse o zaman bana şu rengi ver. Değilse transparent. Evet, bunu yanlış yazmış olabilirim. Şu rengi de hatta ayarlayayım. Direkt kopyalayayım. Bu şekilde olması gerekiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim buradaki işlemimize. Text white diyor. Şimdi biz arka planı zaten burada ne yaptık? White yaptık. O yüzden buraya text black demek mantıklı olacaktır. Küçük bir de padding verelim. Şunları şöyle yazalım. Padding 2 diyelim. Tamam. Şimdi bu arkadaşı yine burada döndürmemiz gerekiyor. Nerede döndüreceğiz? Burada. Text yerine bunu döndüreceğiz ve muhakkak bir ne vermemiz gerekiyor? Key vermemiz gerekiyor. Çünkü aşağıda yoksa diğer türlü sürekli hata verecektir. İlk öncelikle key vererek başlayayım. Item'ın içindeki ID diyelim. Daha sonra ikinci değerimiz aktif değeri. Diyelim ki item nokta name eşitse aktif sub kategoriye şeklinde bir tanımlama yapalım. Ve on trace özelliğinde de tekrar yeniden bir parantez item name olsun bu arkadaşın artık ismi. Ve diyelim ki süslü parantez. Evet. Burada diyelim ki yukarıda tanımlamış olduğumuz kategoriyle birlikte item name'i artık buna yapacağım. Ve bu şekilde bu arkadaşın stilini değiştirmiş ve buradaki yazmış olduğum buradaki aktif tasarımını buraya iletmiş olacağım. Tekrar yeniden geliyorum. Console.log aynı zamanda bana diğer tarafta olduğu gibi, hatta bunu buradan direkt kopyalayabiliriz. Yazmadan. Ops nerede? Filtrede olacak, pardon. Şuradan direkt hatta şunu kopyalayalım. Tamam. Aynı mantıkta yazsın bize. Şöyle direkt yine aynı şekilde kopyalayayım. Item name click et, sub click et şeklinde olsun. Ve bunu da bu şekilde yazalım. Bu arkadaşın bir kütüphanesi yüklü değilmiş sanırım. Ondan bahsediyor. Kopyala yapıştır yaptığımız için yüklememiş olabilirim. Hemen şöyle yükleyelim. Text de yüklememiş olabilirim. Şöyle onu da Ctrl S yapalım. Evet, bir şey gelmedi. Şu arkadaşı şöyle kapatayım. Tekrar şuradan tıklayıp yeniden açayım. Evet, indirimlere tıklıyorum şu şekilde. Yükledik normalde ama bakalım. Evet, bir şeyi atladım sanırım. Hemen bir kontrol edeceğim. Evet, kategori box'ımızda ben sürekli kontrol şey yapıyorum. Şunu sub kategoride bakın hala yok. Şunu yapacağız. Bir ikisinin de ismi aynı olunca bazen ve açık olunca karışıyor işte. Şöyle tekrar gelip şunu küçülteyim yeniden bakalım. Evet, burada tekrar bakınca hatayı gördüm. Tekrar indirimdekiler diyeceğim ve baktığım zaman burada bir şeylerin gelmiş olması gerekiyor. Bakın tıkladığım zaman çalışıyor aslında. Bir şeyler var. Pardon, çalışmıyor. Subcricket undefined diyor. Yine bir şey atladığımı söylüyor bana. Neyi atladık acaba? Category box.
Filter normalde geliyordu aslında. Değerleri tam vermemiş olabilirim. Şöyle bakalım tekrar. Filter. Evet, orada hata alınca atladığım bir şey mi var? Şöyle bakalım. Control space. Evet, item'ı görmüş olduğunuz gibi vermemişim. Tekrar geleceğim burada. Item nokta name diyeceğim. Evet. Şu an görmüş olduğumuz gibi değerlerimiz geldi. Yılbaşı ürünlerine tıkladım. Bakın çevresi mor. Maç paketine tıkladım. Ve buna bu şekilde tıkladım ve görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Font semibolt'u kullanmak burada sanırım birazcık yanlış olacaktır. Pardon, burası değil. Box'ta font semibolt'u kullanmak yanlış olacaktır. Padding vesaire tamam, güzel duruyor. Birazcık daha sanki bu arkadaşın ekstradan bir padding'e ihtiyacı var gibi. Şöyle margin top 2 diyelim mesela. Şöyle yapsak daha da güzel olacaktır. Hatta bir de margin bottom 2 desem daha iyi gibi. Evet, bence ya da 1'e 1 yapsak daha güzel durabilir. Birazcık daha geniş olur en azından. Evet, arada en azından bir şurada küçük bir boşluk olacaktır. Daha da güzel gösterecektir. Evet, bunu da bu şekilde yaptık ve tıkladığımız zaman artık bunlar da bu şekilde çalışıyor. Artık ürünlerimizi ekledikten sonra burada su ve içeceğe tıkladığımızda bununla ilgili kategorilerimizi getiririz ve yine tıkladığımız zaman aynı şekilde bunları çalıştırarak bu bölümleri yaparak devam ederiz. Evet, şimdi yeni bir collection oluşturarak devam edelim ve daha sonra ben bu collection'larımla birlikte birazcık kayıt gireceğim. Normalde benim buradaki bu indirimlerde görmüş olduğumuz gibi 3 tane alanımız var. Tabii ki buranın ürünlerini vesaire de listeleyeceğimiz için testlerimizi daha güzel yapabilmemiz için kayıt girmemiz zaten gerekli. Siz de yine aynı şekilde kayıtlarınızı girebilirsiniz. Ben olabildiğince hemen hemen hepsine girmeye çalışacağım. Şu iki tanesi özellikle birazcık fazla kayıt gireceğim ki testlerimi yaparken bunlarda herhangi birine tıklayıp yine aynı şekilde rahat bir şekilde bakabileyim. Şimdi hemen şöyle geleceğim. Öncelikle New Collection diyeceğim ve diyeceğim ki Products. Daha sonra New Field diyelim ve ilk alanımız Name olsun. Yani ürünümüzün ismi. Daha sonra ürünümüzün resimlerinin olması gerekiyor. Field bölümünde Images diyelim. Çoğul olsun ve buradan da multipleyi seçelim. Birden fazla resim eklenebilir bir ürün için, o yüzden dolayı burada bunu da ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz. Sonra tekrar gelelim. Başka ne olabilir? Şuradan şey seçelim. Number seçelim. Şöyle diyelim. Tip diyelim. Ya da yok, pardon. Öncelikle fiyat bölümlerini halledelim. Diyelim ki price diyelim. Daha sonra burada tekrar şu arkadaşa tıklayalım. Burada no decimals, min, max gibi çeşitli değerlerin olduğunu görüyoruz. Biz buraya minimum 0 olabileceğini söyleyelim. Maksimum için herhangi bir fiyat vermemize gerek yok. Tekrar yeniden new field diyelim ve number diyelim. Buradaki değerimiz de şimdi yine aynı şekilde selling price olsun. Bir tanesi orijinal fiyatı, diğeri de satış fiyatı. Normalde bildiğiniz üzere ürünlerde sürekli indirim olur. Biz buradaki bu yazmış olduğumuz bu yapıyla birlikte diyeceğiz ki normal ürünün fiyatı budur. Satış fiyatı da şu an budur şeklinde ne yapacağız? Bunları göstereceğiz. Bunun da minimum değerinin 0 olduğunu söyleyelim. Daha sonra başka neye ihtiyacımız var? Miktar şimdi normalde iki tür ürünümüz olabilir. Mesela meyve ve sebze satıyoruz. Burada gram satıyor olabiliriz. Buradan sonra litre satıyor olabiliriz. İşte adet satıyor olabiliriz gibi gibi. Litre satma yoktur da adet satma ve kilo satma olacaktır. O yüzden dolayı buraya tekrar geleyim. New type diyelim ve daha sonra buradan select, pardon yanlış şeye tıkladım. Kaldıralım şu arkadaşı. Tekrar gelelim. Buradan select diyelim. Select dedikten sonra buraya item type diyelim. Ya da sadece type diyelim. Sonra buraya diyelim ki gram virgül adet. Bunları bu şekilde ekleyelim. Single ve multiple diyor. Tek bir tanesi seçilebilir. O yüzden dolayı bunu da bu şekilde yazalım. Başka sanırım eksiğimiz yoktur diye düşünüyorum buradaki ilişkiler dışında. Tekrar new field diyeceğim ve relation diyeceğim. Ve daha sonra buradan kategorilerle bu arkadaşın bir bağının olduğunu söylemem gerekiyor. Diyelim ki buraya yine aynı şekilde kategori. Tekrar gelelim, bir new field diyelim. Yeniden bir tane ilişki oluşturalım. İlişki buradan sub kategorisi seçelim ve sub
kategori şeklinde bunu da söyleyelim. Evet, create diyerek bu arkadaşı bu şekilde oluşturuyoruz. Sonra product'larımıza yine aynı şekilde izinler vermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde sorgulanabilmesi gerekiyor ve ID'ye göre de aynı zamanda bizim bu işlemleri yapıyor olmamız gerekiyor. Diğerlerinde ID'ye göre herhangi bir şey yapmamıştık. Belki ihtiyacımız bile olmayabilir. Product detail sayfası yapacağız. Büyük bir ihtimal o zaman ihtiyacımız olur diye şu anda direkt izinle veriyorum. Bunun ikisini ne yaptım? Bu şekilde geldim. Save changes diyerek bunları yapıyorum. Daha sonra bununla ilgili tabii ki bir tip tanımlamamız gerekiyor. Bunun için API Preview kısmına geldiğimizde örnek olarak mesela bakın burada bir şeyler görebiliyoruz. Hemen bununla ilgili tekrar gelelim, bir tane type tanımlayarak devam edelim. Burada şöyle yapacağım. Bir tane şundan kopyalayalım. Evet. Product props. Aslına bakarsanız bunu kopyalayıp direkt ChatGPT'ye söylerseniz size hızlı bir şekilde bunları verecektir. Zaten collection ID, collection name, created, updated buraya kadar alanlarımız tamam. Daha sonra benim burada bir name alanım olacak ve bunun da türünün string olduğunu söyleyeceğim. Image alanımız var. Image alanımız string ama birden fazla olabilir. O yüzden dizi şeklinde olduğunu söyleyeceğim. Price kısmımız ve bu iki kısmımızın numbers olduğunu söyleyeceğiz. Ya da aslında şey de diyebiliriz, string de diyebiliriz aslında. Problem değil aslında ama biz yine de bu şekilde yazalım. Şöyle bunları direkt kopyalayayım, olmazsa duruma göre tekrar düzeltelim. Price alanı şu, şöyle hepsini başlarındakileri silelim. Evet, şöyle düzeltiyorum hepsini. Tamam. Şimdi price alanı için dediğimiz gibi string de diyebiliriz, şey de diyebiliriz. Number diyelim. Normalde olması gerektiği gibi number diyelim. Ve tekrar gelelim, buna da aynı şekilde number diyelim. Type kısmına normalde birden fazla seçenek olabilir. Buna da yine aynı şekilde string diyeceğiz. Kategori kısmı yine aynı şekilde string, sadece ID geliyor. Ve subkategori kısmı da yine aynı şekilde ID şeklinde geliyor. Evet, type'ımızı da bu şekilde yazdık. Collection'ımızı da bu şekilde oluşturduk. Artık birazcık kayıt girelim. Kayıtlarımız girdikten sonra videoyu yeniden başlatacağım ve kaldığımız yerden bununla ilgili sorgulamalarımızı, tasarımımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi kategori screen sayfamızda devam edelim. Şimdi bizim herhangi birine tıkladığımız zaman şu şekilde buraya menülerimizin gelmiş olduğunu görüyoruz. Ama biz bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman ne olmuyor? Herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece aşağı tarafta yazıyor. Onun dışında su ve içeceğe tıkladığım zaman bana su ve damacana, gazlı içecekler gibi şeyler gelmiş. Ama indirimlere tıkladığım zaman buranın da güncellenmesi gerekiyor. Ve ben bunun içinde bunu çağırmak yerine şu şekilde yapabilirim. Benim normalde burada bir tane kategori detail screen diye bir sayfam var. Durumlarımı burada yönetip diğer taraftaki function'larla ne yapabilirim? Aynı şekilde kullanabilirim. Yani demek istediğim olay şu: ben buraya durumlar yazacağım, state'ler yazacağım ve buradaki props'larla birlikte onlara göndererek ne yapacağım? Verilerimin çekmesini sağlayacağım. Şimdi gelelim bunlarla ilgili işlemlerimizi hemen yapalım. Şimdi normalde benim buradaki bu arkadaşlar nelere göre gelmesi gerekiyor? Bir ID'ye göre gelmesi gerekiyor. O yüzden dolayı ben buraya şöyle bir tane şey yazacağım. Diyeceğim ki kategori, seçili olan kategori ID'ye göre ne yapacaksın? Bana getireceksin şeklinde söyleyeceğim. Şimdi benim varsayılı olarak düşündüğümüz zaman su ve içeceği seçtiğimiz zaman bunlardan herhangi biri işaretli bir şekilde gelmeyecek. Yani tüm ürünleri getirecek bana. Ama suya tıkladığım zaman ne yapacak bana? Sadece suları, damacanaya tıkladığım zaman sadece damacanaları getirecek. O yüzden dolayı buraya tekrar bir tane subkategori tanımlayacağım ve varsayılan değerinin de yine aynı şekilde null olduğunu söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi biz dedik ki artık işlemlerimizi burada yapmamız gerekiyor. O zaman bizim bu kategori filtre öncelikle bir tane props yazmamız gerekiyor. Hemen şu şekilde geliyorum ve buraya props'unu ekliyorum. Diyeceğim ki arkadaşım, senin props'un işte 10 kategori select şeklinde olsun ve daha sonra senin bir kategori ID değerin olacak içinde ve sen bana bununla ilgili işlem yapacaksın diyeceğiz. Ve biz bu arkadaşı yine aynı şekilde buraya eklememiz gerekiyor. Buraya ekledikten sonra bizim burada durumumuz aktif mi, işte hangisi aktifse bir stilimiz vesaire bir şeyimiz var. Bununla ilgili bir state de tanımlamamız gerekiyor. Bunun için ben buraya bir tane const active kategori diye bir şey tanımlıyorum ve kategori ID'ye göre burada işlem yapması gerektiğini söylüyorum. Konsolda silelim. Burayla zaten pek bir işimiz yok.
Buraya kadar tamam. Şimdi birazcık daha böyle aşağı doğru iniyorum. Burada normalde class name'de bu rengimizin olduğunu söylüyor işte. Ondan sonra bunlar bu şekilde söylüyor. Buraya kadar herhangi bir şey yok gibi. Şimdi bizim normalde burada bir aktif değerimiz var ve kategori name'den geldiğini söylüyor. Şimdi biz bunlarla birazcık değiştirelim. Şimdi biz buraya da gelelim şöyle. Tabii ilk başta ekleyelim olmazsa buraya daha sonra yaparız onu. Şimdi bizim buradaki hemen şöyle diyeceğim ki on kategori select artık değerimiz var. Senin bir tane kategori ID'in varmış arkadaşım. Buna göre bana artık şunları yapacaksın. Diyeceğiz ki set selected category ve kategori ID diyeceğiz. Aynı şekilde şu an için tabii ki yok ama buna da ihtiyacımız olacak. Yani bir null şekilde ne yapacağız bu tetiklendiği zaman bunu null olarak ne yapacak bize gönderecek. Buraya kadar tamam. Şimdi kategori filter'ımızda bizim şöyle aşağı doğru inelim. Bakın burada aktif diye bir özelliğimiz var. Görmüş olduğumuz gibi biz buraya artık şunu diyelim. Diyelim ki aktif kategori eşitse item'ın ID'sine diyelim. Ve aynı zamanda tekrar gelelim. Bizim buradaki bu kategori box'ımızdaki bu değeri bu string değil artık boolean yapalım. Sadece true ve false değerler almasını istiyorum çünkü. Ve buradaki bu eşitleme işlemini artık burada yapmayacağım. Sadece burada yapacağım. Bunu kaydettim. Yine aynı şekilde geldim. Bunu da kaydettim. Daha sonra bizim burada item name diye bir değer döndürüyorum. Görmüş olduğumuz gibi yine aynı şekilde gönderebilirim ya da şunu yapabilirim. Ben burada item'ın ID'si de lazım olabilir bana daha sonra. Name'i de lazım olabilir. O yüzden tüm item'ı gönderebilirim. Yani ya da şöyle bir bakalım. Tıkladığımız zaman şu an zaten şey olmuyor. Bu item'ı direkt item olarak gönderelim. Direkt hata alacağız görmüş olduğumuz gibi. Tekrar şöyle yeniden bir yazalım. Diyelim ki ID türü string diyeceğim. Daha sonra diyeceğim ki name ve türü string diyeceğim. Evet. Buraya kadar tamam. Sonra tekrar aşağı doğru iniyoruz. Burada artık item'ın name özelliğini yine aynı şekilde söyleyeceğiz. Şöyle gelelim bakalım ne oldu ne bitti. Şimdi normalde şöyle bakalım. Bakın hala clicked object şeklinde söylüyor bize. ID'ye göre normalde bir işlem yapması gerekiyor. Ama biz hala onPress item özelliği bu şekilde çalıştığını görüyoruz. Ama biz fonksiyonlarımız ne yaptık? Buraya göre yazdık. O zaman bizim buradaki bu arkadaşların da birazcık değişmesi gerekiyor. Sadece içinde herhangi bir değer vesaire göndermiyoruz. Zaten biz o değerleri ne yapıyoruz? Direkt buradan göndererek işlemimizi yapıyoruz. O yüzden sadece artık biz sana gönderilen boş bir onPress var. Yani şöyle bakalım. onPress var. Hatta bu onPress'in de yine aynı şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Normalde biz artık ne yapacağız? Burada göndereceğiz değerleri. O yüzden sana sadece ben bir tane onPress göndereceğim. Bu onPress'in içinde ne varsa sen bana onu çalıştır. Sana herhangi bir değer vesaire bir şey gelip gitmeyecek artık diyeceğiz. Bunu böyle yazıyorum. Daha sonra tekrar buraya geliyorum ve buradaki bu değerimi siliyorum. Buraya diyeceğim ki şöyle hatta şöyle yapalım. Diyeceğiz ki süslü parantez tamam. Burada set aktif kategori artık item'ın ID'sine göre sen bu işlemi yapacaksın. Aynı zamanda on kategori select diye bir özelliğe yine aynı şekilde item ID diyerek bunu yazacağız. Şimdi bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman bakın artık geçme işlemimiz başarılı. Artık buna göre ne yapacağız? Bu aşağılarında değişmesini sağlayacağız. Bunun rengini tabii ki değiştirmemiz de gerekiyor. Yani siyah renk çok güzel durmadı. Şimdilik kalsın olmazsa şu aşağıdaki hemen şunları ayarlayalım. Daha sonra zaten product'larımızı da yine aynı şekilde getirmemiz gerekiyor. Şimdi bizim normalde kategori detail screen sayfamızda yine şu şekilde şeyimiz var. Bizim yine işlemlerimizi burada yapmamız gerekiyor. Şuradan şöyle bir enter atayım. Şuradan yine aynı şekilde bir enter atayım. Şöyle bir hizalama işlemi tekrar başlatayım. Şimdi ben burada verilerimi getirirken tekrar şöyle yapıyorum. Diyeceğim ki kategorilerimi bana getireceksin ama aynı zamanda ID selected kategori. Yani burada seçili olan kategorilere göre getireceğin için bu yüzden bu şekilde bir tanımlama yapıyorum. Yine benim bu arkadaşa aynı zamanda şöyle tekrar gelip filtre'ımıza burada bir işlem başlatmam gerekiyor. Yani buraya yine aynı şekilde yeni bir şey yazmam gerekiyor. Burada da normalde diğer tarafta ne dedik? Kategori ID dedik. Burada da yine aynı şekilde subkategori ID diyeceğiz. Tıkladığımız zaman ne olacak? Diğer işlemlerimiz ona göre değişecek. O yüzden dolayı
Ben yine burada bunun tanımlamasını şu şekilde yapayım. Bunu yaptıktan sonra yine bununla ilgili şurada bir use state'i de yine aynı şekilde ihtiyacım olacak. Gerçi yazmışım burada diğer tarafta olduğu gibi. Tamam, bir sıkıntı yok. Ama benim bunu yine buraya eklemem de gerekiyor zaten. Bunu da şu şekilde ekleyeyim. Şimdi benim burada yazmış olduğum bu eklemiş olduğum bu şeyi bu detail secret sayfasında yine aynı şekilde çalışır hale getirelim. Buraya tekrar geliyorum. Diyeceğiz ki bu arkadaş yine sana şöyle sub kategori ID olsun ve diyeceğiz ki set selected sub kategori ve sub kategori ID diyerek bunun değerini buna atamış olacağız. Şöyle tekrar gelip bakalım. Bakın, görmüş olduğumuz gibi bunlardan herhangi birine tıkladığımız zaman aşağı tarafların artık değişmiş olduğunu da görüyoruz. Bunu da bu şekilde yaptık. Artık ne yapacağız? Buna göre ürünlerimizi getireceğiz. Şuradaki şu tekste artık ihtiyacımız kalmadı açıkçası. Bunu da buradan silelim. Biz artık burada text yerine ne yapacağız? Ürünlerimizi getireceğiz. Şuradaki rengimizi değiştirelim. Bu rengimizin normalde olmuş olduğu renk yer neresi? Filter box'ın içinde aktif bölümü background color da bu şekilde söylüyor. Tailwind dosyamı yine aynı şekilde açayım. Şu renkli sanırım. Şöyle tekrar bir daha bir bakalım. Yok, bu değilmiş, pardon. Şu o zaman. Şunu tekrar gelip yazıyorum. Evet, artık morumsu bir renkle kendini belli ediyor. Bunlarda herhangi birine tıkladığımız zaman da bakın zaten seçili bir şekilde ayarlanacaktı. Bir tane hata aldık. Çok fazla istek attığım için de olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Şu an dursun, eğer yine aynı şekilde kategorilerimizi vesaire alırken bir hata alırsak yeniden bakarız. Şu an sebebini ben de tam anlamadım. Şu an görmüş olduğumuz gibi sıkıntı yok aslında. Tamam. Evet, bunları da yaptığımıza göre artık productlarımızı listeleyebiliriz. Evet, şimdi productlarımızı listeleme işlemleriyle devam edelim. Şimdi bizim normalde herhangi bir kategoriye girdiğimiz zaman şuradaki arkadaşları ID'sine göre getirmemiz gerekiyor ve bunlar zorunlu olması gerekiyor. Ama buradaki arkadaşın zorunlu olmaması gerekiyor. O yüzden dolayı buna göre bir liste oluşturmam gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Component klasörüme tekrar geleyim. Hatta buraya klasör oluşturarak gitsek daha mantıklı olabilir. Hatta şunları da aslına bakarsanız klasöre kopyalamak daha mantıklı olacaktır. Şu anlık dursun, olmazsa taşıma işlemini yaparız. Buraya diyelim ki product diyelim ve içine bir tane product list nokta tsx, tekrar geleyim bir tane product item nokta tsx rnf diyelim şu şekilde ikisine de ve bunları oluşturalım. Şimdi bizim kategori detail secret sayfamızda dediğimiz gibi ne yapacağız? Bunu çağıracağız. Ama öncelikle bizim product listemizde bu alanın zorunlu, bu alanın zorunsuz olabilecek şekilde props'lar tanımlamam gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Bir tane interface ekleyeceğim ve diyeceğim ki product list props üstü parantez işte bir tane kategori ID'miz olsun ve türü string olsun. Ve bunun altına da sub kategori ID diyelim. Ama bu sefer bu zorunlu olmayacak. Soru işareti ekliyorum ve string diyorum. Daha sonra bu arkadaşları yine aynı şekilde burada tanıtmamız gerekiyor. Bunları hemen burada tanıtıyorum. Tamam. Daha başka nelere ihtiyacımız var? Şimdi bizim bu productlarımızı yine bir listelememiz gerekiyor. Bunun için bir use state kullanacağız. Hemen şu şekilde gelip yazıyorum. Daha sonra bizim product prop diye bir props'umuz vardı, hatırlarsanız type dosyamıza yazmıştık. O yüzden yine aynı şekilde bunu kullanacağız. Use state yine eklemediysek eklememiz gerekiyor yukarı. Aynı şekilde productlarımızı set edebilmek için de şu şekilde işte ne yaptık? Bir şey yazdık. Onun dışında error işlemleri için set error gibi bir şeyler yazabiliriz. Kullanır mıyız açıkçası şu an için bilmiyorum ama diğerlerinde kullandık. Yine bunda da aynı şekilde olsun, olmazsa yazarız. Buraya kadar tamam. Şimdi benim yapacağım şey burada bir döngüyle birlikte ya da burada bir flat list kullanabilirim. Burada ne yapabilirim? İşte aynı şekilde ürünlerimi getirebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Öncesinde biz bir use effect yazalım. Biz nerede bir use effect kullandık mesela? Şöyle subkategori diyelim. Pardon, filter diyelim. Evet, şurada mesela bir tane use effect'imiz var. Bu use effect'i aynı şekilde geleyim, alayım, kopyalayayım ve üzerine değişikliklerimizi yapmaya çalışalım. Hemen şunu şöyle direkt kopyalayacağım.
İsmi Fetch Categories değil, Fetch Product şeklinde olsun. Şimdi bizim yukarıda demiş olduğumuz gibi iki tane yanlış yere yazdım galiba, değil mi? Evet, yanlış yere yazdım. Pardon arkadaşlar. Bunu geri alıyorum şöyle. Burayla bir işimiz yok. Tamam. Biz bunu normalde nereye ekleyeceğiz? Product liste ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi yüz efekti öncelikle gelip şöyle direkt yükleyelim. Daha sonra bunun ismini Fetch Product diyelim. Ve burada teker teker dolduralım. Şimdi biz normalde nerede bir sorgulama işlemi yapacağız? Product'ta bir sorgulama işlemi yapacağız. Ama sorgulama işlemini yaparken de bizim buradaki filtremiz buradaki gibi birazcık basit olmayacak. Bunun için şöyle yapalım öncelikle. Şu Fetch Product şunları şöyle düzelteyim. Daha sonra şunları da gerçi düzeltmem gerekiyor. Şimdilik sileyim en azından. Daha sonra içini doldururuz. Tamam. Şimdi normalde bizim burada nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Kategori ID ve subkategori ID'ye göre bir filtre oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle Pocket Base'imizi açalım ve Product bölümüne tekrar gelelim. View bölümüne geldiğimizde diyor ki arkadaşım diyor, pardon, List Search bölümüne geldiğimizde diyor ki arkadaşım diyor, Products diye yazarak diyor burada bir filtre ile birlikte yine aynı şekilde kullanabilirsin diyor. Şimdi bizim filtre'ımızda biz şunu diyeceğiz. Created belki kalabilir, kalmayabilir, problem değil. Ama diyeceğiz ki kategori ID'si buna eşitse ve aynı zamanda subkategori ID'si eğer ki varsa, yoksa hiç girmeyeceğiz o topa. Eğer ki varsa o zaman ne yapacak, bana bize şunu ver şeklinde söyleyeceğiz. Onu da sorgumuza, yani buraya ve bağlacı ekleyerek ne yapacağız? O sorgumuzu da yapmamız gerekiyor. Şimdi biz sadece şuradaki şu ismi şöyle direkt kopyalayalım buraya. Daha sonra buradaki bu filter seçeneğinde buradan direkt silelim. Sadece burada bir filter kalsın ve virgül ekleyelim. Şimdi bu filtre neden böyle yaptım? Çünkü geleceğim bu filtre yukarıda bir const olarak tanımlayacağım. Filter diyeceğim ve eşittir. Diyeceğim ki filter eğer subkategori ID varsa o zaman bana şunları yap. Şöyle yapalım, pardon. Şöyle. Varsa bana şunları yap. Yoksa da o zaman bana bunları yap şeklinde söyleyeceğiz ve buradaki sorgumuzu ne yapacağız? Buna göre çalıştıracağız. Ve bizim normalde zaten şöyle modelimize gelip bakacak olursak kategori diye bir alanımızın olması gerekiyor. Bakalım şöyle. Evet, kategori ve subkategori. Buraya tekrar diyeceğim ki kategori eşitse benim buradan şeyden gelen ID'imle bunları birbirine eşitse şöyle. Evet, bunları bu arada tırnaklarla yazmamız gerekiyor. String karakter olduğu için bunları bizden Pocket Base istiyor. O yüzden dolayı bu değerler tırnaklar içinde olmalı. Kategori ID şuradan bir boşluk olması gerekiyor. Şöyle direkt buraya yazalım. Diyelim ki kategori ID. Aynı zamanda VV şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalayalım. Evet, şöyle ve buraya da sub kategori ID ve sub kategori diyeceğim. Burada da öyle olması gerekiyor. Tamam. Burada bu şartımızı aynısını zaten ne yaptık işte, diyoruz ki eğer iki değerde varsa bize bunları ver. Ama değerler subkategori ID nalsa o zaman bize ne yapacak? Sadece bunu yapacak. O yüzden dolayı yine aynı şekilde geliyorum. Bu arkadaşı buraya yazıyorum. Şunların başına birer tane boşluk atayım. Sonlarına birer tane boşluk atayım. Bize daha sonra problem olmasın. Pardon, şuraya değil, şuraya atacağız. Tamam. Başka subkategori vesaire diyor. Biz bunların isimlerini de yine aynı şekilde söyleyelim. Ne yapacağız? Set products diyerek değerimizi buna atayacağız. Eğer ki hatalı bir durum varsa bize bu mesajları yazacak. Fetch product diyerek de bunu çalıştıracağımızı söyleyeceğiz. Sayfamız yenilendiğinde F5 olduğunda da sürekli kontrol etmesi gereken iki tane değerin olduğunu, bunları da buraya ekleyerek söyleyeceğiz. Buraya kadar tamam. Eğer ki hiçbir kayıt yoksa, bir sorun varsa o zaman ben if error diyerek burada bir tasarımda söyleyebilirim. Yani şöyle diyelim, mesela return diyelim. Bir tane text açalım. Diyelim ki işte error ve içinde error mesajı yazdıralım. Sonra view bölümünde yapacağımız şey şu şekilde olacak. Şimdi biz normalde şu
Burada product'larımız olacak. Üzerine tıkladığımız zaman aynı zamanda bir yere de gitmesi gerekiyor. Bir sepet işlemi vesaire de yapabiliriz. Ya da detay sayfasına da gitmesi gerekiyor. Bunları da yapacağız. Bununla ilgili herhalde şeylerimizi burada yazarız. Şimdilik yazmayalım ya da daha sonra duruma göre bakarız. Ben buraya tekrar geleyim yine aynı şekilde. Diyelim ki bir tane flat list diyelim. Ve bu flat listin data özelliğine diyeceğim ki yukarıda tanımlamış olduğum product. Class name'ine flex diyeyim ki yan yana olsun ve num columns'ına 3 diyeceğim ki yan yana 3 tane olabilir diyeceğim. Ve anahtarları içinde yani şeyler içinde item'dan item ID şeklinde söyleyeceğim. İsmi item ID olarak yani erişebilmek için ve bunları render item'la bizim değerlerini erişilebilir hale getirmiş oluyoruz aslında. Tekrar geliyorum burada yine aynı şekilde item kullanacağım. Şöyle tut parantez. Evet item ve burada tekrar gelip diyeceğim ki şurası pardon. Tamam. Burada artık nasıl bir tasarım yapmak istiyorsak direkt yapacağız. Şöyle yapalım biz. Bizim zaten product item'ımız var. Item değeri göndereceğiz. Diğer taraftan zaten item'ı yakalayacağız. Şöyle direkt söyleyelim. Tekrar gelelim. Item. Evet. Bunun item özelliği yok tabii. Hemen şuraya öncelikle gelelim. Interface. Product item props. Item. Bunun şeyde ne olacak tabii ki bizim product prop şeklinde olacak. Tamam. Bunu kaydedelim. Tekrar buraya gelelim. Şuraya eklemedik. Tamam. Buraya tekrar gelelim. Item şeklinde göndereceğiz. Evet bakalım bir şey olmadı gibi. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Var mı bir değişiklik? Product listi tabii ki biz hiçbir yerde söylemedik. Önce gelip bunu da söylememiz gerekiyor. Tekrar buraya geliyorum. Product list. Daha sonra bu arkadaşın iki tane değeri var. Kategori ID'si var. Bir de sub kategori ID'si var. Bunlar zaten yukarıda tanımlamış olduğumuz şu değerler. Selected kategori ve şey. Şöyle yapacağız tekrar. Diyeceğiz selected kategori. Buna da yine aynı şekilde sub selected sub kategori şeklinde söyleyeceğiz. Evet refresh etsin. Evet şu an bize BB doesn't bir şeyler dedi. Biz burada bunu kopyala yapıştır yaptığım için tabii ki yüklememişim. Büyük bir ihtimal o yüzden dolayı problem yarattı. Tekrar gelip yine aynı şekilde ekliyorum. Şöyle tekrar bir daha bir gir çık yapalım bakalım. Evet görmüş olduğumuz gibi product item şeklinde bana 3 tane yan yana söyledi. Hatta 9-10 tane ürünüm varmış benim su ve içecekte. Şuraya tekrar gelip bakalım. Bakın burada 6 tane ürünüm varmış. Fırındana geleyim. Burada 2 tane ürünüm varmış. Evet ürünlerimizi bu şekilde rahat bir şekilde listeledik. Artık ne yapacağız? Biz buradaki itemlarımıza bir tasarım uygulayacağız. Yapmış olduğumuz tasarımla birlikte bunları göstereceğiz. Evet şimdi productlarımızı listeleme işlemiyle devam edelim. Biz zaten buraya bu şekilde listeledik. Şimdi buraya bir tasarım yapacağız. Şimdi öncelikle ben şu product listimdeki şu product item'daki ismi product olarak değiştireceğim. Daha anlaşılabilir olması için. Bunu bu şekilde gelip kaydedeceğim ve şunları yine aynı şekilde düzelteceğim. Daha sonra benim bir yönlendirme işlemi yapmam gerekiyor mantıken. Şöyle bir navigation yazalım. Daha sonra product'ın detay sayfasına yönlendirme işlemi yapacağız. Ama şu an için en azından aşağı yukarı bir şeyini ayarlamış olalım. Tekrar buraya geleyim. Şu an için tabii ki böyle bir sayfa oluşturmadık ama şunu yine kullanarak buradaki press özelliğini yine kullanarak yönlendirme işlemini yapabiliriz. Hemen on press diyelim. Daha sonra şöyle bir parantez ve navigation nokta navigate. Daha sonra product details diyelim. Virgül. Tekrar tuttu parantez product diyelim. Tamam. Şu an için herhangi bir hatamız yok. Daha sonra bir stil tanımlaması yapalım. Şimdi normalde ben sayfamın boyutlarına göre yine aynı şekilde
değerler vermem daha mantıklı olacaktır. O yüzden dolayı diğer sayfalarımda kullanmış olduğum şu arkadaşı yine aynı şekilde ekleyeyim. Şu kütüphanesini buraya yazalım. Şimdi bizim burada ekleyeceğimiz stile şu şekilde diyelim, bit değerine bitin screen bitin çarpı 0.285 diyeceğim sanırım. Daha sonra height değerine de screen height yine aynı şekilde çarpı 0.30 diyelim. Daha sonra eğer ki sıkıntı olursa bunların boyutlarını değiştirelim. Daha sonra bir class name ekleyelim. Margin top 3 flex item start mx2 rounded diyelim şu şekilde. Evet, bir de background white diyelim ve padding 3 diyerek bir tanımlama yapalım. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir yapımız oldu. Şimdi içini dolduralım. Eğer ki bir fazlalığımız vesaire varsa ona göre tekrar olmazsa düzeltiriz. Şimdi ben ilk olarak buraya text'i şuradan silelim olmazsa. İlk olarak biz buraya bir image ekleyerek başlayalım. Image için şöyle tekrar geliyorum. Image diyeceğim. Evet, şöyle. Daha sonra bunu işte source özelliğine diğer taraflardan yine aynı şekilde kopyalayarak normalde işte ne var? Product Collection ID var. ID var. Images var. Images'lardan 0. indeksteki olanını istediğimi söyleyeceğim ve şunun kütüphanesini ekleyeceğim ve bu şekilde resimlerimi getirmeye çalışacağım. Evet, herhangi bir şey gelmedi. Çünkü biz buraya herhangi bir class name ve stil vermedik. Hemen buraya bir class name diyelim ve de full aynı zamanda rounded x large diyelim. Bir de şey verelim, tekrar stil verelim. Burada da height özelliğini verelim. Yukarıda da verebiliriz aslında height ama biz vermeyelim, hiç burada verelim. Diyelim ki height screen width çarpı 0.285 diyelim. Burada da 0.30 kullandık. 285 kullanarak işte birazcık boşlukla birlikte kullanabileceğimizi söyleyeceğiz. Şu şekilde bir tasarım oldu. Bunun boyutun olmasa duruma göre birazcık daha düzeltiriz. Öncelikle işlerini bir dolduralım. Tekrar bu image'in dışına çıkayım. Hemen buraya tekrar yeniden bir view tanımlayalım. Bu view'un içine bir tane text ekleyeceğim. Ve bu text'in içine de product nokta price diyelim. Tekrar yeniden bir tane daha text kopyalayalım. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi normalde ben bunun yanına bir de para birimi yazmak istiyorum. O yüzden dolayı şöyle hazırlamıştım. Şunu gelip kopyalayacağım yine. Şöyle. Evet, bunu yok. Buraya değil. Şuraya kopya yazalım. Evet, şöyle yanına 5 TL, yine TL'nin ibaresi. Bunu ne yapacağım? Buraya bu şekilde yazacağım. Yine şöyle yapalım. Text. Bu arkadaşa bir class name verelim ve bu arkadaşa hemen bir üzerine çizgi atalım. Bir tane daha fiyatımız var ya, onu da kullanacağız çünkü. Şöyle yapalım. Diyelim ki text gray 500 diyelim ve text exist şeklinde olsun. Evet, şu şekilde çizgilerimizi attık. Yine aynı şekilde şöyle bu arkadaşlar şöyle bir hizalayalım. Bundan bir tane daha kopyalayalım ve tekrar buraya yapıştıralım. Bu sefer şu arkadaş olmayacak. Ve yazımızda getirin rengi bir olsun, olmazsa duruma göre değiştiririz. Şu getir color diyelim. Tamam. Şimdi bundan normalde yan yana falan olması gerekiyor. Buradaki view o zaman bir flex yapıda olduğunu söylemem gerekiyor. Flex row mt2 item center diyelim mesela. Evet, yan yana bunları da yazdık. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Product name'ine ihtiyacımız olabilir. Bunu bir yere yazdıralım. Şu view'dan yine dışarı çıkalım. Tekrar şuraya yazarak devam edelim. Diyelim ki bir tane text ve bunun içine de yine aynı şekilde kapatabilirsem bir de evet, product nokta name diyelim. Bu da tamam. Onun dışında product'ımızla ilgili başka ne özelliğimiz vardı? Şöyle type diye bir özelliğimiz vardı sanırım. Evet. Normalde aslına bakarsanız ben bununla ilgili başka bir tanımlama vesaire bir şeyler yapmam gerekiyor. Aslında şimdi ben eklerken burada
birazcık eksik bir ekleme yaptım aslında. Biz buraya sadece adet dedik. Aslında type yanına bir de aynı zamanda varsayılan bir tane daha değer ekleyebilirdik. İşte 500 gram, bir adet gibi ya da kilo vesaire ürünlerimiz var ya. Ona göre bir tanımlama yapabilirdik. O yüzden dolayı şimdilik burası olmazsa böyle dursun. Daha olmazsa tasarımı birazcık değiştirmek için bir şeyler yapabiliriz. Ya da şöyle bir adet şeklinde olsun. Ya da şunu diyebiliriz. Tekrar buraya. Eğer ki product nokta tipse durum. Evet. Parantezi evet, yanlış kapattım. Parant type'sa durum. O zaman bana şunu yap. Evet şöyle. O zaman bana bunu yap, değilse de bunu yap şeklinde de söyleyebiliriz aslında. Burada işte product tip buysa bir pardon, product tip eşitse adete böyle olacak. Bir değilse boş. Tamam, bir bin. Şöyle tekrar bakalım. Şimdi meyve sebzeye gelecek olursak bakın 1000 gram yazdı. Su içeceğe geldiğim zaman görmüş olduğumuz gibi bir adet yazdı. Şimdi bunu da tabii ki birazcık hemen tipiyle stilleriyle oynayalım. Hemen şu arkadaşa öncelikle gelelim, bir senin fontun semibold olsun. Text'in SM olsun. Margin top 1 diyelim. Tekrar şu arkadaşa yeniden gelelim. Class name'ine text'in gray 400 olsun. Font'un semibold olsun. Text'in XS olsun. Evet güzel. Bir de margin top 1 diyerek bir de şöyle küçük bir boşluk daha verelim. Flex row, şuraya tekrar bir flex eklesem nasıl olur? Şunun ikisi ayrısını istedim. Çünkü şöyle yapalım. Text XS price, şuraya ML auto desem ya da MX auto desem. Yan yana olmasınlar istedim ama pek güzel durmadı gibi. Tamam neyse dursun şu an bu şekilde. Şu an evet. Şu an bakın aşağı doğru geldiğim zaman bu arkadaşın tamamı gözükmüyor. O yüzden dolayı biz buraya ekstradan bir de anlaşılan şey vermemiz gerekiyor. Margin bottom 20 desek şöyle nasıl olur? Evet. Buraya verdiğim zaman bu oluyor. Buraya değil de product liste verirsem daha mantıklı olacak gibi duruyor. Evet, class name şurada flex, buraya diyelim ki margin bottom 20 diyelim mesela. Evet şu an tamamını görebiliyorum. Daha yeni tamamını göremiyordum. Bunu da ayarlamış olduk. Tasarım aslında güzel duruyor gibi. Başka ekleyeceğim bir şey. Şimdi bunun altına bir tane de artı butonu eklemem gerekiyor mantıken sepet ekleme işlemi için. Bunu hemen yine aynı şekilde gelip yapalım. Şuraya tekrar yeniden touch able opacity yazalım. Ve buna daha sonra bir on press özelliği yazacağız. Bir class name ekleyelim. Evet şöyle. Ya da içine öncelikle bir tane ikon ekleyelim biz. Şöyle yapalım. Plus ikona ihtiyacımız var. Ben daha önceden hazırladım. Direkt kopyalayacağım. Şu şekilde. Sonra şunun kütüphanesi var. Yine aynı şekilde ekleyeceğim. Şöyle kaydedeceğim. Tekrar gelip bakalım. Evet şöyle bir artı butonumuz var. Şimdi hemen bu arkadaşlar bunun şeyini ayarlayalım. Öncelikle buna bir stil yazarak başlayayım. Normalde bu arkadaş absolut bir yapıda olacak. Bunu da söylememiz gerekiyor tabii ki. Hemen şurada absolut diyelim ve burada aşağı yukarı tanımlamaya çalışalım. Diyelim ki top özelliğin senin eksi 10 diyelim. Şöyle sileyim. Tekrar süslü parantez şöyle yazalım. Evet üst tarafa geldi. Tamam. Right diyelim yine aynı şekilde. Eksi 10 diyelim. Bu tarafa atacaktır. Bu da tamam. Width değeri ekleyelim. Diyelim ki işte 30. Height özelliğim 30. Border width 0.3 diyelim. Border color evet şöyle ya da bir dursun bakalım önce nasıl duracak. Şöyle geldi. Hatta border vesaire eklemeyelim olmazsa. Şunları şuradan şöyle kaldırayım. Şuraya tekrar gelin. Burada yapalım olmazsa. Diyelim ki border rounded full diyelim.
Flex row justify center item center background white değil gibi. Yani yuvarlakla şey eklemeye çalıştık ama tam istediğimiz gibi olmadı. Birazcık sanki aşağı doğru gelmesi gerekiyor. Top 12 desem nasıl olur? Olmadı. 8 desem birazcık daha 7. Şu arkadaşa da 7 diyelim bakalım. Evet, yani güzel gibi bence. Buradaki artıya bastığımız zaman artık ne yapacak? Sepet ekleme işlemini yapacak. Başka sanırım şu an için tasarımımıza ekleyeceğimiz burada bir şey kalmadı gibi. Artılarla buradan zaten sepet ekleyeceğiz. Bununla ilgili işlemlerimizi yazacağız ama onun öncesinde search sayfamız var ve profilimize giriş sayfalarımız gibi sayfalarımız var. Onları da halledelim. Daha sonra da zaten sepet işlemlerini aynı şekilde yaparak devam edeceğiz. Şimdi unuttuğumuz bir nokta daha var tabii ki. Normalde biz bu arkadaşlara hala tıkladığımız zaman şunlara vesaire bakın hala subclicked vesaire yazıyor. Normalde biz artık bunlara tıkladığımız zaman ne gelmesi gerekiyor? Buradaki yani yazmış olduğumuz şeylere göre verilerin gelmesi gerekiyor. Şöyle tekrar geri geleyim, orası sanırım boşmuş. Burada meyve ve sebzeye göre gelmesi gerekiyor mesela. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Sub kategori filter olması gerekiyor. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi bunlar yazıyor. Biz bunları buradan hemen aynı şekilde gelip siliyoruz. Burada tekrar gelip diyeceğim ki set aktive sub kategori aynen. Diyeceğim ki item'ın nokta id'si virgül yine 10 sub kategori select yine item'ın id'si diyerek bunu da göndereceğiz. Şimdi tekrar yeniden bir daha bir kontrol edelim, var mı bir sıkıntımız. Sebzeye tıklayacağım, görmüş olduğumuz gibi sebze. Meyveye tıklayacağım, görmüş olduğumuz gibi meyvemiz geldi. Şimdi burada item.name'de bunun geldiğini görüyoruz ama herhangi bir işaretleme olayında olmadığını fark ediyorum şu an. Şöyle yapacağım, o yüzden dolayı şu an bu aradaki farkı çözmemiz gerekiyor tabii ki. Şuraya tekrar yeniden bir konsol silmiş olduğum şu yazıyı tekrar yazayım. En azından nerede ne hatası yapıyorum bunu görmeye çalışayım. Su içeceğe tekrar tıklıyorum. Damacana diyeceğim. Damacanaya tıkladığım zaman damacana geldi. Key tamam. Item tamam. Item nokta name aktif sub kategori. Bu da tamam. Burada neyi acaba şey yapmadık? Şimdi diğer tarafta şöyle karşılaştırsak daha mantıklı olabilir. Hemen şöyle bir daha tekrar bakayım. Kategori box, pardon kategori filter. Biz burada yanlış hatırlamıyorsam evet aktif kategori item ID. Burada da aslında ID'ye göre olması gerekiyor sanırım. Şöyle bir bakalım, item ID diyelim. Tekrar olmazsa duruma göre değiştiririz. Gazlı içecekler diyorum. Evet, ID'ye göre yaptığımız zaman bu arkadaş da düzeliyor. Tekrar şöyle bakalım. Sebze. Evet. Fırından diyelim. Pasta diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bu bölümü de bu şekilde halletmiş olduk. Şuradaki şu konsol nokta logosu diyelim. Sürekli bize aşağıda vesaire yazmasın. Sadece bize getirmesi gereken şeyleri getirsin. Evet, şimdi search screen sayfamızı yaparak devam edelim. Zaten biz burada bir arama işlemi yapmasak da bir filtreleme işlemi yaparak ürünlerimizi getirebiliyoruz. Aynı şekilde ne yapacağız? Buna uygun bir sorgu yazarak devam edeceğiz. Bunun için search screen sayfamı yine aynı şekilde açıyorum. Burada öncelikle bir iki tane şey tanımlamam gerekiyor. State tanımlamam gerekiyor. Şimdi benim mantıken query diye bir tane şey tanımlayacağım. Buraya yazacağım şeyleri, yani bir input alanı oluşturacağım. Buraya yazacağım bu değerleri, bununla birlikte ne yapacağım? Yakalayacağım ve ona göre yazacağım. Daha sonra yine aynı şekilde benim product'larla ilgili bir state'e ihtiyacım var ve yine product props'u type'ını kullanarak kullanabileceğimi söyleyeceğim. Yine aynı şekilde error'la ilgili bir tane de şey ekleyeceğim. Bunun dışında ekstradan şimdi biz normalde buraya bir input yazdık ya, input'un içine bir şeyler yazdık. Eğer ki çok hızlı yazarsak otomatikman sürekli istek atacaktır ve sürekli istek attığı için de bize backend'imizi yoracak ve olumsuz cevaplar almamıza sebep olacaktır. Bu yüzden dolayı da bizim muhakkak bir tane timeout, yani bir zamanlayıcı kullanmamız gerekiyor. O yüzden bir de bununla ilgili şu şekilde bir timeout yazacağım. Bunların şöyle bir kütüphanesi var mı bakalım. Yok, bir sıkıntı yok gibi. Zaten bunun kütüphanesi Node.js ya da yukarı isterseniz yine yazabilirsiniz ya da direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamam, biz bunları bu şekilde tanımlayalım.
Onun dışında biz artık işlemlerimizi user effect'te yapmayacağız. Nerede yapacağız? Bir şeyde yapacağız. İşte handle click diyebiliriz. Handle bir şey diyebiliriz. Bunun içinde yani bir fonksiyonun içinde yapacağız. Çünkü bizim yapacağımız işlem aslında neyin içinde olacak? Bir input'un içinde olacak. Şöyle biz ufaktan buraya bir tasarım yapmaya çalışalım. Yapmış olduğumuz tasarımla birlikte daha sonra bunları aynı şekilde gelip kullanalım. Hemen buraya diyeceğim ki bir stil tanımlayalım. Ve buranın flex bir olduğunu ve bir de küçük padding eklemek istediğimi söyleyelim ve ona da 16 diyelim. Sonra tekrar gelelim biz buraya. Bir tane text input ekleyelim. Ve bu text input'un placeholder'ına diyelim ki search for product diyelim. Evet. Diyor ki ne diyor? Useref doesn't not exist diyor. Bunları muhakkak kullanman gerekiyor diyor gibi bir şeyler var. Hemen buraya tekrar gelelim. Bir value değeri verelim. Yukarıda tanımlamış olduğum query'yi burada bunun içinde söyleyeceğim. Daha sonra on change diye on change text diyelim daha doğrusu. Handle query change diye bir tanımlama yapalım. Ve bu arkadaşı da yine aynı şekilde gelip yukarıda tanımlayalım. Hemen buraya tekrar geliyorum. İsmi neydi bu arkadaşın? Bu. Bu arkadaşın şöyle yapacağım. Diyeceğim ki value, evet, value diye bir değer göndereceğim. Sana string olacak. Ve sen bana buna göre işlem yapacaksın diyeceğiz. Yani biz buradaki value'yu oraya göndermiş olacağız. Daha sonra buraya bir stil ekstradan yazabiliriz. Şöyle eşittir diyelim. Üstü parantez aç yapalım. Şöyle bir kaydedelim. Bir şeyler gözükecek mi? Şöyle tekrar bakalım. Hala useref ile ilgili bir hata olduğunu söylüyor. Sanırım şuradaki useref'in kütüphanesini yüklemedik. Şunu tekrar gelip yapacak olursam tekrar baktığımızda bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Tamam. Şimdi hemen burada bir stil tanımlayarak devam edelim. Hatta class name de vesaire de yazabiliriz. Aslında biz bunu böyle yazmayalım. Direkt class name diyerek gidelim. Diyelim ki bir border ekleyelim buraya. Evet. Padding 3 desek. Güzel. Border'ımıza hemen bir renk verelim. Slate 500 diyelim. Hatta birazcık daha açalım. 300 diyelim. Tamam, böyle daha iyi gibi. Padding 3'te işimizi görür. Onun dışında başka bir şey eklemem sanırım gerekmiyor. Tamam. Padding 3 fazla da olmuş olabilir. 2 yapalım. Tamam, 2 daha güzel gibi. Şimdi bunun aşağısına biz yine aynı şekilde ürünlerimizi getireceğiz. Bunun için burada product liste ne kullandıysak aynısını kullanabiliriz. Yani buradaki gibi bir flat list kullanabiliriz. Burada errorla ilgili herhangi bir şey yazmamışım. Burada istersek yazabiliriz. Hatta burada kesin yazalım. Çünkü eğer ki gerçi onun için kayıt bulunamadığı gibi bir şey de kullanabiliriz. Ya da hiç yazmayalım. Duruma göre olmazsa tekrar bakarız. Şu flat listimi yine aynı şekilde geleyim buraya yazayım. Ctrl 9'da şu şekilde hizalayayım. Daha sonra product item'ımın kütüphanesini yükleyeyim. Datalar bölümümüzde yine products yazsın. Yukarıda zaten products diye tanımladık. Bunlar yine aynı şekilde dursun. Şöyle tekrar gelip bir sayfamızı yenileyelim. Flat list'in kütüphanesi yüklü değilmiş. Bunu da şöyle ekleyelim. Bir hatamız var mı? Şu an bakalım. Şu anlık bir hatamız yok. Şimdi bunlarla ilgili artık fonksiyonlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi biz burada item id bunlarla ilgili de bir değişiklik yapmamız gerekmiyor. Tamam. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Öncelikle biz burada product liste kullanmış olduğumuz gibi şu const fetch product'tan yine aynı şekilde kullanacağız. Ama biz bunu burada ekstradan bir fonksiyonmuş gibi kullanalım. Daha sonra istediğimiz yerde yine aynı şekilde çağıralım. Şimdi diyelim ki yine aynı şekilde AS'ye yenince sana bir tane value değeri gelecek ve türü string olacak diyelim. Daha sonra buraya tekrar geliyorum. Bir tane const tanımlayacağım ve diyeceğim ki controller ve eşittir new abort controller diyeceğim. Bu arkadaş bizim ne işimize yarayacak? Şimdi biz buraya bir şeyler yazdık ya, bakın. Şu an siliniyor. Düzelteceğiz zaten. Biz buraya arada sürekli bir şeyler yazdık ya. Yazdığımızda mesela kola yazacağız. Kol yazdıktan sonra A'ya bastığımız zaman kolla ilgili aramasını bırakacak, direkt kolanın aramasını yapacak. Yani amacımız bu olduğu için ne yapacağız, o yüzden dolayı abort controller kullanacağız. Bununla birlikte
consignal diye yeniden bir şey tanımlayalım ve diyelim ki controller'dan gelen signal diyerek biz bunu burada aslında kullanmış olacağız. Daha sonra burada cons filter bölümümüz var. Görmüş olduğumuz gibi buraya yeniden bir şart yazalım ve bunu kendimize göre kullanalım. Şöyle tekrar geliyorum. Diyeceğim ki name'de bir arama yapacağım. Şu tuhaf işaretten ihtiyacım var. Kopyalayacağım o yüzden şu. Daha sonra bu aç kapat. Şöyle. Bu işaret nereden geliyor şimdi onu da göstereceğim. Şöyle ve value diyeceğim. Şimdi tekrar gelelim bizim şu dokümantasyonumuza. API Preview kısmına geldiğimizde burada filter seçeneğine geldiğimizde arama ile ilgili ayarlarımızın burada olduğunu görüyoruz. Like yani kelimenin içinde ara istiyorsak eğer bu ifadeyi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Hatta bunu yüzdelerle birlikte de kullanabilirmişiz. Biz şimdilik böyle yapalım. Eğer ki işimize yaramazsa yüzdeleri de işin içine dahil ederiz. Bunu tekrar geldim buraya bu şekilde yazdım. Daha sonra arama ile ilgili zaten filter bölümü vesaire var. Ama ben buraya ekstradan bir de signali ekleyeceğim ki burada tanımlamış olduğum bu signali bana ne yapacak? Eğer ki ee, eğer ki kol yazdıysam dediğim gibi işte A'ya bastığım zaman kolu durduracak, direkt kola üzerinden arama yapacak. Şurada bir yanlışlık yapmışız. Aslında diğer tarafta da yanlış olmuş. Bu kopyala yapıştır yaptığımız için sanırım o yüzden dolayı ben buradan kopyaladım. Buradaki bu hatayı da düzeltebiliriz. Çünkü biz sonuçta product'larda arama yapıyoruz. O yüzden dolayı bunu aslında düzeltmemiz gerekiyor. Daha sonra set products record, bunlar yine aynı şekilde hepsi kalıyor, tamam. Şimdi burada arama işlemini gerçekleştireceğiz ve value string dedik zaten. Buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki set query value değeriyle olacak. Daha sonra if diyeceğim. Time out reference ve current diyeceğim. Yukarıda tanımlamış olduğum değerlere göre diyeceğim ki clear timeout ref nokta current diyeceğim. Biz bununla bir zamanlama işlemi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden dolayı bunları bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra tekrar geleceğim. Diyeceğim ki timeout ref current eşittir set timeout. Yani bir süre atayacağız şimdi. Artık diyeceğiz ki süre şu kadar olacak. Pardon, şu kadar olacak diyelim mesela. Bu kadar olsun süremiz ve bu süreden sonra yapılacak şeyleri söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki eğer ki value'nun length'i yani uzunluğu iki karakterden uzunsa arkadaşım, o zaman sen bana fetch product ve benim value değerimi göndererek arama yap. Ama değilse o zaman sen bana sadece set products'ımı ne yapacaksın? Boş olarak getireceksin diyeceğiz. Bunları bu şekilde yazacağız. Başka neye ihtiyacımız var? Şöyle bir bakalım. Bir şey yazabiliyor muyuz? Artık bir şey yazabiliyoruz. Error details bilmem bir şeylerle ilgili bir hata olduğunu söyledi. BP'nin kütüphanesini yüklememişiz. O yüzden dolayı hata aldığımızı söyledi. Şunu şöyle tekrar gelip yazalım. Tekrar buraya gelelim. Mesela kol yazalım. Evet, kola yazalım. Şöyle şu an bakın çok seri girdim. Birazcık bekliyorum ve gitmiş olduğunu görüyoruz. Daha sonra tekrar yeniden bir daha bir deneyelim. Kola, bir sıkıntımız yok. Bunları da bu şekilde ne yaptık? Yazmış olduk. Şimdi normalde aslına bakarsanız şu an için herhangi bir sıkıntımız yok gibi. Ama use effect use effect'te de bunun ekstradan bir kontrolünü sağlayabiliriz. Yani timeout işlemi vesaire buraya da yazabiliriz ama sanırım gerek yok gibi. Şöyle tekrar yazalım. Kola, görmüş olduğumuz gibi Pringles yazalım. Hem pirinç var hem Pringles var. Onların da bu şekilde artık gelmiş olduğunu görüyoruz. Evet, search bölümümüzde bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi artık diğer sayfalarımızda yine aynı şekilde devam edebiliriz. Evet, şimdi kullanıcı giriş, kaydolma ve profil screen gibi sayfalar yaparak devam edelim. Şimdi normalde bizim Pocket Base'e geldiğimiz zaman burada API Preview'a tıkladığımız zaman yeni bir user yaratmak için bizden bu verileri istiyor. Yani biz register sayfamızı yaparken bu şekilde yapacağız. Giriş işlemleri içinde out with password kısmında da username ya da email ya da your password diyerek ne yapabiliyormuşuz? Bunlarla giriş yapabiliyormuşuz. Buraya kadar anladıysak şimdi artık bunlarla ilgili sayfalarımızı yaparak başlayalım. Şimdi normalde ben ilk olarak şunu istiyorum. Eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa burada profil screen sayfamız açılsın. Ama kullanıcı giriş yapmamışsa burada login sayfası, yani bir login screen açılsın istiyor.
O yüzden dolayı bununla ilgili bir konteks yazmam gerekiyor. Hemen tekrar geleceğim ben buraya. SRC klasörünün içine yeni bir folder oluşturayım ve ismine context diyelim. Tekrar yeniden geleyim ve diyelim ki out context nokta tsx diyelim ve bu şekilde bir context sayfası oluşturalım. Şimdi burada şöyle ya da hiç şey yapmayalım. Şöyle yapalım ya da rnf diyelim şöyle tekrar. Daha sonra bunun ismini out provider olarak değiştirelim. Dışarı aktarırken bu şekilde aktaracağım çünkü o yüzden dolayı. Onun dışında tasarımla ilgili şurada tanımlamam gereken bir iki tane şey var. Diyeceğim ki biz buraya out context nokta provider diyeceğim ve bir value değeri olacak bu arkadaşın ve buraya value diyeceğim. Ve yine aynı şekilde bu şekilde kapatacağım. Burada tekrar ne işlemi yapmak istiyorsam onları söylemem gerekiyor. Benim şu an için tabii ki böyle bir şeyim tanımlı değil ama biz şimdi tanımlayalım. Diyelim ki loading ya da children. Yani ya yükleniyor ifadesi olacak ya da ne olacak? Benim burada sayfamdaki içerik olması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi zaten bunları teker teker yukarıda tanımlayacağım. Sadece şu parantezler vesaire karışmadan bunları ufaktan halletmek istedim. O yüzden dolayı direkt bunları bu şekilde yazdım. Şimdi mantıken ilk başta children'ı benim yine burada aynı şekilde söylüyor olmam gerekiyor. Daha sonra durumlarımızı vesaire zaten burada söyleyeceğiz. Bir loading işlemimiz olduğunu zaten söyledim. O yüzden dolayı onu da gelip yine aynı şekilde burada tanımlayabilirim. Bir use state ile birlikte bunu şöyle direkt ekleyelim. Tamam. Onun dışında biz burada bir out context olduğunu söyledik. Bizim bunları gelip yine aynı şekilde burada tanımlamamız gerekiyor. Hemen buraya tekrar geliyorum. Burada yazmış olduğum gibi out context eşittir create context diyeceğim ve bu arkadaşı burada yaratacağım. Daha sonra export diyeceğim. Const diyeceğim. Use out diye yeni bir şey tanımlayacağım. Bu use out'u da şöyle use context ile birlikte dışarı aktaracağım. Diyeceğim ki return use context, yukarıda yazmış olduğumuz out context ile bunu ne yapacağız? Dışarı aktaracağız. Buraya kadar tamam. Şimdi artık burada diğer işlemlerimizi yapabiliriz. Şimdi benim kullanıcıyı mantıken yönlendirmem gerekecek. O yüzden dolayı bir const navigation yazalım. Eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa yapmamışsa bu durumlar için bir yönlendirmeye ihtiyacımız olacak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Onun dışında şöyle bir current user tanımlayacağım. Bu tanımlamış olduğum current user benim. Diğer sayfalarda mesela kullanıcı giriş yaptıysa current user işte buradaki API'mizdeki ismi mesela ne var? Name var ya da username var. Diyeceğim ki current user nokta username diyeceğim mesela. Ne yapacağım? Kullanıcının username verisini çekmiş olacağım. O yüzden dolayı bunu da ne yapacağız? Burada yazacağız. Kullanıcının yani ilk başta mantıken yine bu current user'lı yazdık okey. Biz normalde use context çalıştığı zaman mantıken ilk başta kullanıcı var mı yok mu bizim bir de bunu kontrol etmemiz gerekecek. O yüzden burada bir use effect çalıştırmamız gerekecek. Şunu yine sürekli çalıştırmasın, bir kere çalıştırsın diye şunu yine aynı şekilde buraya gelip yazacağız. Daha sonra tekrar gelelim buraya bir const page user diyelim ve eşittir async diyelim ve burada bir function işlemi yapalım. Şöyle hizalayayım. Şu arkadaşın şurada boşlukları sileyim. Evet, burayı yazmaya devam edelim. Şimdi diyeceğim ki öncelikle const out data diyeceğim ve eşittir await. Yüklemem gereken bir iki tane şey var. Öncelikle onları yükleyerek başlayayım. Şimdi şöyle hemen projemi durduruyorum. Şimdi normalde ben telefonumun belleğini kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı şu şekilde bir paket yükleyeceğim. Google'a isterseniz şunun ismini aynı şekilde yazarsanız npm install diye zaten karşınıza çıkacaktır. Direkt bunu aynı şekilde yüklemeniz gerekiyor. Bir de benim not modülle ilgili galiba dosyalardan birisi sanırım silinmiş. Yani şu not modülünün içindekilerden birisi. Şu arkadaşı yeniden bir güncelleyeceğim sadece. Siz de isterseniz yeniden aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Zaten bunu daha önceden yüklemiş olmamız gerekiyor. Tekrar npm run Android diyerek projem bir yandan çalışırken başlatılırken ben de işlemlerime devam edeyim. Şimdi biz buraya yüklemiş olduğumuz bu arka şeyle birlikte
ASYNC şöyle bir şey var. ASYNC Strong nokta get item diyeceğim ve telefonun içindeki verilere rahat bir şekilde erişebileceğim. Şimdi ben verilerimi kaydederken bu şekilde kaydedeceğim ve okurken de bu şekilde okumayı düşünüyorum. O yüzden dolayı bu şekilde yazacağım. Ve diyeceğim ki eğer ki out data null değilse, içinde bir veri varsa, o zaman sen bana bunun içindeki verileri getirmen gerekiyor diyeceğiz. Bu veriler işte token olacak, model olacak ve diyeceğiz ki json.parse daha sonra out data diyerek bu iki tane değeri ne yapacağız? Dolduracağız. Console.log diyerek aynı zamanda biz buradaki bu verileri de okuyabiliriz. Ben direkt şöyle kopyalayayım. Evet, modeli de yazdıralım. Onun dışında tanımlamış olduğumuz current user ile birlikte set current user diyerek modelimizi ne yapacağız? Bunun için aktaracağız. Bu şekilde kullanıcının yani current user ile biz verilerimize rahat bir şekilde erişebileceğiz. Daha sonra hata bölümlerimiz vesaire olması gerekiyor. If evet, if bunun şöyle yapalım. Şöyle yapmak mantıklı olacaktır. Tekrar buraya yeniden geleyim. Bir tane try catch yazalım. Daha sonra bu if'i bu try'in içine yine aynı şekilde alayım. Hatta şu arkadaşı da yine şöyle komple bunun içine alalım. Evet. Bunu denesin. Eğer ki bir hata varsa bana bu hatayı yazdırmasını isteyeceğim. Ve bunu console.log diyerek şu şekilde yazdırsın. Bunun dışında loading'imiz var bizim. Bu loading'imizin mantıken eğer ki daha önceden bir yerde çalışmışsa, bir şey olmuşsa bunu bizim yine false'a çevirmemiz gerekiyor. O yüzden dolayı burada durum olarak mantıken de final false diyeceğim. Evet, şöyle yapalım. Set şöyle kopyalayayım olmazsa. Evet. Tamam. Bunu da bu şekilde yazacağım. Şöyle boşlukları vesaire düzelteyim. Tamam. Şu arkadaşını şöyle yapayım. Tamam. Şimdi bunu aynı şekilde yazdık. Şimdi artık bir yeni fonksiyonlar tanımlayacağız. Tanımlayacağımız fonksiyonlar işte ne olacak mesela? Login işlemi olacak. Daha sonra register işlemi olacak. Daha sonra kullanıcının verilerini alabilmemiz için bir şey ve logout işlemi gibi işlemler olacak. Şimdi bize mantıken login işleminde neler gerekiyor? Bir kullanıcı adı ve bir parola gerekiyor. Bununla ilgili hemen bir tane fonksiyon yazarak başlayalım. Buraya diyeceğim ki ASYNC tekrar sana bir tane e-mail bir tane de password göndereceğim arkadaşım. Göndermiş olduğum bu verilere göre sen bana bu içeride yazmış olduğum şeyleri yapacaksın diyeceğiz. Şimdi mantıken yapması gereken şey şu şekilde olacak. Bir try catch işlemini aynı şekilde kullanacağım. Hata mesajlarını yukarıdaki gibi aynı şekilde yazabiliriz. Ben şöyle yapacağım. Şu hata mesajlarını şöyle direkt kopyalayacağım. Burada şimdi try işlemini yapacağız. Şimdi try işlemimizde mantıken kullanıcının denemiş olduğumuz gibi giriş işlemini yapmamız gerekiyor. Bunun için burada dokümantasyonda ne yazıyorsa aynısını kullanabiliriz. Buraya tekrar gelip bit password diyerek burada bize yazmış olduğu şunları yine aynısını burada gelip yazabiliriz. Şimdi tabii ki bunu kendimize göre değiştirmemiz gerekiyor. Burada out data demiş. Ben out data demeyeceğim. Record diyerek kullanacağım bunu. Çünkü out data yukarıda da kullandım. Karışıklık olsun istemiyorum. Daha sonra await Prisma DB collection. Bunu yine aynı şekilde ekleyeceğim. User diyeceğim ve audit password diyor. Ben burada e-mail ve password'ümü kullanmak istediğimi söyleyeceğim. Evet, şöyle yan yana yazalım. Tamam. Onun dışında eğer ki kullanıcı işlemi başarılı mı değil mi, bunları da bir yandan takip etmek istiyorum. O yüzden dolayı her tarafa console.log yazarak devam edeceğim. Sonra demiş olduğum gibi biz burada ne yaptık? Normalde bu veriyi okuyacağımızı söyledik. Aynı zamanda login işleminde mantıken bizim burada bunun kaydını da yapmamız gerekiyor. Bunun için tekrar yeniden buraya geliyorum. Diyeceğim ki await ASYNC strong set item ve burada şöyle virgül diyeceğiz ki json nokta strictfly parantez süslü parantez burada token, evet şöyle token 2 nokta record'dan gelen token, daha sonra virgül
model record'dan gelen, bakın ne gibi değerler varmış. Model var mı? Yok. Record var. Yine ne yapacağım? Bunu buraya atlayacağım. Onun dışında şuradaki ismi yine aynı şekilde almamız gerekiyor. Biz bu verileri zaten burada token ve model olarak yakaladık. Yine aynı şekilde yakalayacağız ama sadece işte tam olarak alması gereken değerlerin bu olduğunu burada söyleyeceğiz. Daha sonra eğer ki bu işlemleri başarılı bir şekilde yapmışsa biz de console login successful diyebilir. Ama bunları tabii ki yapması için bir de aynı zamanda bir kullanıcıyı set etmesi gerekiyor. Yani şuradaki gibi set current user'daki gibi aynı şekilde verileri alması gerekiyor. Buraya baktığımızda ne diyor? Modele göre yapmış. Biz de burada ne yapacağız tabii ki? Record diyerek bunu aynı şekilde kullanıcının durumu bu şekilde ne yapacağız? Current user'a set ederek başarılı bir şekilde yapmış olacağız. Evet, bunu da şu şekilde kaydediyoruz. Bu login işlemiydi. Şimdi artık register işlemine geçelim. Bir de son olarak şunu yapalım. Normalde kullanıcı giriş yaptığı zaman kullanıcıyı bir de bir sayfaya yönlendirmemiz gerekecek. Bunun için de navigate diyelim ve kullanıcıyı home sayfasına yönlendirelim. Burası tamam. Login de tamam. Şimdi aynı şekilde tekrar gelelim. Const ya da açık bırakayım eğer ki yazamayan arkadaşlar varsa şöyle bir göstereyim. Tamam. Şimdi tekrar yeniden geliyorum. Register işlemini yapalım. Diyelim ki const register async ve burada bir data alacağını söyleyeceğim. Neden data? Çünkü biz burada create işleminde bir data işlemi olduğunu görüyoruz. Biz yine kullanıcı aynı şekilde bir data göndereceğiz ve bize buna göre bir kayıt işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde burada bir try catch yazarak devam edelim. Şimdi hatalarımızı ben yine aynı şekilde gelip şöyle direkt kopyala yapıştır yapacağım. Hataları gerekirse program çalışırken konsola yazsın ki ben de aynı şekilde takip edebileyim. Onun dışında tekrar buraya yeniden geleceğim. Const diyeceğim. Ya da şuradan direkt kopyalayabiliriz. Diyor ki const record, şunu aynı şekilde gelip kopyalayalım. Prisma DB zaten şeyini yükledik ve users ve buradaki gelen datayı ne yapacağız? Aynı şekilde alacağız. Ve diğer sayfada zaten bunu kullanarak bir data göndereceğiz. Tekrar burada eğer ki işlemimiz başarılı bir şekilde olduysa register successful yazsın ve aynı zamanda kullanıcıyı bir sayfaya yönlendirsin istiyoruz. Nereye yönlendirebilir? Şöyle diyelim mesela mantıken login sayfasına yönlendirsin. Çünkü register sayfasındayız. Login'e yönlendirip kullanıcıyı ne yapabilir? Girişe zorlayabilir. O yüzden dolayı bir direkt bu şekilde yapalım. Daha sonra çıkış işlemimiz olacaktır. Şöyle tekrar gelelim buraya yeniden bir const logout diyelim ve eşittir async diyelim ve burada çıkış işlemimizi yazalım. Çıkış işlemimizde de yine aynı şekilde try ve catch kullanacağız. Her taraf olabildiğince console.log hazırladım ki aynı şekilde bir problem olduğu zaman bunları nerede hata yaptığımı ben de rahat bir şekilde bulabileyim diye. Ya bunlar isterseniz tabii ki ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz ya da kendiniz sürekli kopyala yapıştır yapabilirsiniz ya da işte sadece zaten mesajları okuyorsanız yine aynı şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi bizim mantıken logout bölümünde ne yapacağız? Normalde giriş yaparken şunu kaydettik. Şimdi çıkış yaparken de bunu yine aynı şekilde silmemiz gerekiyor. Yani aslına bakarsanız yapacağımız şey tam olarak bu. Sadece burada bu sefer ne yapacağız? Sileceğiz. Tekrar gelelim buraya. Evet, tamam, bu tamam. Burada set item değil remove item diyeceğim ve buradan bu verileri sileceğim. Bu sefer bunlara vesaire tabii ki ihtiyacımız yok. Sadece şunu bu şekilde yazmamız yeterli aslında. Tamam. Daha sonra set current user'ımızda aynı şekilde null yapalım ki değerlerimiz güncellenmiş olsun. Yine aynı şekilde console.log logout successful diyerek bu işlemi de bu şekilde tamamlamış olacağım. Buraya kadar tamam. Şimdi benim varsayılan değerlerim, burada bir value yazdım görmüş olduğunuz gibi. Burada ben bu value'ların hepsini tekrar burada söyleyeceğim. Diyeceğim ki const value eşittir işte current user virgül login virgül register virgül logout. Bunları ne yapıyoruz? Burada hepsini söylüyoruz ve buradaki value'muzla birlikte yukarıdakilerin hepsini buraya atayarak kullanılabilir hale getirmiş oluyoruz. Buraya kadar tamam. Kontekstimiz hazır. Şimdi gelelim yavaş yavaş bu konteksti kullanmaya.
Şimdi bizim normalde burada bir profil sayfamız var. Görmüş olduğumuz gibi, evet yanlış yere tıkladım sanırım. Şöyle geri geleceğim. Evet, profile şöyle tıklayalım. Profil screen normalde şu an ben giriş yapmadığım için normalde beni buraya atmaması gerekiyor. Yani giriş yapmam gerekiyor. Bu yüzden dolayı bununla ilgili öncelikle bir iki tane sayfa oluşturmam gerekiyor. Tekrar screen bir sayfasına geleyim. Diyelim ki register screen.tsx rnf. Evet, tekrar yeniden gelelim. Login screen.tsx rnf, tamam. Şimdi eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa o zaman bize login screen'e yönlendirmesi gerekiyor. Bunun için ben öncelikle out context'imi buna göre ayarlamam gerekiyor. app.tsx'ime yeniden geliyorum. Bunların dışına, pardon, bu şeyin dışında olacak. Her zaman bu en dışında olması gerekiyor. Tekrar geleceğim buraya, out provider diyerek bunu bir aç kapat yapacağım ve bunu burada şu şekilde tanımlayacağım. Bunları tanımladıktan sonra bakalım sayfamızda herhangi bir hata var mı? Out provider ile ilgili en azından şu an bunu görmüş olacağız. Şöyle bir bakıyorum, bekliyorum ben de. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu şekilde bir şeyler geldi. Şu an normalde şöyle bir daha bir tekrar bakalım. Şöyle tekrar tıklayalım. Evet, şuradan şunu da şöyle açayım, olmazsa bir hata vesaire varsa görelim en azından. Evet, tekrar bir yeniden başlatıyorum uygulamamı hemen. Projemiz yeniden açılıyor. Evet, şu an projemiz aslında açıldı. Hiçbir şey gelmiyor. Out provider'dan da demek ki kaynaklı bir sorunumuz var. Out context'imize şu şekilde gelip bakacak olursak normalde biz eğer ki açılamamasının sebebi büyük bir ihtimal burasıdır. Çünkü biz use effect'te bir şeyler yapacağımızı söyledik. O yüzden dolayıdır. Burayı şöyle silsem mesela sayfam açılıyor mu? Hemen şöyle bir bakalım. Evet, yeniledim sayfamı aslında. Bir şeylerin gelmiş olması gerekiyor. En azından şöyle yapalım. Biz buradaki conf fetch user diyor. Biz bunu herhangi bir yerde çağırmadık. Büyük bir ihtimal sıkıntı bundan dolayı olduğunu zaten düşünüyorum. Hemen tekrar geleceğim burada. Diyeceğim ki fetch user'ı bana şu şekilde tanımla, yani başlat diyeceğim. Bu şekilde yazacak olursam zaten uygulamamın yeniden zaten gelmiş olduğunu görüyoruz. Buraya tıkladığım zaman hala profil screen sayfasının olduğunu görüyoruz. Normalde zaten biz burada out context provider'ımızı vesaire yazdık. Artık şunu yapacağız. Şimdi bizim burada normalde bir bottom, neredeydi o arkadaş, navigator. Burada bir bottom navigator'ımız var. Biz burada artık diyeceğiz ki arkadaşım diyeceğiz. Eğer ki kullanıcı bir giriş yapmışsa kullanıcıyı ne yapacaksın? Bize getireceksin diyeceğiz. Şöyle yapalım hemen. Console.log diyelim. Tabii ki şu an bir giriş ve kayıt işlemi yapmadık ama burada bunların takibini yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Pardon. Öncelikle bir const yazayım tekrar. Eşittir use out diyelim. Ve daha sonra bunun içindeki Ctrl Space'le bastığım zaman gelmedi. Current user diye bir değer var. Bunu direkt burada yazdıralım. Şöyle yapacağım tekrar. Evet. Şimdi tekrar biz bunu buraya yazdık. Bakın şu an her sayfaya geçtiğimde null diyor. Çünkü zaten biz giriş işlemini yapmadık. O zaman mantıken ne olması gerekiyor? Eğer ki kullanıcı nullsa o zaman bana login sayfasını getirmesi gerekiyor. Bununla ilgili hemen şöyle aşağı doğru inelim. Nerede bu arkadaş? Burası getir diyor. Profil diyor. Evet, şurası. O zaman benim burada bununla ilgili bir şart yazmam gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Eğer ki durum current users arkadaşım, bana o zaman şunu getireceksin. Değilse de bunu getireceksin şeklinde bir şey söylemem gerekiyor. Tekrar parantez, tamam. Şu arkadaşı top screen, şunu aynı şekilde gelip buraya yapıştırıyorum. Daha sonra şöyle Ctrl 9'la hizalayalım. Şu arkadaşları şöyle birazcık kısayım. Tamam. Buraya yeniden bir tasarım ya da bir şeyler söylemem gerekiyor. Şimdi normalde
benim eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa, pardon, current user varsa o zaman bana profili söylemesi gerekiyor. Yanlış oldu. Şunu tekrar buradan sileyim. Buraya yapıştıralım bunu. Tekrar şöyle bir hizalayayım. Evet. Eğer ki kullanıcı, yani current user varsa bana profili verecek. Ama current user ile ilgili herhangi bir şey yoksa da bana buradaki tasarımı vermesi gerekiyor. Şöyle bir yazalım bakalım ne oldu. Bakın şu an görmüş olduğumuz gibi bu alan da gitti. Çünkü neden? Burada bir ikon tanımlaması vesaire bir şeyler vardı. Ben yeniden buraya aynı şekilde bunu yazacak olursa, şöyle bakın tekrar gelip yazalım. Burası geldi ama bana profil screen'i açtı. Tabii ki biz zaten profil screen'i istemiyoruz. Biz burada yine login istiyoruz. İkonu vesaire aynı kalabilir, istiyorsanız tabii ki değiştirebilirsiniz. Ya da user plus yazsam acaba var mıdır böyle bir ikon? User plus yazalım. Evet varmış. Direkt bunu kullanalım mesela. Kullanıcı şey için. Ve burada da sayfa olarak da profil screen'de değil, artık farklı bir tane sayfa kullanabilirim. Ama ben login sayfasında açıkçası bir header vesaire pek bir şey kullanmayı düşünmüyorum. Yani sepet işlemi vesaire hiçbir şey gözükmesin. Aşağı menü gözüksün, okey. Ama bunlar gözüksün istemiyorum. O yüzden dolayı direkt bu arkadaşı buradan aslında kaldırabilirim. Ama bunu buradan kaldırıyorsam da burada komponent bölümüne de login screen'i aynı şekilde eklemem gerekiyor. Hemen bu şekilde eklediğimiz zaman login screen'in buraya gelmiş olduğunu görüyoruz. Aşağı taraf yine sabit. Buraya kadar tamam gibi. Şimdi artık ne yapacağız? Login screen için yeniden bir tasarım yapacağız. Yapmış olduğumuz bu login screen'de aynı zamanda register screen'e de geçiş yaparak işlemimizi tamamlamış olacağız. Şimdi kontekstimiz artık hazır olduğuna göre diğer sayfalarımızın tasarımlarını yavaş yavaş login ve register yaparak devam edebiliriz. Şimdi login ve register sayfalarımıza devam edelim. Öncelikle ben şuradaki sayfamı register sayfası olarak değiştireceğim. Öncelikle kayıt işlemini yapalım. Daha sonra zaten bunu ne yapacağız? Değiştireceğiz yine. Ama şimdi rahat bir şekilde görebilmemiz için biz buraya tekrar register screen diyerek bunu ekleyelim ve register screen sayfasının üzerinde çalışalım ve daha sonra register ile ilgili işlemlerimiz tamamlandığı zaman da tekrar burayı yeniden düzelterek login screen sayfamıza getirebiliriz. Şimdi şöyle gelip bakmış olduğumuz zaman users bölümümüzde herhangi bir kaydımızın zaten olmadığını görüyoruz. Register screen'imiz açıldı. API preview kısmına geldiğimizde create için bir data göndereceğimizi ve bu değerlerin hepsine ihtiyacımız olduğunu zaten daha önce söylemiştim. Şimdi teker teker bunları yaparak başlayacağım. Öncelikle benim out context'e yazmış olduğum register'ı buraya tekrar getirmem gerekiyor. Buraya hemen şöyle use out diyeceğim. Çalıştıracağım ve burada benim register işlemini burada yine çağırmam gerekiyor. Daha sonra şunu küçültelim, bir yandan hata alırsak görelim çünkü. Daha sonra benim email set email, daha sonra name, username, işte email visibility, password confirm, name, bunları inputlarla birlikte alabilmem gerekiyor ve bunlar için de use state'ler kullanacağım. Hemen şu şekilde bir tane email ve set email yazacağım. Ben varsayılan olarak şu an direkt buraya bir kayıt için bunu yazacağım. Tabii ki bunu boş bırakmak daha mantıklıdır ama şu an test aşamasında olduğumuz için ben bunu direkt bu şekilde yazılı bırakayım ki daha sonra doldurmakla uğraşmayayım. Daha sonra tekrar yeniden geleceğim. Const diyeceğim, şu şekilde bir tane name alanı yapacağım. Daha sonra username alanına ihtiyacımız var. Username alanı için deneme diye şu şekilde bir şey yaratacağım. Parolam şu şekilde olacak, yine varsayılan olarak bunun gelmesini istiyorum. Yine bu şekilde bunu söyleyeceğim. Daha sonra parola tekrarı için yine aynı şekilde buna ihtiyacım var. Bunları bu şekilde söyleyeceğim. Use state'inde yine aynı şekilde kütüphanesine yukarı eklememiz gerekiyor. Ctrl Space'te bunları bu şekilde ekliyorum. Eğer ki işlemin başarılı ya da başarısızsa bu durumda kullanıcıya bir hata mesajı yazdırmam gerekiyor. Onun için de error'u ve set error'u ve başlangıçta null değeriyle başlatacağımı söylüyorum. Daha sonra kullanıcıyı mantıken şu an biz register sayfasındayız. Kullanıcıyı login sayfasına yönlendirmek isteyebiliriz. Bu yüzden dolayı bir de navigation işlemi eklememiz gerekiyor. Bu şekilde bir navigation tanımlaması yapıyorum. Kullanıcıyı register'dan artık login sayfasına ya da login'den register sayfasına geçirmek için bunlara ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda login screen'de de yine bunu zaten kullanacağız. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir tane const handle
register diyeceğim. Ve eşittir ASYNC, tekrar şu şekilde ve tekrar bu şekilde. Biz bunu ne için kullanacağız? Burada biz normalde kayıt işlemimizi yapmak için kullanacağız. Şimdilik tabii ki bu şekilde kalsın. Bunu daha sonra içine düzeltiriz. Öncelikle tasarımımızı ayarlayalım. Sadece şu anlık bir handle register'da şimdiki yerini sadece belli etmiş olayım dedim. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim tasarım işimizi yapmaya. Şimdi normalde biz burada View ya da işte View kullanabiliriz, aslında öyle söyleyeyim. View kullanabiliriz ama şimdi benim burada bir formum olacak. Formda bir şeyler yazdıktan sonra bazen keyboard yani klavye açık kalabiliyor. O yüzden dolayı klavye açık kalmasını istemiyorum. Yani register, yani ben kullanıcı ne yapacağım? Navigate yapacağım mesela. Örnek olarak register işlemimizi yaptık. Ne yaptık? Login'e yönlendirdik. Ama login'e yönlendirirken klavyem açık bir şekilde kalacak. Login işlemi yaptım. Ana sayfaya yönlendirdim. Klavyem açık bir şekilde kalabiliyor. Bu durumda kullanıcı bir de klavyeyi kapatmakla uğraşmamalı. Direkt ana sayfayı görebilmeli. O yüzden dolayı da burada kullanacağımız şeyin ismi şu olacak. Touch Able Without Feedback. Bunu kullanacağız. Ve on press özelliğine bu arkadaşın da diyeceğiz ki keyboard, evet sadece keyboard React Native diye bir kütüphanesi var. Nokta dismiss. Yani keyboard'ı kapalı bir şekilde göndermek için bu arkadaşa ihtiyacımız var. Bunun için artık nasıl bir tasarım yapmak istiyorsak direkt artık söyleyebiliriz. Ben yine tekrar bunun içinde bir view kullanarak devam edeceğim. Şöyle hizalayalım. Tamam. Yan yana yani flex bir yapım olacak ve flex 1 diyeceğim. Onun dışında justify center, item center, ortalı bir şeyler istiyorum. Padding 8 diyelim ve getir bg getir color olsun. Evet, şu şekilde bir ekranım olsun istiyorum. Tekrar geleceğim hemen. Daha önce diğer taraflarda zaten bunu kullanmıştık. Yani ben buraya yine resmimi istiyorum. Şu ana sayfada kullanmış olduğum şu logoyu istiyorum. Diğer tarafta yine aynı şekilde isterseniz kopyalayabilirsiniz. Ben direkt şöyle kopyalayacağım. Bu benim normalde neydi? Logom. Görmüş olduğumuz gibi image kütüphanemi yükledim. Şöyle hizaladım ve getir logom buraya geldi. Bu neden buraya geldi? Çünkü biz Justify Center ve Item Center dediğimiz için bunları buradan silersek zaten görmüş olduğumuz gibi buraya gelecektir. Ben tam sayfamın ortasında olsun istiyorum. View'un ortasında olsun istiyorum. O yüzden dolayı direkt burada söyledim ve padding'de de birazcık yukarı aldım. Şimdi tekrar yeniden geleceğim. Hemen bunun altına bir tane text yazalım. Ve bura register sayfası olduğu için buraya bir register yazısı yazalım. Altına şu şekilde geldi. Tekrar geliyorum. Bu arkadaşa bir class name ekleyelim. Text'in white olsun. Text'in 2x large olsun. Font'un semi bold olsun şeklinde söyleyeceğim. Evet, bu da bu şekilde geldi. Sonra tekrar geleceğim buraya. Bir tane touch able opacity ekleyeceğim. Bunu niçin ekleyeceğim? Şimdi kullanıcının eğer bir hesabı varsa burada ne demesi gerekiyor? Hesabınız var mı? Zaten sitemiz hep İngilizce dedik. Ama pardon, hep Türkçe gittim. Diğerlerinde hep projelerimde hep İngilizce gitmişizdir. O yüzden de şu an burada Türk projesi yapıyoruz zaten, o yüzden hatta register değil, buraya mantıken kayıt ol demek de daha mantıklı olacaktır. Hesabınız var mı diye şu şekilde bir alan oluşturalım. Tabi bunu direkt bir şekilde kullanamıyoruz. Bu arkadaşın bir tekstin içinde olması lazım, yoksa hata alırız. Şunu şöyle yazalım. Evet, şöyle. Tamam. Şimdi ben bunu hemen bir şey yapacağım ve buna tıkladığımız zaman da artık bizim normalde nereye gitmesi gerekiyor? Login sayfasına gitmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir tanımlama da yine aynı şekilde yaparız zaten. Hemen tekrar geliyorum buraya. Bir class name diyelim. Diyelim ki text white olsun. Daha sonra underline altı çizili olsun. Link gibi dursun. Bu şekilde olsun. Güzel gibi. Bu arkadaşa şöyle yapalım hemen. Tekrar geleyim. Bir tane class name ekleyelim. Padding 2 diyelim ve margin bottom 8 diyelim ve aralarına birazcık boşluk ekleyelim. Güzel. Şuradaki şu boşluklar, başında ve sonundaki şu boşlukları silersem şu da daha güzel duracaktır. Tamam. Hesabınız var mı? Soru işaretini de ekleyelim. Tamam. Onun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Şimdi hesabınız var mıya tıklandığı zaman bir sayfaya gitmesi gerekiyor. Biz bunu da yine aynı şekilde tanımlayalım. Hemen şundan bir tane daha yazıyorum. Handle
login navigate diyelim ve kullanıcıyı zaten yönlendireceğimiz sayfa belli. Navigation nokta navigate, tekrar gelelim login diyelim. Tabii ki şu an tıkladığımız zaman bu arkadaş çalışmayacak. Zaten linkini de vermedik. Biz bottom navigation'da şu an buraya login dediğimiz için yine zaten bu sayfayı alması gerekiyor. Biz bunu artık register sayfası yaptığımız zaman test edeceğiz ama şu an için en azından yerini vesaire ayarlamış olalım. Yani zaten bir sorun olmayacaktır. Hemen tekrar şuraya aynı şekilde gelelim. On-press özelliğine bu arkadaşın diyelim ki handle login navigate diyerek buna bastığımız zaman normalde bizi aslında login sayfasına yönlendiriyor. Bir şeyler oluyor ama biz görmüyoruz. Problem değil. İstiyorsanız tabii ki deneme amaçlı burayı home yaparsanız zaten yine aynı şekilde çalıştığını görebiliriz. Evet, bir sıkıntı yok. Biz burayı tekrar login'e alalım. Bu da tamam. Şimdi biz bunun altına register için artık inputlarımızı teker teker oluşturacağız. Bu yukarıda yazmış olduğumuz değerleri kullanacağız. Şöyle yapalım. Aslına bakarsanız buraya kadar gibi yapacağımız bu işlemler register sayfası için de hemen hemen aynı ya da tamamını kopyalar, ona göre düzeltiriz. Hiç karıştırmayayım. Direkt yani login sayfasında yine aynı şekilde kopyalayabiliriz buradayken de. Inputları değişecek ya mantıken. Ya da tekrar düzeltiriz. Problem değil. Tekrar geliyorum buraya, öncelikle bir tane text input diyelim. Bu şekilde bir yapı açalım. Diyeceğim ki bu text input'un placeholder'ına, tabii biz varsayılan bir değer verdik şu an için ama biz yine de şu şekilde full name diye bir alan yapalım öncelikle. Daha sonra value özelliğine de diyelim ki name. Ve aynı şekilde diyeceğim ki on change text set name'e göre ne yapacaksın? Sen bu değeri bana yakalayacaksın diyelim. Evet, şuraya görmüş olduğumuz gibi John Doe geldi. Normalde ben şu an bu arkadaş olmasa boş bırakayım. Şöyle göstermek için bakın full name kısmı da geldi. Daha sonra olmazsa doldururuz, problem değil. Daha sonra tekrar geliyorum. Ben bu arkadaşa birazcık class name vesaire bir şeyler eklemem gerekiyor. Buranın bir input olduğu pek de belli değil zaten. Hemen buraya bir v full diyelim. px4 py3 diyeceğim. Background'umuza white diyelim. Bir tane border ekleyelim ve ikilik bir border olsun. Margin bottom 2 diyelim. Şöyle ne oldu? Güzel gibi. Köşelerinden bükmek istiyorum aynı zamanda. Rounded LG diyelim. Ve border'ımız, bakın şurada bir siyahlık var. İstemiyorum. O yüzden buna da border white diyerek bunu da tamamen bir şeye çevirmek istiyorum. Evet, tıkladığımız zaman burası açılıyor. Artık ben buraya ne yapabilirim? Full name'imi girebilirim. Şimdi şöyle yapabiliriz aslında ya da hiç karıştırmayalım, hepsini toplu bir şekilde yaparız. Console.log'da gerçi butonumuz vesaire yok. Önce butonumuz vesaire de ekleyelim, sonra yaparız. Normalde bizim bu full name alanından yeni bir tane daha ihtiyacımız var. Username alanı için şundan bir tane daha yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ctrl 9'la bunları hizalayayım. Buraya tekrar geleceğim, diyeceğim ki user name diyeceğim. Value değerine de yine aynı şekilde user name diyeceğim. Set user name şeklinde olması gerekiyor ki değeri yakalayalım. Yine görmüş olduğumuz gibi yukarıdaki değer geldi. Bunu da yine aynı şekilde isterseniz silebilirsiniz. Ben bunları çok fazla dokunmayayım. Dediğimiz gibi test etmek için bakabilirsiniz. Ben şu an işleri hızlı halletmek için onları oraya o şekilde bıraktım. Username tamam. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalıyorum. E-mail alanımızı oluşturacağız. Placeholder email, value email, daha sonra set email şeklinde bunu da tanımladık. Başka hangi alanımız var? Parola alanlarımız var. Bunlardan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum. Diyelim ki password diyelim. Evet, şöyle. Daha sonra value kısmına password diyelim. Daha sonra set password'ü buraya aynı şekilde ekleyelim. Şimdi burada ekstradan, şimdi normalde bunun gözükmemesi gerekiyor. Sonuçta buraya bir parola giriliyor. O yüzden dolayı buraya secure.text entry diye bir şey yazıyorum ve görmüş olduğumuz gibi bunu da buna çevirmiş oluyor. Bu password'un aynısından bir tane daha gelip kopyalıyorum ve confirm password bölümümüzü aynı şekilde oluşturuyoruz. Evet, set confirm password tamam. Buraya kadar tamam. Artık geriye ne kaldı?
Sadece bir tane buton yapması kaldı ve aynı zamanda yukarıda tanımlamış olduğumuz error'la birlikte hata mesajlarını yazdırması kaldı. Şimdi tekrar yeniden aynı şekilde geliyorum. Bir tane touchable opacity ekleyeceğim. Normalde direkt buton ekleyerek yapabilirsiniz ama ben butonumu birazcık bir şey yapmak istiyorum. Biçimlendirmek istiyorum. O yüzden dolayı ve bunun on press özelliğine de bizim yukarıda tanımlamış olduğumuz handle register'ı yine söyleyebiliriz. Tekrar yeniden gelelim. Bunun içine bir tane text yazalım. Ve diyelim ki içine kayıt ol diyelim. Tamam. Şimdi hemen bu arkadaşı stil ekleyelim. Class name diyeceğim ve full. Daha sonra border padding 4 border white diyelim mesela. Ne olacak? Evet gibi gibi. Background'u da getir. Evet bunu eklemedik tabii. Şöyle tekrar gelelim. Şu Tailwind config dosyama geleceğim ve buraya bir tane daha renk ekleyeceğim. Rengimin ismi getir text olsun ve şu şekilde bir renk olacak. Getir'in şu normaldeki şu sarı rengi var ya, bunu da yine aynı şekilde projemde kullanmak istiyorum. O yüzden dolayı tekrar geleceğim. BG getir text, bunu kullanalım. Evet şu şekilde bir rengimiz olsun. Şimdi bu arkadaşa vesaire tabii ki ortalamamız falan da gerekiyor. Bunun için şu text özelliğine tekrar gelelim. Diyelim ki text'in senin normalde burada black olsun. Text x large olsun. Daha sonra fontumuz semi bold olsun. Text'imiz de center olsun diyelim. Evet bence güzel gibi. Border rengini pek şey yapmadım ben. Şöyle yapacağım o yüzden. Buraya tekrar yeniden gelelim. Border background pardon border getir text diyeceğim. Rengi aynıymış gibi dursun. Bir beyazlık gibi bir şey vardı. Onu birazcık götürmek istedim. Gitti mi şu an? Gitti gibi. Çok da emin olamadım. Şöyle yapalım. Border 2 diyelim mesela. Evet. Daha iyi gibi. Tamam. Bu şekilde bunu da yaptık. Kaydola bastığımız zaman bakın artık register yazdığını görüyoruz. Biz zaten burada sadece console.log'a register yazısını yazmıştık. Şimdi kullanıcıya hata mesajlarını gösterebilmek için de bu kaydolunun altına yeni bir tane alan da oluşturmak istiyorum. Tekrar yeniden aynı şekilde geleceğim buraya, diyeceğim ki eğer ki durum errorsa arkadaşım, o zaman sen bana şu tasarımı vereceksin diyeceğim. Şimdilik biz bu tasarımı önce bir kendimiz için yapalım. Daha sonra bunu error'a alırız. Hemen şu şekilde bir tane text yazalım. Ve diyelim ki işte hata diyelim. Buraya bir class name ekleyelim. Ve text white diyelim. Background'u ready 700 olsun. Şöyle bir şey oldu. Hemen buna bir padding ekleyelim. Ve full diyelim. Border ekleyelim. Gibi. Text'ine de white diyelim. Pardon, text'ine white dedik zaten. Text'ine center diyelim. Başka bir de margin top 4 ekleyip birazcık boşluk verelim. Güzel gibi. Border'ını da ne yapsak acaba, border'ı tamamen kaldırsak mı? Border red 500 diyelim mesela. Evet. Sırıttı. Birazcık koyu yapalım. 950 diyelim. Evet böyle daha iyi gibi. Aynı zamanda text'ine de işte bold font semi bold demeyelim de birazcık daha kalın olsun. Medium diyelim mesela. Evet az bir şey daha kalınlaştırmış olduk. Şimdi ben bu tasarımı aynı şekilde tekrar geleceğim. Error'da kullanmak istiyorum. Şöyle bir tane açacağım. Diyeceğim ki error. Eğer ki durum errorsa sen bana bu tasarımı vereceksin arkadaşım diyeceğiz. Şöyle yapalım. Şunu şöyle bir hizalayayım. Ctrl 9'da. Şunu şöyle tekrar alayım. Şöyle yapıştırayım. Tekrar bir daha bir hizalayayım. Burada hata yerine de bana normalde error'un içine ne yazıyorsa onu göstermesi gerekiyor. Şu an error'ımız null olduğu için zaten herhangi bir şey gelmedi. Buraya kadar tamam. Şimdi artık register işlemini yukarıda yapmaya çalışalım. Şimdi biz normalde zaten register ile ilgili bir out context yazdık. Biz ne yapacağız bu register'a? Sadece bir data göndereceğiz. Onun için buradaki bu arkadaşa tekrar geliyorum. Bir tane try catch yazalım. Catch kısmında ismi zaten error adından da anlaşıldığı gibi biz burada ne yapacağız? Set error diyeceğiz ve error'un içindeki mesajı buna set edeceğiz ve bize ne yapacak? Bu mesajı gösterecek. Ama olur da bir mesajla ilgili bir şey oldu.
bir durum olduğu her ihtimale karşılıklı bir tane veya diyerek şu mesajı yazdıralım. Aynı zamanda biz bunu konsola vesaire de yazdırabiliriz. Hiç şey yapmayalım, karıştırmayalım. Duruma göre olmazsa ekleriz. Aslına bakarsanız bizim buradaki normalde out context'teki bu register'daki konsol error'ları vesaire silersek de burada bir tane kırmızımsı bir şeyler geliyor. Onları göstermek yerine burada göstermek daha mantıklı olacaktır. Ama şu an için ben hiç karıştırmayacağım. Direkt yani olan olduğu gibi kalsın, şu an duruma göre olmazsa silerim. Tekrar postdata diyeceğim, eşittir. Ve süslü parantez benim username alanım için, aslına bakarsanız şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Tekrar aynı şekilde buraya gelelim. Bizden istenilen veriler bunlar. Ben yani bunların karşılarını aynı şekilde doldurmam gerekiyor. Username alanı için benim burada zaten etmiş olduğum username, e-mail alanı için evet yukarıda tanımlamış olduğum e-mail, bunların sonlarına virgül eklemeyi unutmayalım. E-mail visibility diye bir alan var. Bunu true olarak bırakacağız. Yani doğru gözükme ile ilgili bir ayar. Bunu aynı şekilde bırakacağız. Password alanı için yine aynı şekilde diyeceğim ki password confirm alanı için yine aynı şekilde confirm password, tamam. Name alanı da yine aynı şekilde buraya ne yapıyoruz? Buraya kadar tamam. Sonra yapmamız gereken şey await, register ve post datamızı bu register ile birlikte göndermek. Evet, kayıt işlemimiz artık başarılı bir şekilde olmuş olması gerekiyor. Hemen bunu bir test edelim. Şu an normalde herhangi bir kaydımız yok. Şöyle bakalım. Evet, herhangi bir kaydımız yok. Şu, full name'ini ben silmiştim, o yüzden buraya diyelim ki Görkem diyeyim mesela. Kullanıcı adım deneme olacak ve kaydol dediğimiz zaman bakalım. Register successful, log null dedi. Şimdi buraya tekrar yeniden gelelim. Ne oldu ne bitti şöyle bir görelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi işlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Tekrar kaydol dediğimiz zaman bakın file to create record dedi. Something went wrong dedi. Görmüş olduğumuz gibi normalde hatanın sebebi bunlar aslında. Yani out context'ten bunları silecek olursak. Şöyle tekrar gelip yine aynı şekilde. Evet, yeniden gelelim. Şöyle bir şeyler yazayım. Tamam. Tekrar kaydol dediğimiz zaman bakın sadece burada yazacaktır. Tercih sebebi ikisini de kullanabilirsiniz. Şu an normalde ben proje geliştiriyorsaydım zaten en son açıkçası bunları genellikle temizliyorum. Şu an temizlemeyeceğim. Siz isterseniz buradaki bu aşağıda gelen veya sadece burası olsun istiyorsanız bunları temizleyebilirsiniz. Şimdi onun dışında başka log'da null diye bir değerimizin geldiğini görüyoruz sürekli. Null değerimiz normalde bizim de current user değerimiz. Yani her sayfada geçtiğimizde kullanıcıyı zaten kontrol ediyor. Null değerimiz ondan dolayı geliyor. Kayıt işleminde başarılı bir şekilde yapıyoruz. Kayıt işlemini başarılı bir şekilde yaptıktan sonra kullanıcıyı aynı zamanda aslında bir sayfaya yönlendirmemiz gerekiyor. Burada aslında bunu navigate şeklinde söylemişiz ama login sayfasında olduğumuz için yine yönlendirme işlemini başarılı bir şekilde yapmadı. Ama register successful dedi. Normalde bizim işlemimiz bittikten sonra şöyle deneme 2'yi de mesela aynı şekilde gelip kaydedeyim. Bir de maili de değiştirmem gerekiyor tabii ki. Bunu da şöyle yapayım mesela. Tekrar kaydol dediğimiz zaman register successful'u çalıştıracak ve bizi login sayfasına yönlendirmiş olması gerekiyor. Hemen şöyle tekrar kaydol diyelim bakalım. File something went wrong dedi. Başka bir şeyde demek ki bir hatamız daha varmış. Şurayı şuradan şöyle tekrar düzeltelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet, şurayı birazcık daha büyüteyim. Tekrar kaydol diyelim. Evet, register successful null dedi ve işlemi başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi normalde kayıt işlemini yaptı ama buradaki bu hata mesajı da gitmedi. Buradaki bu hata mesajında aslında şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Bizim normalde kayıt işlemimiz nerede? Burada, post datada. Mantıken set error'u burada ilk başta null olarak başlatmak ve daha sonra eğer ki bir hata durumu varsa da o zaman da tekrar söylemek daha mantıklı olacaktır. Şimdi tekrar yeniden bir daha denemek istiyorum. Şunlara zaten bir aşağıda hata mesajı var. Bana gidip ondan sonra register successful demesi gerekiyor. Yani aslında başarılı olduğu durumlarda da buraya başarılı gibi bir şey yazabiliriz ama biz zaten yönlendireceğiz. Tekrar kaydol diyeceğim.
register successful dedi. Normalde bizi yönlendirmiş olması gerekiyordu. Yönlendirme işlemini zaten daha sonra bu sayfanın ismini değiştirdiğimiz zaman çalışacaktır. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Artık login sayfamızda tasarımını yaparak aynı zamanda işlemini yaparak devam edebiliriz. Evet, şimdi login sayfamızı yaparak devam edelim. Biz burada normalde register screen demiştik. Artık buraya login screen diyelim. Sayfamızın orijinal haline çevirelim. Zaten biz daha önce kullanıcılar oluşturduk. Şu şekilde bir iki tane kullanıcımız var zaten. Bu kullanıcılarla giriş yapmayı aynı şekilde deneyeceğiz zaten. Daha doğrusu şununla deneyeceğim. Diğerleri zaten deneme amaçlı yapmış olduğum hesaplar. Şimdi login screen sayfamızı yapmadan önce login screen sayfamıza register sayfamıza bir yönlendirme yapmamız gerekiyor. Bunun için App Navigator bölümüne tekrar gelerek burada yeni bir tane screen oluşturacağım. Diyeceğim ki stack nokta screen. Daha sonra bu arkadaşı kapatacağım ya da şu şekilde aynı şekilde kısaltabiliriz. Şöyle olsun. Bunun için de sadece name alanında register yazsın ve component kısmında da register, pardon şöyle, register screen yazsın. Tamam, artık register ismiyle biz ne yapabiliriz? Yönlendirme işlemini yapabiliriz. Şimdi gelelim login screen sayfamızı yapmaya. Hemen şöyle login screen'imi açıyorum. Register screen'im de yanında yine aynı şekilde açık kalsın. Birbirlerinden bakarak kopyalarını çekerek aynı şekilde yapalım. Şunlarla bir işim yok sanırım. Şunu da şöyle kapatayım. Tamam. Şimdi register screen sayfamızda şu şekilde görmüş olduğumuz gibi tanımlamalar yapmıştık. Yine login sayfasında aynı şekilde tanımlamalar yapmamız gerekiyor ama bu sefer birazcık daha az. E-mail diye bir tanımlama yapmamız gerekiyor yine aynı şekilde. Aynı şekilde şundan kopyalayacağım ama bu sefer tabii ki register işlemi değil, login işlemi yapacağımızı söyleyeceğiz. Bunların kütüphanelerini aynı şekilde yüklüyorum. Evet. Daha sonra e-mail'i aldık. Password alanına ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde password'ümüzü de şu şekilde alalım. Error'u yine aynı şekilde alalım. Ve bunları bu şekilde tanımlamış olalım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız olacak? Navigation'a ihtiyacımız olacak. Şu navigation'ı yine aynı şekilde gelip alayım. Ve yönlendirme yapacağız. Register sayfasına. Bundan yine aynı şekilde alayım. Ve buradaki ismini Register, Navigate ve Register'a yönlendireceğimizi söyleyeyim. Tekrar gelip bakalım. Ne unuttuk? Use Navigation'ın kütüphanesini yüklememişiz. Hemen şöyle yükleyelim. Tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Normalde burada handle register diyerek bir tane aynı şekilde bir fonksiyon vesaire bir şeyler çalıştırdık. Yine aynı şekilde burada da aynısını yapabiliriz. Zaten için şu an boş olsun, yine daha sonra doldururuz. Handle ne diyelim? Handle login diyelim sadece. Daha sonra dediğimiz gibi içini doldururuz. Şu anlık sadece bu şekilde kalsın. Sonra register screen sayfamıza yine aynı şekilde gelelim. Şuradaki şu tasarımı aynı şekilde buraya kopyalayayım ve kendime göre düzeltmeye çalışayım. Şimdi normalde bizim zaten iki tane alana ihtiyacımız olacak. Şurada şöyle kayıt değil, öncelikle burada giriş yazsın. Daha sonra burada handle register navigate diyelim. Hesabınız var mı değil mi, bu sefer yok mu diye sorsun. Onun dışında full name alanını zaten kullanmayacağız. Username alanını kullanmayacağız. E-mail ve password alanını kullanacağız. Bunlara da yine aynı şekilde ihtiyacımız yok. Şöyle bu handle register, şunun ismini değiştirelim. Handle login diyelim. Kayıt oldu ile artık burada ne demesi gerekiyor? Giriş yap demesi gerekiyor. Şimdi bu arkadaşların aynı şekilde kütüphaneleri vardı. Şunları şöyle hepsini teker teker ekleyeyim. Başka belki de şu vardır sanırım. Evet, şöyle bir kaydedelim. Ne unutmuşuz? Şunu eklememişiz. Bunu yine aynı şekilde geleyim ekleyeyim. Evet. Tekrar şu şekilde register şeyimize bakalım. Keyboard'u eklememişim. Bunu da ekleyeyim. Diğer taraftan kopyalayabilirdik ama gereksiz ekleme vesaire bir şeyler olmasın diye şey yapmadım. Evet, sayfamızın tasarımı bu şekilde hazır. Hesabınız yok muya tıkladığımız zaman register sayfasına görmüş olduğumuz gibi geliyoruz. Bu şekilde geliyor. Aşağıda navigation bölümleri gizlendi çünkü biz bunu tabbar olarak söylemedik. İsterseniz tabii ki bununla ilgili ayarı yapabilirsiniz. Ama bence register sayfasının bu şekilde olması daha mantıklı olabilir. Tekrar tıkladığımız zaman bu şekilde zaten burada kayıt işlemini yaptıktan sonra
Hemen bir deneyelim. Login sayfasına bizi atması gerekiyor. Bunu da aradan bir denemiş olmak istiyorum. Kaydol diyeceğim. Ve login sayfasına görmüş olduğumuz gibi yönlendirdi. Login sayfasından artık giriş yap dediğimiz zaman bir giriş işlemi yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için zaten yapacağımız şey oldukça basit aslında. Tekrar buraya yeniden bir try catch diyeceğim. Burada hata mesajı için register screen'de kullanmış olduğum gibi şunu yazabilirim. Konsola istersen bir şeyler yazdırabilirim. Bence gerek yok. Burada tekrar geleceğim. Bir tane await çalıştıracağım ve diyeceğim ki login. Zaten yukarıda bunu tanımladık ve burada da e-mail değeriyle password değeriyle ilişkimi yapması gerektiğini söyleyeceğim. Out context'e baktığımız zaman login işlemi için bize ne söylüyor? Collection user out with password diyor, işte bu şekilde bir şey kaydettiğini söylüyor. Eğer ki zaten bunu kaydettiyse otomatikman buradaki ikonun değişip ne olması gerekiyor mantıken? Profil screen sayfası ve işte ikonun değişmesi gerekiyor. Hemen bu arkadaşa bir giriş yap diyelim. Bakalım, deneyelim ne olacak, ne bitecek. Evet, kullanıcıyı da yazdırdı, bir yere console.log yazmışım demek ki şey için. İkonumuz değişti. Buraya tıkladığımız zaman artık profil screen sayfamıza gelebiliyoruz. Eğer ki bu sayfaya geldiysek artık buradan da çıkış işlemini yapıp aynı şekilde sayfamızın işlemlerini yapmamız gerekiyor. Şimdi profil screen sayfamızı yapalım. Hemen şu şekilde geliyorum. Profil screen sayfamı açıyorum. Şimdi normalde biz zaten out context'te current user ve onun dışında logout işlemimizi burada zaten tanımladık. Logout'ta ne yapıyordu? Bize şunu siliyordu. Current user'da da set ederek verimize giriş yapan kullanıcıyı zaten loglarda yazdırmış olduğumuz gibi bunu ne yapıyordu? Set ediyordu ve biz bununla birlikte erişebiliyorduk. Şimdi tekrar profil screen sayfama gelerek hemen şuraya bir tane const yazacağım ve süslü parantez current user virgül logout diyeceğim. Eşittir use out'la birlikte bunu kullanacağım. Daha sonra çıkış işlemi için handle logout diyelim ve yazmış olduğumuz out text'teki ve yukarıda çağırmış olduğumuz logout'u kullanalım. Diyeceğim ki async tekrar, evet, buraya tekrar bir try catch. Catch için yine şöyle bir tane console.log diyerek şunu yapacağım. Daha sonra burada await logout diyeceğim. Parantez aç kapa. Evet, çıkış işlemimiz bu şekilde olacak. Şimdi gelelim tasarım işine. Tasarımımızda burada zaten bir tane view'umuz var. Yine class flex diyelim. Flex 1 diyelim. Item center, justify center, yine ortalı bir şekilde olsun. Padding 8 diyelim. Evet, tam ortaya geldik yine. Tekrar geleyim, bir tane ya da şöyle yapalım. Bu tekstin aynı şekilde dursun. İçinde sadece profil yazsın. Ve textinde de class name text 4x large diyelim. Tamam. Sonra tekrar geleyim, bir tane süslü parantez açalım buraya. Evet. Çıkıl abi. Heh. Evet, şöyle. Buraya tekrar gelip diyeceğim ki current user, tekrar bir parantez açacağım. Eğer ki current user varsa bana bunları söyleyeceksin. Ama yoksa da her ihtimale karşı kullanıcıya bir şeyler göstermek gerekiyor. Hata olabilir, bir şey olabilir. O yüzden dolayı burada şöyle bir text aç kapa yapacağım. Ve içine de sadece loading yazacağım. Şu an burada herhangi bir şey tanımlamadığımız için otomatik hata veriyor, alıyor. Şöyle yaptığımız zaman zaten doğru bir şekilde gözükecek. Şimdi tekrar geleceğim. Ben buranın içinde bir view yapısı kullanacağım. Şöyle bir view yazalım. Şimdi normalde bana kullanıcının ismi, işte ismi olabilir, sonra e-mail olabilir, yani bilgilerini yazdırmam gerekiyor mantıken burada. Hemen öncelikle şuraya class name diyelim ve mt12 diyerek şuradan birazcık bunun aşağısına boşluk verelim. Tekrar aşağısına gelin, bir tane text yazalım ve buraya da tekrar şu şekilde current user nokta e-mail diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunu yazdık. Bundan bir tane de ya da şöyle yapalım. Biraz öncelikle süsleyelim olmazsa. Class name diyelim. Text lg diyelim. Mesela daha sonra name'le de name diyelim, pardon. Buraya öncelikle name'i yazdıralım. Şöyle tekrar bakalım. Evet, şu şekilde gözüktü. Bundan bir tane daha kopyalayayım. Ve buraya da e-mail diyelim. Buna da aynı şekilde e-mail diyelim. Evet, güzel. Şurada MT12 biraz fazla kaçıyor sanırım.
MT4 desek daha güzel olacaktır. Yine aynı şekilde bunun altına bir tane şey kullanabiliriz. Touch opacity kullanabiliriz ya da buton kullanalım. Hiç uğraşmayalım. Standart bir tane buton olsun. İçinde işte çıkış yazsın. Pardon. Bunu bu şeyle böyle kullanamıyoruz. Ee, Butonun title özelliğine çıkış yazacağız. Tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi. Hemen bu arkadaşa bir class name ekleyelim. Evet, class name de ekleyemiyormuşuz. Şunu yapabiliriz. Margin bottom 2 diyelim. Şöyle azıcık buradan boşluk vermiş olalım. Sonra bunun onPress özelliğine yine aynı şekilde handle logout diyelim. Evet, şimdi artık bunları test edeceğiz. Çıkış dedik. Evet, görmüş olduğumuz gibi logout successful dedi ve null dedi ve ikonumuz değişti. Tekrar giriş yapıyoruz. Evet, giriş, çıkış ve kaydolma işlemlerimiz başarılı bir şekilde oldu. Artık kullanıcı giriş yapmışsa sepete ürün ekleyebilir. Aynı zamanda sepetteki tutar şu an bu şekilde gözüküyor. Buna duruma göre göstergezde bir şeyler yapabiliriz. Ee, se, e, Sepete ürün ekleyebilir. Eklemiş olduğu ürünlerden sonra da checkout işlemiyle birlikte siparişini tamamlayabilir. Kullanıcı işlemlerimiz bittiğine göre artık product ile ilgili diğer bölümlerimizde yine aynı şekilde devam edebiliriz. Evet, şimdi product detail sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi herhangi birine tıkladığımız zaman şöyle bir productlarından bir tanesine geleyim. Buna tıkladığımız zaman diyor ki product details diye bir şey tanımlamışız biz. Nerede tanımladık acaba? Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle yapıştırayım. Product item'ın içinde normalde tabii ki link olarak ne demişiz biz? Product details demişiz. Ve demişiz ki product. Bunun aynısını biz aslında kategori bölümünde yapmıştık. Ve yine şimdi hemen hemen aynı işlemleri yapacağız. Şimdi hemen tekrar buraya yeniden geleyim ve new file diyelim. İsmine diyelim ki product detail screen .tsx. Burada zaten kategori detail screen ile bunun ikisi birbirine zaten çok fazla benziyor. Hemen şöyle rnf diyeceğim ve bunun içine doldurmaya başlayacağım. Ve kategori detail screen'deki şu ilk 3 tane satırı aynı şekilde gelip kopyalayayım ve kendime göre değiştireyim. Şimdi normalde yine aynı şekilde bize navigation işlemleri ve işte parametreye göre yakalamak için rotaya ihtiyacımız var. Ruta ihtiyacımız var. Ama bu seferki değerimiz bizim product olduğunu zaten bir önceki sayfada gördük. Yani biz parametre olarak product gönderiyoruz. Ve aynı şekilde bunun parametre olarak da product props'u burada kullanabiliriz. Selected kategori diyor. Bunu düzelteceğiz ve şurası yine product olacak. Use state'imiz yine yüklü olması gerekiyor. Bizde alt bir menü yok. O yüzden dolayı buna da ihtiyaç yok. Tamam. Burada şimdi buradaki isimleri yine aynı şekilde gelip değiştireceğim. Diyeceğim ki select product diyelim. Ve şundan bir tane daha aynı şekilde kopyalayayım. Buraya yapıştıralım. S'sini büyük yapalım. Tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Onun dışında şöyle yapalım. Bir tane const tanımlayalım. Tekrar bir tane şey açalım. Şimdi normalde sepet işlemlerimiz olacak bizim yine aynı şekilde. O yüzden dolayı sepetle ilgili adet bölümü yapalım. Bu yüzden dolayı use state'ine varsayılan değerine 1 vereceğim. Ve diyeceğim ki quantity ve virgül set quantity diyerek bu arkadaşı da şimdiden hazırlamış olacağım. Şimdi hemen bunlardan bir de tıklayalım. Detay sayfamızın tasarımını yapacağız. Tabi bununla ilgili bir de ne yazmamız gerekiyor? Name'i olan bir screen oluşturmamız gerekiyor. Bunun için burada App Navigator'a gelelim. Kategori Detail'in aynısından bir tane daha kopyalayalım. Ve buraya yapıştıralım. Buradaki ismimiz neymiş? Bizim Product Details. Yine bunun ismini Product Details olarak değiştirelim. Ve gideceğin sayfa senin de Product Details Screen şeklinde söyleyelim. Buradaki tasarımla ilgili herhangi bir değişiklik yapmama bence gerek yok. Bunu şu şekilde kaydedelim. Daha sonra bunlardan birine tıkladığımız zaman bakın görmüş olduğumuz gibi Product Details Screen sayfası geldi. Ve aşağı taraftaki bu diğer alanlar değişti. Geri yaptığımız zaman da yine aynı şekilde bunlara gelebiliyoruz. Tekrar şöyle bakalım. Birine tıklayalım. Evet şöyle. Tekrar buna tıklıyoruz. Ve herhangi bir sıkıntımızın olmadığını görüyoruz. Güzel. Şimdi şunu yapacağız artık. Product Detail sayfamızda olması gereken şeylerden bir tanesi ne olmalı? Burada resim alanımız olmalı. Onun dışında
İşte altında fiyatı yazabilir. Sepet işlemleri için bir iki falan bir şeyler yazabilir. Bunları teker teker tanımlamamız gerekiyor. Hemen şuraya şöyle tekrar gelelim. Burada view yerine scroll view diyelim. Çünkü yazacağımız şeyler uzun olabilir yani. Product detail'leri ekrana sığmayabilir. Telefonun ekranı küçük olabilir. O yüzden dolayı burada bunu kullanmak mantıklı olacaktır. Flex 1 ve background'umuza yine white diyerek bunu aynı şekilde yapalım. Sonra bu arkadaşın içine yeniden bir tane view oluşturalım. Daha sonra bu view'a şöyle bir class name padding 4 diyelim. Şimdi bize ilk başta bir image alanı gerekecek. Image alanını yaparak başlayalım. Hemen buraya tekrar yeniden bir scroll view ekleyeceğim. Bu arkadaşı kapatacağım. Bu arkadaş yana doğru işte resimlerim olacak. Buna doğru gelecek. Şöyle yapalım, hatta öncesinde buraya tekrar geleyim. Console.log diyelim. Bakın şu aldığımızı da görelim. Bakın şu an product detail'dayız. Görmüş olduğumuz gibi productlarımız geliyor. Şu an ben hangi resimdeyim? Şu an hatırlamıyorum ama şunlardan bir tanesinde, şundaydı galiba. Şu bulgur ve şey ikilisinde birden fazla resim olması gerekiyor. Evet, şurada görüyoruz zaten. Bunun üzerinde aynı şekilde bakarak gideyim ki burada hem tasarımını yapmış olayım hem de diğerlerine nasıl çalışacak görürüz yani. Hemen buraya diyeceğim ki bu arkadaş horizontal şeklinde olduğunu söyleyeceğim. Class name flex row ve aynı zamanda margin bottom 4 olarak olduğunu söyleyelim. Sonra tekrar geliyorum. Bakın burada diyor ki product'ın içindeki images. O zaman benim göndereceğim şey product nokta images nokta map parantez parantez image virgül index. İndeks ile birlikte de kaçıncı resim olduğunu ayarlamak için bunu kullanmamız gerekiyor. Diğer türlü zaten çalışmıyor. Bunu hemen geldim yazdım. Şimdi benim buraya yine aynı şekilde bir resim almam gerekiyor. Bunu kategori detail sayfasından aynı şekilde alabiliriz. Şöyle bir bakalım. Pardon, kategori detail değil. Product detail. Product item daha doğrusu. Evet, şuradan yine aynı şekilde bunu alıp kendime göre düzeltebilirim. Hemen geliyorum buraya. Buraya yapıştırdım. Image'in kütüphanesini yüklüyorum. Tamam. Ctrl 9'la hizalayalım. API URL'i aynı şekilde import ediyorum. Buraya kadar tamam. Buraya kadar tamam. Ama ben bu sefer product image 0 değil. Ben burada zaten bu arkadaşın ismini image olarak değiştirmişim. O yüzden dolayı buranın ismi sadece ne olacak? Image şeklinde olacak. Evet, şöyle silelim. Tamam. Onun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Burada bir döngümüz var yine. Yine şöyle yapalım. Index diye. Bakalım ne oldu? Screen bit dedi. Bilmem bir şeyler dedi. Şurada benim tanımlamış olduğum şunlarla alakalı tabii ki durum. Buradaki bu stili buradan silelim. Evet, bakalım tekrar ne oldu ne bitti. Evet, boş kategoriye tıkladım. Galiba temel gıdaya girelim. Evet, şuna bakalım. Evet, herhangi bir şey gelmedi. Şöyle tekrar bakıyorum. Key'imiz vesaire tamam. V full bazen çalışmıyor. Bu arkadaşta V80 diyelim. VH64 diyeceğim. Şu şekilde. Evet, resmimiz geldi. MR2 diyeceğim. Ve tekrar baktığımız zaman resimlerimiz gördüğümüz gibi bir slider gibi burada bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bu scroll view'ın yine aynı şekilde dışına çıkarak şöyle şurada bir tasarım yapmaya çalışalım. Tekrar ilk başta ürünümüzün ismini yazalım. Ürünümüzün ismi yazmak için şöyle diyeceğim ki product nokta name diyelim. Evet. Daha sonra başka neye ihtiyacımız var? Product'ımızın type'ı, fiyatı vesaire bir şeylere ihtiyacımız var. Şurada daha önce şöyle bir yapı kullanmıştık. Bunu yine aynı şekilde gelip burada kullanalım. Bir de şurada bir hata fark ettim. Onu da düzeltmek istiyorum bu arada. Şöyle tekrar product item'a gelelim. Bakın burada ikisine de price demişim. Normalde üstü çizili olan price olacak ama diğeri selling price olacak. Yani bir fiyat diğer fiyattan küçük olacak. Şöyle tekrar bakalım. 50 TL'ye 45 TL, 25'e 20 TL bu şekilde tanımlamış olmamız gerekiyor. Tamam. Şimdi hemen tekrar yeniden Product Screen sayfamızın tasarımına dönelim. Burada evet şunu silelim. Kendimiz
Diğer taraftan kopyalarken fazla kopyalamışız. Tamam. Bu yine aynı şekilde yazsın. Fiyat olayını yine aynı şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şuraya tekrar bir tane ya da burada yine aynı şekilde kopyalayabilirim. Ne var? Şöyle aynısını yine aynı kopyalayayım. Kendime göre olmasını düzeltirim. Ctrl 9. Tamam. Başka şunları bir düzelteyim. Daha sonra tekrar olmazsa bakarız. Hemen şu name öncelikli bir class name yazalım. Diyelim ki text 2x large. Font'un bold olsun. Text getir color olsun diyelim. Güzel. Bir de margin bottom 2 diyelim aşağıdaki şey için. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. 100 1000 gram neyse burada gösteriyor zaten. Yeterli bence. Bu şey bunu herhalde gram olarak girmişim. Hemen başkasına girip bakalım. Yağa girip bakalım. Bir adet. Tamam güzel bir sıkıntı yok o zaman burada. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Fiyat olayı yine çizgili vesaire güzel duruyor. Ama sanki boyutları birazcık daha büyük olmalı gibi. O yüzden dolayı text LG diyelim. Evet buna da text LG diyelim. Flex şuradaki bir de gap 8 diyerek evet aralarındaki boşluğu ayarlayalım. En azından istiyorum. Tamam güzel gibi. Ya da sıkıntı yok bu şekilde dursun ya. Ya da şöyle yapsak MX Auto desem bunu diğer tarafa gider mi? Gitmedi. Tamam bu şekilde olsun problem yok. Şimdi bunun altına bir description yazısı yapmamız gerekiyor ama ben buraya normalde productlarıma description diye bir alan eklememişim. O yüzden dolayı teker teker description'la girmekle şu an uğraşmak istemiyorum. O yüzden hepsine varsayılan olarak bir tane description yazmak istiyorum. Hemen tekrar şöyle geleceğim. Şu view'un altına yeniden bir tane text açalım. Ve lorem diyelim. Şu şekilde bir yazı olsun. Bu yazıyı tabii ki birazcık kendimize göre düzeltelim. Hemen buna da bir stil tanımlaması yapalım. Diyelim ki class name text base diyelim. Text gray 600 diyerek yazıyı birazcık söndürelim. Güzel. Tamam. Birazcık da boşluk vermemiz gerekiyor bence. Margin top 4 diyelim. Yukarıdan da şöyle şuna boşluk vermiş olalım. Şimdi bunun aşağısına hemen ben artık şey eklemek istiyorum. Artı ve eksi butonları gibi bir şeyler eklemek istiyorum. Şu arkadaşı da buradan silelim. Bu arada bunda da bir işimiz yok. Tamam. Artı eksi butonları ve aynı zamanda da sepete ekleme işlemleri yapmak istiyorum. Öncesinde yukarı tekrar geleceğim. İki tane fonksiyon tanımlamam gerekiyor. Ben bu fonksiyonları daha önceden hazırladım. Şöyle direkt yapıştıracağım. İşte azaltma, pardon arttırma, azaltma, birin altındaysa azaltmaması için şöyle bir matmax şeyimiz var. Burada ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde kullanacağız. Şimdi yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Burada bir tane touch able opacity diyelim. Bunun on press özelliğine ya da şöyle yapalım. Evet. Şöyle ya da önce bir şeyler yazalım olmazsa sonra düzeltiriz. Bunun için bir tane text yazalım ve işte eksi ifadesi koyalım. Tekrar geleyim buraya class name diyelim. Text x large font bold diyelim mesela. Text gray 800 diyelim. Evet şöyle bir eksi ifademiz geldi. Şimdi tekrar geleyim şu arkadaşa bir class name ekleyelim. Background gray 300 diyelim. Padding 2 diyelim. Rounded LG diyelim. Evet şu şekilde bir yapı geldi. Şöyle yapalım. Tekrar buraya yeniden bir tane view yazalım. Ve bu arkadaşı bunun içine alalım. Ve şöyle hizalayalım. Tekrar buraya yeniden geleyim. Flex row ekleyeceğim. Özellikle ve item center diyeceğim. Evet. Burada bizim eksi işlemimiz tamam. Şimdi zaten bununla ilgili şeyi yukarı yapıştırmıştım. On press diyeceğim ve diyeceğim ki eksiltme için bunu çalıştır. Sonra bir tane daha text yazacağım.
Burada mantıken benim kuantitimin olması gerekiyor. Evet, kuantitimiz de geldi. Bunu aynı şekilde düzeltmemiz gerekiyor birazcık. Stil verelim. Hemen class name. İşte text. Ee, LG diyelim. MX4 diyelim. Boşluklar için fontuna bold diyelim. Text'ine gray 800 diyelim. Güzel. Bundan şimdi bir tane daha yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Ve burada da arttırma işlemini yapacağım. Evet, şöyle yaparsam. Evet. Eksi artı. Bak, arttırdığım zaman bir sıkıntı yok. Ya da eksi bir sıfırın altısına düşmüyor zaten. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde buna bir tane de buton eklememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Şu view'dan sonra tekrar geleyim. Bir tane Rochable opacity ekleyelim yine. Aynı şekilde içine text ekleyelim. Text'in de add to ya da sepete ekle diyelim. Evet, hemen bu arkadaşı düzenleyelim. Margin top 8. BG getir color P4 rounded LG diyelim. Item center diyelim. Güzel. Hemen yine buna da aynı şekilde class name text LG, fontuna bold, renk olarak da text getir text diyelim. Evet. Artık detail sayfamız da hazır gibi. Şunlardan başka birine tıklayalım. Bunda da iki tane resim varmış. Su içeceğe gelelim. Şunlarda birer tane olması gerekiyor. Evet, bir tane resim var. Güzel. Sadece şuradaki şu birazcık bir de boşluk vermek istiyorum şunun ikisinin arasına. Bunun için şöyle gelelim bakalım. Margin top 4 desek. 8 diyelim. Tamam. Böyle daha güzel duracaktır. Evet. Kategori detail, pardon, product detail sayfamız da artık bu şekilde hazır. Artık sepete ekle diyerek buradaki sepet işlemleriyle devam edebiliriz. Evet, şimdi sepet işlemleriyle devam edelim. Öncelikle biz sepetlerimizi nerede tutacağız? Veri tabanımızda tutacağız. Bunun için öncelikle bir tane collection oluşturmam gerekiyor. Hemen geliyorum buraya, kart isminde bir collection oluşturayım. Ve number bölümüne quantity, yani adet bölümünü buraya ekleyelim. Daha sonra relation seçeceğim ve buradan product'larımı seçeceğim yine aynı şekilde. Bununla bir ilişkisinin olduğunu söyleyeceğim ve bu şekilde oluşturacağım. Tekrar yeniden geliyorum. User'la da bir ilişkimiz olması gerekiyor ve bunun için de yine aynı şekilde bunu seçiyorum. Birebir ilişki şeklinde oluşturuyorum. Yani sepete eklenen ürünün kaç adet olduğunu, product ID'si, yani hangi ürün olduğunu, hangi kullanıcının eklemiş olduğunu belirlemek için ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde ekliyoruz. Bunları yaptıktan sonra tekrar buraya geliyorum. API root bölümünde. Şimdi mantıken buradaki değerleri tüm herkesin sorgulayabilmesi gerekiyor. Herkesin detay sayfası, veya buna ihtiyaç yok açıkçası. Bu genellikle detay sayfalar için kullanılır. Zaten buna ihtiyacımız olmadığı için bunu hiç şey yapmayacağım. Ama sepete her kişi, herkes kayıt ekleyebilir. Yani giriş yapan herkes kayıt ekleyebilir. O yüzden bunu ne yapacağız? Aktif edeceğiz. Daha sonra update role kısmında yine aynı şekilde sepetteki ürünü güncelleyebilir. Aynı zamanda sepetteki ürünü silebilir. Bunları ne yapacağız? Bu şekilde yazacağız. Ve daha sonra save diyerek bunları kullanacağız. Şimdi normalde users bölümüne gelecek olursak ve buradaki API rule bölümlerine gelecek olursak, burada görmüş olduğumuz gibi bunlarla ilgili bir iki tane de şey var. Roller var, bak, görmüş olduğumuz gibi diyor ki id request out.id. Buradaki kart bölümüne bu şekilde şartlar da yazılarak da aynı zamanda daha güvenli bir hale getirilebilir. Ben şu an bir hatayla karşılaşmak istemediğim için bunları yapmayacağım, ama ihtiyaç duyulursa aynı şekilde bu şekilde şartları yazabileceğiz, en azından görün istedim. Şimdi tekrar gelelim kart bölümüne, izinlerimizi vesaire verdik. Şimdi bununla ilgili bir konteks yazalım. Neden konteks yazacağız? Çünkü bizim buradaki bu alanımız sürekli güncellenebilir olmalı. Yani buradaki miktar vesaire. Üzerine tıkladığımız zaman da şu an bir hata aldık. Problemde bir yönlendirme ile ilgili bir sıkıntısı varmış. Orayı düzeltmedik. Zaten bir link vermedik. Burayı ne yapacağız artık? Tıkladığımız zaman bize kartla ilgili bir sayfaya yönlendirecek. Hemen tekrar geliyorum. Burada öncelikle konteks oluşturuyorum. Demiş olduğumuz gibi ismi kart context.tsx olsun. Daha sonra out konteksime geleyim. Buradaki şu arkadaştan aynı şekilde alacağım.
ve create context'in kütüphanesini şöyle yükleyelim. İsmine gelelim, diyelim ki kart context diyelim. Şimdi benim yapacağım işlemlerde neler olacak öncesinde ondan bahsedelim. Hemen öncelikle bir provider yazalım. Eşittir. Daha sonra bu provider'ın içinde elemanlar olacak. O yüzden dolayı şöyle yapacağım. Evet, pardon, şöyle diyeceğim ki children diyeceğim. Tamam, şöyle children içinde şeyler olsun. Sonra tekrar buraya geleceğim. Şimdi bizim bu children'ın için children'ı tanımladık. Bizim şimdi normalde sepet işlemlerimiz neler olacak? Onun hakkında birazcık konuşalım. Normalde bizim buradaki bu sepetteki ürünleri çekebilmemiz gerekiyor, değil mi? O yüzden dolayı bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir kullanıcıya ihtiyacımız var. O yüzden dolayı hemen şöyle yapacağım. Diyeceğim ki const, yani hangi kullanıcı giriş yaptıysa onunla ilgili verileri çekmemiz gerekiyor. Bunun için zaten use out diye bir tane şeyimiz vardı. Ne yapacağız? Bunu burada bu şekilde çekeceğiz. Sonra kartın durumları ile ilgili işlemlerimizde buna set ederek kullanmak için şu şekilde bir set kart diye bir use state tanımlayalım. Daha sonra burada toplam bir miktar var. Bunun hesaplamasını yapacağız. O yüzden dolayı total set total diyelim. Ve varsayılı olarak da bu arkadaşın da 0 olduğunu söyleyelim. Tamam, buraya kadar işlemlerimiz tamam gibi. Şu kartın da başlangıçta dizi şeklinde boş olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi benim yapacağım işlemler neler olacak? Şimdi mantıken benim ürünleri, yani şeyleri, sepetimdeki şeyleri çekmem gerekiyor. Bunun için hemen şu şekilde bir tane const yazalım ve diyelim ki fetch kart eşittir ASYNC, tekrar şöyle, evet. Bunu daha sonra dolduracağız. Daha sonra benim bu işlemleri aynı şekilde yaptıktan sonra şimdi aslında bunu en aşağı mı yazsam fark eder mi? Ya da burada kalsın, problem değil. Fark etmez yer açısından da ben sadece şey için kendim nasıl kullanırım diye düşündüm. O yüzden dolayı. Şimdi normalde bunun altında yapacağımız şey de aslında bizim genellikle ne olacak? Yüzde efekt olacak. Veriyi bir defa çekebilmek için. Yani sürekli çekmemek için burada bir yüzde efekt kullanacağız. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız olacak? Miktar hesaplama işimiz olacak. Onu da yine yüz efektin içinde hesaplarız. O yüzden dolayı şu an bunları karıştırmayacağım. Başka nelere ihtiyacımız olacak? Şimdi bizim normalde sepete eklemiş olduğumuz ürünlerin daha sonra adetlerini burada değiştirmek isteyebiliriz. Ve bununla ilgili iki tane hemen buraya şey yazacağız. Diyeceğiz ki const ismi şu olacak. Azaltma işlemi için, pardon, arttırma işlemi için tekrar geleceğim burada. Diyeceğim ki şundan. Evet ve bunun aynısından bir tane daha yazacağım. Bu sefer de arttırma, yani diğer işlemi için düşürmek için bunu yazacağız. Ve daha sonra da tekrar bunlara birer değer göndermemiz gerekiyor. Bu göndereceğimiz değerlerin de product ID olduğunu söyleyelim. Onun dışında başka nelere ihtiyacımız var? Bizim normalde sepetteki bir ürünü silmek isteyebiliriz. Bu yüzden dolayı delete cart item diye yeni bir şey ekleyelim. Onda da yine product ID olacak. Yine şu şekilde gelip yazayım. Diyelim ki delete cart item diyelim. Ve yine aynı şekilde product ID olacak. Başka ürünlerimizi çektik. Şöyle yapalım. Bir tane de bunun altı aynı şekilde, bir tane de buraya gelip yazayım. Bir de tüm sepeti temizlemek istediğimiz zaman biz buraya hatırlarsanız bir tane header yapmıştık. Şu an tam açılmıyor ama tıkladığımız zaman yukarıda kart screen header'ı birazcık farklıydı. Tüm sepeti temizleyebilmek için bir de şu şekilde clear cart diye bir tane şey tanımlama yapalım ve bunları bu şekilde kullanalım. Başka update işlemimiz olacak. Normalde şimdi biz sepetteki ürünleri arttırdık, azalttık, bir şeyler yaptık. Bu yüzden dolayı bunun içindeki değerleri güncellememiz gerekebilir. Bu yüzden dolayı da bir tane de update elemanı yazalım. Hemen tekrar geleyim buraya. Diyelim ki update cart in database. Şimdi biz normalde buradan tıkladığımız zaman ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Create işlemi yapacağız. Ama tekrar sepette güncellemek istediğimiz zaman da update işlemi yapacağız. Çünkü zaten bizim kayıtlarımız nerede? Veri tabanında. O yüzden dolayı burada ne yapacağız? Bunun tanımlamasını yapacağız. Tekrar geliyorum, burada diyeceğim ki şöyle yazalım. Updated. Evet, şöyle olsun.
Tamam. Şimdi bunları teker teker içlerini doldurarak devam edelim. Şimdi bizim normalde ürünleri çekebilmemiz için hemen şundan başlayalım. Öncelikle bir kullanıcı kontrol edeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşım, kullanıcı var mı yok mu? Yoksa sen hiç buraya girme, return geri dön diyeceğiz. Tekrar geleceğiz, bir try catch işlemi yazacağız. Ve daha sonra biz burada kullanmış olduğumuz gibi şurada nerede bu arkadaş? API Preview. Buradan ne yapacağız? Sepeti çekeceğiz. Listle birlikte. İşte bir filtre uygulamamız gerekiyor. User'a göre çekmemiz gerekiyor. Şunu kullanarak yine aynı şekilde çekebiliriz. Hemen şunu şöyle direkt aynı şekilde gelip kopyalayayım. Şunu düzeltelim. Record şeklinde olsun. İsmi. Daha sonra şöyle yapalım. Buraya şartları yazacağız. Şunun kütüphanesini yükleyelim. 1'e 50 çekmesine gerek yok aslında. Şunu çeksek daha da mantıklı olabilir. Yani tümünü çeksin yani. Sorun değil. Sadece üyeye ait olanları çekecek zaten. Burada short yerine diyeceğiz ki filter diyeceğiz. Öncelikle ve burada diyeceğiz ki arkadaşım benim şartım user. Bunları tabi bu şekilde yazamıyoruz. Şöyle yapacağız. User boşluk eşittir. Boşluk tekrar tırnak tırnak. Bu tırnaklar içine yazmamız gerekiyor. Çünkü tekrar geliyorum, bir tane süslü parantez şöyle. Şu tırnakları bizden Pocket Base istediği için yazıyoruz. Normalde diğer CMS'lerde vesaire yok aslında ama bu CMS'de var özellikle. Bunları eklememiz gerekiyor diye şart olarak. Tekrar geliyorum, burada diyeceğim ki current user'dan gelen ID diyerek ben buradan bu değeri çekmeye çalışacağım. Başka neye ihtiyacımız var? Şimdi biz burada normalde kartları şey yapıyoruz, çekiyoruz ve bu kartları çekerken de expand diyerek bizim bu alanı genişletmemiz gerekiyor. Nereyle birleştireceğiz bunu? Buradaki ismimiz ne? Bizim product olduğu için product'la birlikte biz bu alanı genişletmek istediğimi söyleyeceğim. Tekrar geliyorum buraya, sadece product diyerek bunu da burada tanımlıyorum. Daha sonra tekrar geleceğim, set kart diyeceğim, records diyerek bunu yapacağım. Daha sonra konsol falan bir şeyler yazabiliriz aslında. Ben konsolları direkt şöyle kopyala yapıştır yapayım. Burada da ne yapsın bize? Hata mesajları ya da başarılıysa bunları konsola yazsın. Biz de duruma göre takip edelim. Başka neye ihtiyacımız var? Clear kart bölümüne ihtiyacımız var. Clear kart içinde yine aynı şekilde kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı? Bunun bir doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Eğer ki kullanıcı giriş vesaire yapmışsa, bir sıkıntı yoksa yapması gereken işlemleri söyleyeceğiz. Ama öncesinde şöyle hata mesajını direkt buraya yazdırayım. Ve yine başarılı olduğu zaman da şunun yazacağını söyleyelim. Şimdi bizim normalde clear kartta yapması gereken işlem ne? Delete işlemi. Buraya tekrar geliyorum. Pardon, burası API Preview. Buraya geliyorum, delete. Burada örnek olarak şunu kullanabileceğimizi söylüyor. Şimdi bizim birden fazla item'ımız olacağı için, birden fazla şey değer sileceğimiz için o yüzden dolayı bizim burada bir de küçük bir döngü yapmamız gerekiyor. Hemen buraya tekrar geleceğim. Diyeceğim ki await promise nokta all diyelim. Tekrar parantez kart nokta map. Parantez as yenileyici, tekrar parantez item. Şöyle ve süslü parantez diyeceğim. Ve bunun içinde yapmak istediğim tüm sorguyu aynı şekilde burada yapacağım. Record ID bölümüne ise burada bunu sileceğim. Yukarıdaki ismine item demiştik. Item'ın ID'si diyerek bu işlemi bir nevi burada ne yapacağım? Döngüye sokmuş olacağım. İşlemlerimiz bittikten sonra da yine bunları set etmemiz gerekiyor. Ama burada birden fazla işlem olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Döngüyle birlikte yapmamız gerekiyor. Bu da tamam gibi. Daha sonra bir hata alırsak gelir düzeltiriz zaten. Sonra sıradaki ne? Bu işlem. Şimdi biz burada ne yapacağız? Arttırma işlemi yapacağız. Arttırma işlemi için de tekrar buraya gelip diyeceğim ki const updated kart diyelim, eşittir kart nokta map item diyelim. Şöyle pardon. Bunun içine yazalım. Şimdi eğer ki item nokta expand diyeceğim özellikle. Expand neden dedik? Product'la birlikte birleştirdiğimiz için söyledik. Zaten yine aynı şekilde ne yapıyoruz biz bunu? Product'lara dahil etmek istediğimiz zaman kullanıyoruz.
Tekrar geleceğim burada. Diyeceğim ki product'ın içindeki ID eşitse benim product ID'me, sana göndermiş olduğum product ID'ye eşitse, o zaman sen bana return diyeceğiz. Tekrar süslü parantez nokta item virgül quantity item nokta quantity artı 1. Yani biz burada ne yapacağız? Artı 1 diyerek bu işlemi kontrol etmiş oluyoruz. Tekrar buraya return item diyerek item'ı en son döndüreceğiz. Bunları yine set cart diyerek şuradaki şu arkadaşı da buraya set edeceğim. Başka bir de şöyle yapacağız. Şimdi normalde biz burada bir güncelleme işlemi yaptığımız için burada aslında sadece ne yaptık? Burada arttırma ve azaltma işlemini yaptık. Normalde aynı zamanda burada bunları veri tabanında güncellememiz gerekiyor. Bunun için de tekrar buraya yeniden geliyorum. Update in cart database. Tekrar parantez update cart diyerek bunu güncelliyorum. Bunun aynısından bir tane daha kopyalayacağım. Burası da bizim neyimiz olacak? Azaltma bölümümüz olacak. Azaltma bölümü için bir tane ekstradan şart yazmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Şuraya önce ya da şöyle -1 diyelim kalsın. Şimdi bizim burada normalde item expand product id buna eşitse ve aynı zamanda vv diyeceğiz ve diyeceğiz ki item nokta quantity büyükse 1'den. Yani sıfırın altına düşmememiz gerekiyor. O yüzden dolayı bunu ne yapacağız? Burada yazacağız. Delete cart items bölümünde yine aynı şekilde yazalım. Delete cart item'da da ID'ye göre silme işlemi yapacak. Yani bir tane ürün silecek. Yine aynı şekilde şöyle nerede arkadaş? Şundan bir tane daha alacağım ve buraya bundan yapıştıracağım. Diyeceğim ki arkadaşım, eğer ki user ile ilgili bir sorunun yoksa şöyle yapalım. Diyelim ki const updated ya da updated cart diyelim eşittir cart nokta filter. Daha sonra item nokta expand nokta product nokta id eşit değilse product id'ye, o zaman bana set cart diyeceğiz. Updated cart. Sonra bizim bu hangi ürünü sileceğimizi bulmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki const cart item to delete diyeceğiz. Eşittir cart nokta print item, yine item nokta expand nokta product nokta id eşittir product id diyeceğiz. Diyeceğiz ki eğer ki bu yukarıda söylemiş olduğum şartlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yoksa, o zaman arkadaşım bana silme işlemini gerçekleştirebilirsin. Bunun için yine aynı şekilde buradaki bu silme kodunu yazabiliriz. Diyeceğiz ki evet diye bir collection card, tamam, delete record id değil bu sefer, bunun id'si. Biz burada ne yapıyoruz? Bu yazmış olduğumuz değerle birlikte id'sini alıyoruz. Sonra silme işlemi başarılıysa kullanıcıya başarılı gibi bir mesaj yazdırabilirsin. Hatalıysa da hata olduğu zaman da bu şekilde bir mesaj yazabilirsin diyelim. Son olarak update cart in database bölümünü yazalım. Şimdi update in cart database bölümü zaten bizim yukarıda yazmış olduğumuz şu iki tane arkadaşın güncelleme işlemlerini yapmak için yaptığımız bölüm. Aslında ne yapacağız yani, biz burada sepetteki işlemlerimizi güncelleyeceğiz aslında. Tekrar geliyorum, burada yine aynı şekilde kullanıcı giriş yapmamışsa return etmesi gerekiyor. Daha sonra bir try catch işlemi yazalım. Şöyle tekrar gelip burada bir döngü olacak. Çünkü birden fazla şey olabilir sonuçta. Burada diyeceğiz ki promise nokta all tekrar update cart. Biz aslında ne yapacağız burada? Hangi veri güncellenecekse onun ID'sini vesaire alabilmemiz için yine aynı şekilde bu döngünün içinde ne yapıyoruz?
bir değeri atıyoruz ve bu değerle birlikte item'ı atıyoruz ve bu item'la birlikte ID'sine göre işlem yaptırabiliyoruz. Tekrar ASYNC diyeceğim. Tekrar parantez açalım ve item diyelim. Ve burada tekrar gelip diyelim, diyeceğim ki üstü parantez, evet, await, yani güncelleme işlemi yapacağız. Şöyle yapalım, await. Evet, şurayı aynı şekilde alayım ve kendime göre düzelteyim. Evet, BB Collection Card. Evet, yine aynı şekilde. Burada Record ID yerine yapmamız gereken şey ne? Item nokta ID demek. Bizim şu an zaten burada tek güncelleyeceğimiz bir şey olacağı için burada tekrar datayı yazmıyoruz. Buraya tekrar bir süslü parantez açıyorum ve diyeceğim ki quantity item'daki quantity diyeceğiz. Eğer ki başka alanlarımız olsaydı bunu bir data diye bir şeye çevirebilirdik ya da yine aynı şekilde burada virgül ekleyerek devam edebilirdik. Eğer ki işlemimiz başarılıysa bize o zaman burada ne yapacaktır? Aynı şekilde söyleyecektir. Buraya cage'e de yine aynı şekilde bir mesaj yazabiliriz ama şimdi çok fazla istek attığımız zaman çok fazla hata mesajı varmış gibi gösteriyor. O yüzden dolayı şu an buraya bir şey yazmayacağım. Ama isterseniz yazabilirsiniz ya da yazıp test ettikten sonra zaten dediğimi göreceksiniz. O yüzden dolayı şu an hiçbir şey eklemeyeceğim ben buraya. Bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi bunlar dışında başka nelere ihtiyacımız var? Şimdi bizim normalde verilerimizi çekebilmemiz için bir de yüz efekte ihtiyacımız olduğunu söyledim. Şunu şuradan şöyle küçülteyim, belli olsun. Evet, şuradan devam edeceğiz. Evet. Şimdi bizim normalde kullanıcının sürekli durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir yüz efekt diyelim. Parantez parantez ve diyelim ki işte if current user eğer ki varsa o zaman arkadaşım fetch kart diyeceğiz ve kartı sürekli çekeceğiz. Bu yüz efektten sonra da burada sürekli kontrol etmesi gereken bağımlılığının current user olduğunu söyleyeceğiz. Sonra tekrar yeniden gelelim. Evet, şu yanlış yerde. Sonra yeniden tekrar gelin, bir tane yüz efekt daha yazacağım. Bu yüz efektle de birlikte total miktarı hesaplayacağım. Şöyle tekrar geliyorum. Diyeceğiz ki const calculate total diyelim, eşittir. Tekrar parantez. Evet. Şimdi burada bizim total miktarı hesapladıktan sonra bunları aynı şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz bunları neden yazdık? Çünkü biz bunları dışarı aktaracağız. Dışarı aktarırken de şu şekilde yapacağız. Hemen buraya tekrar geliyorum. Export const use use kart diyeceğim. Eşittir. Use context. Evet, şöyle use, pardon, şöyle yapalım. Use context. Şöyle, pardon. Use context. Evet, tekrar parantez kart context diyeceğim. Bunu böyle yazacağım. Ve şurada da bu calculated de yazdıktan sonra da bunun içinde contextimle birlikte bu arkadaşları her tarafta kullanılabilir şeylere çevireceğim. Tekrar buraya gelelim. Kart context diyelim. Nokta provider diyelim. Aç kapa yapalım. Burada value değerlerini teker teker dolduralım. Aynı zamanda bu kart context'in içinde elemanlar olabilir. O yüzden zaten yukarıda children yazmıştık. Bunları bu şekilde yazıyoruz. Şimdi bizim value değerlerimizde nelerimiz var? Tekrar bir süslü parantez daha açıyorum. Kart değerimiz var. Set kart değerimiz var. Daha sonra total değerimiz var. Başka işte arttırma, azalttırma işlemlerimiz var. Delete kart itemimiz var. Başka delete kart, clear kart var. Evet, şöyle enter atayım. Delete kart, clear kart herhalde tamam gibi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Şöyle yapalım. Normalde 6 tane fonksiyon olması lazım. Bir tane set var çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 set kart da var burada. O yüzden burada 7 tane var. Zaten tamam, eksiksiz bir şekilde bunları da ne yaptık? Yazmış olduk. Şimdi gelelim fiyat hesaplama işine. Fiyat hesaplama için de buraya tekrar geliyorum. Bir tane const tanımlayacağım ve total amount diyeceğiz.
eşittir kart nokta reduce diyeceğiz. Sum virgül item, yine aynı şekilde burada diyeceğiz const product price diyelim. Şöyle küçük olsun, hep öyle gittik. Şimdi değerlerimizin türlerini parse float'la değiştirelim. Açıkçası ben daha önce bunu ChatGPT ve kendim deneyerek buldum. Parse float kullanmadan yapmıştım ben. Çünkü normalde türünü çevirmediğimiz zaman bize problem çıkartıyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Türünü muhakkak çevireceğiz zaten. Item diyeceğim, expand diyeceğim, yani değiştireceğim. Yani ve bu daha sonra product ve veri tabanımdaki ismi neyse selling price olması gerekiyor. Bunların toplaması gerektiğini aynı şekilde söyleyeceğim. Tekrar geleceğim. Return diyeceğim. Sum artı diyeceğim. Product price çarpı item nokta quantity. Bunları çarpacağız ve değerlerini hesaplattıracağız. Daha sonra şuradan tekrar geliyorum. 0 set total diyelim ve total amount diyerek bunların değerlerini bu şekilde yazalım. Sonrasında tekrar geleceğim. Calculate total diyerek bu yazmış olduğum fonksiyonu kullanımı açacağım. Şurada yüzde efektinin sürekli dönmemesi için de burada kartı söyleyeyim. Evet, kart konteksimiz kısacası bu kadar gibi. Şimdi aynı şekilde gelip bunu bizim app.tsx'imizde tanımlamamız gerekiyor. Hemen alt provider'ım için tekrar geliyorum. Kart provider diyeceğim. Aç kapat yapacağım ve tekrar geleceğim. Bunu burada ekleyeceğim. Projemizde şu an için herhangi bir hata vesaire var mı? Şöyle bir bakalım. Hata yoksa da diğer işlemlerimizi yaparak zaten yine aynı şekilde devam edeceğiz. Evet, şuradan şöyle büyüteyim. Ee, Ne diyor? 82. satır diyor. Hemen gelip bakalım. Evet, bir tane eşittir fazla attığını söylüyor. Şöyle tekrar silelim. Başka ne diyor? 85. satırda da bir şey yaptı. Yanlış yapmışım. Card field item export default falan bir şeyler demişim. Bunun böyle olmaması lazım. Item expand diyecektim büyük bir ihtimal. Export default demişim anlaşılan. Item expand nokta product id, böyle olursa herhalde sorun kalmaz. Tekrar bakalım. Await diyor. Burası kaçıncı satır? 87. satır. Evet, burada birazcık saçmalamışız anlaşılan. Fark etmemişim. Product id item. Evet, biz buraya normalde ASYNC yazmamışız. Aslına bakarsanız hepsinde olması gerekiyor normalde ASYNC. Bunlarda falan yazıyor değil mi? Gerçi bunlarda olmasa da olur. Tamam. Ama bunda olması gerekiyor. Burada çünkü await'te şey işlemi yapıyoruz. Bunu da tekrar yazalım. Evet, delete cart item. Neresi burası? 130. satırda da bir hata yapmışım. Burada virgül, yani şurada virgül atlamışım. Bunu da şöyle hemen ekleyeyim. Evet. Şu an herhangi bir hatamız yok gibi gözüküyor. Şu an buraya tıkladığımız zaman sepete de tabii ki gitmiyor. Normalde aynı şekilde sepete gitmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu sepete gitmesi için bu bölümü nerede yapmıştık? Hemen gelip bir de ona bakalım. Kart değil. Neresi? Home. Evet, bakıyorum. Product. Burası normalde bir header olması gerekiyor. Şöyle tekrar geliyorum. Evet, Kart Navigator ya da App. Şimdi App Navigator'da bizim nasıl linklerimiz var? Şöyle bakalım. Kartla ilgili bir linkimiz var mı? Evet, kartla ilgili şöyle kart diye bir linkimiz varmış. Kart Navigator'da bunu tıkladığımız zaman gelip açılması gerekiyor yani en azından burada. Evet, bu alanın ismi neydi? Evet, Kart Navigator, Kart Detail, Close White. Evet, buna tıkladığımız zaman Navigation. Evet, yüklü aslında. Bakalım.
Şu part'a gelelim. Part'ın içinde header cart right diye bir alanımız var. Normalde biz buraya tıkladığımız zaman navigate'imiz var. Görmüş olduğumuz gibi ama bunun kütüphanesini vesaire bir şey tanımlamamışız. O yüzden dolayı bizim buna bir de şey eklememiz gerekiyor. Şundan eklememiz gerekiyor. Header cart right'a şöyle tekrar geliyorum. Kopyalıyorum. Use navigation şundan ekliyorum. Evet. Daha sonra artık buna tıkladığımız zaman kart sayfamız açılıyor. Bir sıkıntımız yok artık. Buna bastığımız zaman zaten kapanıyordu. Bir sıkıntı yok. Şimdi bunu da buradaki elemanları teker teker yerleştireceğiz. Şimdi mantıken zaten bu sayfaya kadar gelmişken şunu da aynı şekilde gelip ekleyebiliriz. Biz burada mantıken ne yapacağız? Silme işlemini yapacağız. Zaten bununla ilgili şeyimizi daha önce yazdık. Ee, Bunun için şöyle yapacağım. Öncelikle şöyle yukarı tekrar geleceğim. Const diyeceğim. Bir tane süslü parantez açalım. Şöyle yapalım. Öncelikle total diye bir değer açalım. Ve buraya eşittir use kart diyelim. Tekrar parantez console nokta log aynı zamanda totali her yerde yazdıralım. Şu anlık takip edelim. Daha sonra bunu sileriz. Buraya tekrar geleyim yine aynı şekilde. Totalden gelen to fixed diyelim. Evet şöyle olması lazım. Bakalım. Evet burada pardon biz şurayı yaptık normalde mantıken. Şu an 0-0 oldu. Header karta girmişken bunu halletmiş olduk. Şimdi bir de buna aynı zamanda sepetin buraya tıkladığımız zaman bir de şey yapmamız lazım. Bunu silme işlemini yapmamız gerekiyor. Bunun ismi Header Cart Right değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Logo. Evet burası değil. Kart Navigator'da sanırım. Bakalım. Evet sepetim. Burada görmüş olduğumuz gibi bunu da aynı şekilde gelip düzeltelim. Şimdi burada yukarıda yine aynı şekilde benim post clear kart diyerek bunları şöyle bir tanımlamam lazım. Use kart diyelim. Şöyle. Tamam. Clear kart ve burada da aynı şekilde tekrar geleceğiz. On press özelliğine clear kart diyerek silme işlemini yapacağız. Evet şu an sepetimizde herhangi bir ürün olmadığı için şu an tabii ki test edemiyoruz. Cleared all cart items for user diyor bakın. Bu user'daki tüm ürünleri sildiğini söylüyor. Ama şu an bizim sepetimizde herhangi bir şey yok. Şöyle yapalım. Bizim normalde benim şu an giriş yapmış olduğum kullanıcı şu. O yüzden tekrar kart bölümüne geleyim. Bir tane new record diyeyim. User diyelim. Buradan şu kullanıcı set diyorum. Daha sonra tekrar gelelim buradan bir tane ürün seçeyim. Set diyelim ve bir adet diyelim ve create diyelim. Daha sonra tekrar geleyim ben buraya uygulamama ve burada silme işlemine bir basalım. Tekrar gelip user ve karta basalım. Evet silme işlemi ne? Yanlış kullanıcıyı mı acaba ekledim? Ee, Bakalım. Evet yanlış kullanıcı eklemişim. Ben en üstteki de diye düşündüm ama değilmiş demek ki. Bunlardan şu mu acaba? Şu diyor. Set diyelim tekrar. Evet bir sepet işlemlerimizi de yapalım. Olmazsa o zaman yine de test ederiz. Normalde şu an sildi gibi gözüküyor ama e, başka bir şeyden dolayı galiba tam emin olamadık. Yani hangi kullanıcının olduğunu tam emin olamadım galiba. O yüzden dolayı tekrar yeniden bir daha basalım. Bakın normalde sildiğini söylüyor. Bir sıkıntının olmadığını söylüyor. Normalde burada silmiş olması da gerekiyor ama herhalde yanlış kullanıcıyı ekledik. Problem değil. Birazdan zaten bunları da yine aynı şekilde test edeceğiz. Evet kart işlemlerimize devam edelim. Şimdi biz kart konteksimizde bir tane şey atlamışız. Buraya tekrar geliyorum. Bir fetch kartı da ekleyeceğim. Çünkü benim verilerimi ne yapacağım? Zaman zaman güncelleme ihtiyacı duyduğum için bunu da çekeceğim. Şu an bir hata aldı ama bu hatanın sebebi sonradan eklediğimiz için bir tekrar programı aç kapa yaptığım zaman bir sorun olmayacaktır. Büyük bir ihtimal bununla ilgili bir sorunu olmaması gerekiyor. Şu an herhangi bir gelen giden bir hata yok. Duruma göre sorun olmazsa bakarız. Şimdi ben herhangi bir ürünün detay sayfasına geldiğim zaman burada sepete ekle dediğim zaman buraya yazması gerekiyor. Bunun için hemen şu şekilde tekrar gelelim ve Product Details Screen sayfamızı açalım. Şimdi biz bu sayfamızda şöyle yapalım. Diyelim ki öncelikle const handle
add to cart diyelim, eşittir ASYNC. Tekrar şu şekilde parantez şöyle yazalım. Daha sonra bu handle to cart'ı aynı şekilde şu butona basıldığı zaman bir işlem yapması gerekiyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Bunu da buraya atayacağız. Gelelim bu arkadaşın içine doldurmaya. Şimdi normalde benim öncelikle kullanıcı giriş yapmış mı yapmamış mı bunu kontrol etmem gerekiyor. Eğer kullanıcı giriş yapmadıysa ne yapacağız? Biz kullanıcıyı dışarı atacağız. O yüzden dolayı şunu ekliyor. Daha sonra kullanıcı giriş yapıp yapmadığını kontrol etmek için ve aynı zamanda kullanıcı giriş yapmadıysa alert'la ne yapacağım? Bir mesaj verdireceğim kullanıcıya. O yüzden bunu da aynı şekilde yazıyorum. Sonra tekrar geliyorum alta, bir try catch işlemi yapacağım. Diyeceğim ki arkadaşım, öncelikle şunu düşünmem gerekiyor benim. Sepete ekle dediğim zaman ne yapacak? Gelecek bana bir tane ekleme işlemi yapacak. Bir tane bu üründen ekleyecek. Sonra ben tekrar gelip aynı üründen bir daha sepete ekle dersem ne yapacak bu sefer? Üstüne eklemeyecek. Yeni bir kayıt olarak yapacak. O yüzden dolayı ben bu yeni kaydın olması istemediğim için öncesinde bir kontrol yapmam gerekiyor. Önce ne yapacağım? Bu kullanıcının, giriş yapan kullanıcının bu product'ından var mı? Şimdi biz normalde kullanıcıyı zaten buradan alıyoruz. Aynı zamanda product'ı da buradan alıyoruz. O zaman buna göre bir sorgu yapabiliriz. Kart bölümüne gelip tekrar API Preview kısmına geldiğimizde burada örnek sorgularımızı yine aynı şekilde görebiliyoruz. Hemen bu try'in içine doldurarak başlayalım. Şu record'u seçelim. Her şeyi getirsin zaten bize. Sayfa şeklinde getirmesine gerek yok. Şunun kütüphanesini yükleyelim. Şuraya filter diyelim. Daha sonra yazmamız gereken şartı burada hemen aynı şekilde yazalım. Şu tuhaf tırnaklardan açıyorum. Diyeceğim ki arkadaşım user eşittir. Daha sonra şu şekilde sonra şundan şöyle yapacağım. Burada user ile ilgili şartımızı yazacağız. Şöyle tekrar aynısından bir tane daha gelip kopyalayayım. Ve bir de product ile ilgili şartımızı yine aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Buraya da aynı şekilde product diyelim. Şimdi user için şartımız belli zaten. Current user'ın ID'si. Product da zaten burada parametre olarak geliyor. Yine aynı şekilde product'ın ID'si diyerek şartımızı burada yazacağız. Daha sonra hemen buraya gelip diyeceğim ki if record.length, yani herhangi bir değeri var mı? Sıfırdan büyük mü? Ya da diyeceğiz ki işte else bunu yap. Yani eğer ki sıfırdan büyükse o zaman buradaki işlemi yapacak. Yani sepette benim ürünüm var. O zaman üzerine bir ekleme işlemi yapacak. Ama sepette hiç ürün yoksa burada direkt ne yapacak? Kaydetme işlemi yapacak. Biz hemen öncelikle burayla başlayalım. Şimdi normalde ekleme işlemi için create'e geldiğimiz zaman şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. Bunu aynı şekilde gelip kopyalayayım ve kendime göre düzelteyim. Quantity zaten bizim tanımlamış olduğumuz bir şey. Yani yukarıda var zaten, görmüş olduğumuz gibi şuradaki adeti bize ne yapıyor? Alıyor. Aynı şekilde product zaten o da burada yine şartını yazdık. Ne olacak? Product.id zaten bizden ID istiyor. Biz de aynı şekilde yapacağız. User için de yine aynı şekilde şurada şu ID'sini aynı şekilde ne yapacağız? Düzelteceğiz. Evet. Daha sonra varsa ne yapacak bize? Bunları bu şekilde kayıt edecek. Şöyle yapalım. Burada console record demeyelim. Hiç karışmasın. Direkt await diyelim. Herhangi bir değişkene vesaire bir şey atamamıza gerek yok. Tabii ki bir değişken vesaire yapabilir de iç içe değişken isimleri vesaire karışmasın. Hiç gerek yok diye. O yüzden dolayı burada bunu hiç karıştırmayacağım. Buraya kadar tamam. Sonra gelelim buradaki bu arkadaşı yapmaya. Bir de aynı zamanda benim demiş olduğum gibi ürünleri, yani burayı bir tetiklemem lazım. Onun için de await fetch card diyeceğim. Evet, fetch. Evet, bu arkadaş hiç gelmiyor. Bunun için de benim yukarıda yeniden bir tanımlama yapmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Şundan bir tane daha kopyalayalım. Ve diyelim ki fetch card. Ve bunun ismi de ne yazmıştık? Use card yazmışızdır. Use card diyelim. Ve bunu da buraya ekleyelim. Fetch kartımı da yine aynı şekilde burada geleyim. Parantez aç kapat. Burada bitirelim. Evet. Onun dışında burada bir hata kısmımız var. Kullanıcı sepete bir şey ekleyemediği zaman bence yine alert olmalı. O yüzden dolayı şöyle bir şeyler aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Kaydedelim, bir hatamız var mı? Şu an onu görelim. En azından şurada virgül atladığımı söylüyor. Bunu ekleyelim. Tamam. Şimdi gelelim buradaki kısma. Yani herhangi bir kayıt varsa. Öncelikle benim
kayıt varsa ilk değerin bir indeksini ve değerleri bir almam gerekiyor daha doğrusu. Şöyle yapalım. Exciting record. Ve diyelim ki arkadaşım yukarıda tanımlamış olduğumuz bu record'un ilk değeri. Sen ne yapacaksın? Bana bunu getireceksin. Sonra const update quantity diyeceğim. Biz burada zaten güncelleyeceğimiz tek şey ne olacak? IDC olacak. Pardon, adeti olacak. O yüzden exciting record'daki quantity'yi alacağım. Bakalım şöyle, yanlışımız yok değil mi? Exciting record. Tamam. Burada tekrar geleceğim. Quantity alacağım. Daha sonra benim quantity'mi buna ne yapacağım? Ekleyeceğim. Sonra benim burada yine bir güncelleme işlemi yapmam gerekiyor bu sefer. O yüzden de geleceğim. Şunu alıp aynı şekilde kopyalayacağım. Kart diyor. Record ID diyor. Record ID'miz bizim yine. Bu Exciting'in record'u ID'sini alacağız. Zaten sonuçta biz bunu güncelliyoruz. Data içinde şöyle tekrar bir süparantez açalım ve diyelim ki quantity, biz bunu güncelliyoruz zaten ve diyoruz ki yukarıdaki update quantity ile sen bu arkadaşı güncelle. Tamam. Şimdi hemen artık gelip bu arkadaşı deneyelim. Sepete ekle diyeceğim, bakalım ne oldu ne bitti. Evet, 4 lira oldu. Hemen tekrar geliyorum buraya, bakıyorum ne oldu ne bitti. Evet, görmüş olduğumuz gibi bir tane ürünümüzü buraya ekledi. Şimdi ben burada birkaç tane adet giriyorum. Burada normalde bir adet var, 5 adet var. Sepete ekle diyorum. Burada miktarım 24 lira oldu. Tekrar geliyorum, şöyle yeniliyorum ve 6 lira olduğunu görüyorum. Sepete ekleme işlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Şimdi sepete tıklayalım. Şimdi sepette aynı zamanda şuna bastığımız zaman silmesi gerekiyor. Daha yeni silmemişti. Şöyle tekrar baktığımızda bir sıkıntı yok. Daha yeni ben eklerken büyük bir ihtimal ID'leri karıştırdım. Bir problem değil. Şu an düzgün bir şekilde baktığımızda çalışıyor. Şimdi hemen şunu yapacağım. Bunlardan şöyle geleyim. Bir tane bunu ekleyeyim. Bir tane bunu ekleyeyim. Bir tane şöyle bunu da ekleyelim. Şimdi bunları neden ekliyorum? Şimdi ben buranın tasarımını yapacağım. Tasarımı yaparken de aşağı, yani bir şeyler görmem gerekiyor mantıken. O yüzden sepetimde bunlar dursun ki ben de buradan bakarak aynı şekilde, yani 3 tane ürünüm var şu an. Bu da 3 tane ürüne bakarak tasarım yapmaya çalışayım. Biz bunun için zaten bir tane sayfa oluşturmuştuk. Sayfamızın ismi Kart Screen olması gerekiyor. Evet. Şimdi Kart Screen sayfamızda öncelikle benim nerede bu arkadaş? Kart Context'teki birçok şeye ihtiyacımız var. Karta ihtiyacımız var. Totale ihtiyacımız var. Toplam fiyat arttırma azaltma, burada güncelleme işlemi yapacağız. Delete Cart Item. Evet, karttaki şeyi sileceğiz. Clear Kart'a ihtiyacımız yok. Fetch Kart'a da ihtiyacımız yok. Çünkü zaten diğer sayfalarda güncelliyoruz. Şu şeye bakalım sadece. Şunlara bakalım. Burada yeniden bunların içinde güncellediysek hiç ihtiyacımız olmayacak. Şöyle bakalım. Evet, burada zaten update kart diyoruz. Değerleri güncelliyoruz. O yüzden dolayı burada da çok fazla gerek olmayacaktır. Update'e de bakalım, hatta orada da var mı böyle bir şey, fetch falan. Yok, duruma göre gerekirse ek olmaması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Tekrar olmazsa bir bakarız. Problem olursa eksiğimiz falan takip ederiz. Şimdi gelelim kart screen sayfamıza. Kart screen sayfamızda dediğimiz gibi 100 kart kullanacağız. Şunları yine aynı şekilde gelip böyle kopyalıyorum. İhtiyacım olanları, bunları yüklüyorum. Şunların isimleri doğrudur diye düşünüyorum. Bir kontrol etsem aslında fena olmaz. Hemen şöyle şunları bir kontrol edeyim. Evet. Delete kart item. Bunu da bir kontrol edelim. Tamam. Bir sıkıntımız yok gibi. Şimdi geleceğiz. Burada bir tasarım yapacağız dedik. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki class name flex olsun. Flex 1 olsun ve background'umuz white şeklinde olması gerektiğini söyleyelim. Sonra burada çok fazla sepetimde ürün olarak olabilir. O yüzden dolayı scroll view kullanmak mantıklı olacaktır. Tekrar geliyorum bu arkadaşa. Class name padding 4 diyelim. Tekrar geliyorum. Yukarıda eklemiş olduğumuz kartla birlikte bunları bir döngüye sokacağız. Ve diyeceğiz ki item. Ve aynı zamanda bir de indekse ihtiyacımız olacak. Ve indeksimizi de şöyle yazalım.
Ve burada bir parantez daha açıp tasarımı bunun içine yapmaya çalışalım. Şöyle yazalım bakalım ne olacak ne bitecek. Şöyle bir bakalım. 3 tane değerimin geldiğini görüyorum ve en aşağıda diyor ki key girmedin arkadaşım diyor. Problem değil, zaten gireceğiz key falan da. Şimdi tasarımımızı yapmaya çalışalım. Şimdi ben buradaki bu text'i buradan siliyorum. Bunun yerine ben burada bir view kullanacağım. Daha sonra şöyle hizalayayım. Daha sonra bu view'a hemen ilk olarak bir key verelim ki sürekli bize hata mesajı vermesin. Yukarıda tanımlamış olduğum indeksi vereceğim. Sonra bir class name tanımlayalım. Flex row item center diyelim. Başka e, margin 1 diyeceğim. Daha sonra background için slate, böyle bir renk kullanalım. Başka bir de küçük padding ve şöyle bir kaydedelim bakalım ne oldu ne bitti. Evet, hiçbir şey olmadı. Şöyle yapalım. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, şu şekilde bir şeyler olmuş. Şimdi biz bunu arkadaşa hemen birazcık şey yapalım. Bu renk de pek güzel durmadı. 300 yapsak. 300 birazcık daha iyi gibi. 200 nasıl durur? 200 daha mı iyi acaba? 300 diyelim, daha olmasın sonra değişiriz. Tekrar gelelim buraya. Round ekleyelim bir tane. Köşelerden bükelim. Bir de padding ekleyerek bu alanı birazcık genişletelim. 8 fazla sanki. 4 16 piksel gibi bakalım. İdare eder gibi. 3 yapalım bir. 4 yapalım biz. En iyisi duruma göre, gerekirse daha da genişletiriz. Burası tamam. Şimdi gelelim bunun içine neler ekleyeceğiz. Öncelikle bir tane resim alanı eklememiz gerekiyor. Hemen tekrar buraya geliyorum. Bir tane image diyeceğim ve burada image'imle ilgili bir tane bir şey yazmam gerekiyor. Şimdi ben daha önce de image'imi hazırladım. O yüzden direkt gelip kopyala yapıştır yapacağım ve size üstünden anlatacağım. Şöyle hizalayayım bu arkadaşları. Yüklemem gereken bir şeyleri alayım. Evet, şunu yükleyeceğiz. Tamam. Başka sanırım bir şey yok. Evet, şimdi resimlerim düzgün bir şekilde çalıştı. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Burada bana diyorum ki source bölümünde URL item expand product images. Product images var mı yok mu? Yani bir ürünün resmi var mı yok mu? Öncelikle bunun kontrolünü yapıyorum. Aslına bakarsanız bunun kontrolünü yapmama gerek yok gibi. Ama biz niye, yani benim en azından tüm ürünlerimde olması gerekiyor mantıken resim. O yüzden dolayı bunu kaldırabilirsiniz. Burada en önemli husus aslında şuradaki expand. Biz normalde item expand diyoruz. Biz normalde burada karttaki verileri çekiyoruz hatırlarsanız. Expand diyerek product alanını genişletmesini istiyoruz. Yani diyorum ki ben product, yani getirirken verileri product'ın tüm verilerini de içinde getir ki bana daha sonra sorun çıkartma diyoruz. Eğer ki bu değerlerle ilgili bir sıkıntı yoksa, sıfırdan büyükse, değerler sıfırdan büyükse o zaman bana bunları getirmesi gerektiğini, sıfırdan küçükse null değeri yazması, yani hiçbir şey yazmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten resimlerle ilgili daha önce yine aynı şekilde şeyleri yazmıştık. Yine aynı şekilde collection ID'sine ihtiyacımız var. Zaten bunu daha önce göstermiştim. Yine aynı mantıkla ne yapıyoruz? Resmimizin tam olarak yolunu söylüyoruz. Sonra gelelim bu arkadaşın yanına, hemen yeni bir tane daha view açalım ve buraya da ürünümüzle ilgili bilgilerimizi gireceğimiz bir alanımız olsun. Şöyle tekrar bir tane daha text açayım. Şu arkadaşlardan şöyle bir tanesini kopyalayabilirim. Buraya bir süslü parantez açalım. Evet, şöyle yapıştırayım. Bu sefer product'ın içindeki name alanı olabilir. Evet, o da geldi. Şimdi bunun altına aynı zamanda bir de fiyat bölümü eklemek istiyorum. O da selling price olması lazım. Evet, şunu da şöyle ekleyelim. Güzel. Bunun yanına bir para birimi yazmak istiyorum. O yüzden şunu yine aynı şekilde gidip kopyalayacağım. Ve buradaki bu arkadaşları teker teker düzelteceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşım class name diyelim işte. Text 2x large. Font semibold. Tamam. Evet, 2x large fazla oldu. X large olsun. Buraya da tekrar yeniden gelelim. Class name text color, pardon, text red 500 font semibold diyelim. Yani şu rengi birazcık daha sadece koyu yapacağım. 700 falan yapalım. Tamam, böyle daha güzel duruyor.
Onun dışında başka ne yapmamız gerekiyor? Bizim buranın yan taraflarına şeyler eklememiz gerekiyor. Tekrar yeniden geleceğim buraya. Bir tane daha view yazacağım. Ve bu view'lara diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi Product Details sıklığında yapmış olduğumuz gibi bunlardan kullanacağız. Hemen şöyle öncelikle bu arkadaşlar şöyle bir class name verelim ve diyelim ki flex row, daha sonra item center diyelim. Şimdi buradaki bu arkadaşlar gibi aynı şekilde alabiliriz ama içlerini falan birazcık fazla değiştirmemiz gerekiyor. Şöyle gelip kopyalayayım aynı şekilde bunu. Daha sonra Ctrl 9 vereyim. Şu an Ctrl S'ye bastığınız zaman çok fazla hata alırsınız arkadaşlar. O yüzden şu an basmayın. En azından şu 10 presin içini değiştirmemiz gerekiyor. Eğer ki yani çok fazla istek atacağı için sunucunuz bir süreliğine kapanabilir. O yüzden dolayı ya da aynı zamanda uygulamanız donabilir. Çok fazla istek attığı için. Buraya tekrar bir tane gelip parantez açacağız ve burada tekrar geleceğiz. Şöyle yapacağız ve burada bizim şu arkadaşı burada tekrar gelip söyleyeceğiz. Bunun içinde bir tane değer olması gerekiyor. Değer göndermemiz gerekiyor. O yüzden dolayı burada da product ID'sini aynı şekilde göndereceğim. Evet, bakalım bu sıkıntı var mı? Kaydettik aslında. Şöyle bir daha bir bakacağım. Ee, Bir geri gelelim bakalım. Tekrar şöyle bir bakalım. Evet, buraya normalde bir eksi. Ha, evet, şuraya geldiği için görmemişim. Bakın şuraya eksiler geldi görmüş olduğumuz gibi. Tamam, bir sıkıntı yok yani. Şimdi diğer şeyler aynı şekilde yapalım. Şöyle bir bakalım. Flex row item center. Şuna da yine aynı şekilde tekrar gelin. Buna da bir flex row mu desek? Flex 1 diyelim bence buna. Evet, böyle yaparsak bakın bunlar da bu tarafa kaydı. Güzel. Şimdi aynı şekilde benim buraya quantity yani adet bölümünü yazdırmam gerekiyor. Onu da buradan yine aynı şekilde kopyalayabilirim. Tabii içini yine değiştireceğiz. Şöyle tekrar sadece geleyim. Quantity değil, item'ın içindeki quantity şeklinde olacak. Evet, bu da tamam. Şöyle eksi yaptığımız neyse diğer tarafta yapalım ondan sonra şey yapalım. Şundan bir tane daha yine olmazsa gelip kopyalayayım. Hiç uğraşmayalım. Buradaki değerimizi eksi artı yapalım. Daha sonra buradaki ismi değiştirmemiz gerekiyor. Şu olacak. Başka bir şey olmayacak sanırım. Evet. Daha sonra bir de silme butonu ekleyelim. Aynı şekilde bundan bir tane daha gelip kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Buradaki ismi de delete kart item, yine product ID göndermemiz gerekiyor zaten. Bunu yine aynı şekilde gönderelim. Burada da içinde sil yazsın. Şöyle yapalım, bunu da text gray değil de background red 600 desek. Şöyle yapalım. Text LG diyelim buna. Text LG heading 2 text white diyelim. Evet, şöyle daha mantıklı gözüküyor. Aslına bakarsanız şuradaki şu arkadaşlar da çok güzel gözükmediler. Renkleri vesaire. Birazcık oynamak gerekebilir. Şey yapsak Text Gray 800 yerine şöyle bir bakıyorum. Arka plan da var aslında orada. Bir border. Evet, şu BG Gray'ler aslında bizi bozuyor gibi. Şöyle desek biz bunun renklerine yok, getir color desek ve text white desek nasıl olur? Evet, text white aşağıda söyleyeceğiz, pardon. Şöyle sadece bir deneyelim. Böyle daha mantıklı oldu bence. Diğer tarafı da yine aynı şekilde değiştiriyorum. Evet, şurası. Şunu değiştirmemiz gerekiyor. Buna da getir. Hatta text şöyle bir onu deneyelim. Text getir. Text diyelim önce. Bak, bu hiç okunmadı. Diğerlerine bakalım. Getir color diyelim. Evet, böyle birazcık daha mantıklı gibi duruyor. Şimdi biz burada normalde silme işlemi yapmıştık hatırlarsanız. Şöyle pardon. Burada biz direkt veri tabanından güncelleyeceğini söylemiştik bu arkadaşların. Bunları hemen şöyle bir test edelim. Bir tane ikilik bir ürünüm var. Öncelikle bu ikilik ürünü şöyle birazcık arttıralım. 7 yaptım.
Buraya tekrar geleceğim, kartıma bakacağım. Evet 7, hiçbir sıkıntısı yok. Zaten sıfırın altına inemiyoruz. O yüzden dolayı zaten inmedi. Bir onu da kontrol etmiş olalım. Evet bir sıkıntı yok. Şimdi 7'lik ürünü yine aynı şekilde 5'e indirelim. Tekrar şöyle gelip bakıyorum. Evet, bu güncelleme işlemleri de çalışıyor. Silme işlemi çalışıyor mu bakalım. Şunu silelim. Buraya tekrar geliyorum. İki tane kaydımın olması gerekiyor. Evet, bu da çalışıyor. Bu zaten çalışıyordu. Bunu da test etmiştik. Buraya kadar artık işlemlerimiz tamam gibi. Şimdi son olarak bir de aşağı tarafa buraya bir ödeme yap butonu yapalım. Daha sonra da ödeme yöntemi işlemlerine geçelim. Buraya tekrar geliyorum. Bir tane view, scroll view'ın dışına yapalım biz bunu. Bu en aşağıda sabit olacak. Çünkü buraya tekrar yeniden bir view yazalım. Hatta buraya toplam miktarı vesaire de yazarak süsleyelim. Class name, padding 4 diyelim. İşte bir tane ek, border tab diyelim. Üst tarafa ekleyelim sadece. Border tab ikilik bir şey yazalım. Daha sonra buna da border tab getir color'un rengini verelim. Evet şöyle bir tane şey oldu. Tekrar yeniden bir tane daha gelin, bir view daha açalım. Ee, Buraya da yine bir class name diyelim ki işte flex row, justify center diyelim. İşte margin bottom 4 diyelim. Sonra tekrar gelelim buraya. Bir tane daha text açalım. Class name diyelim. İşte text 2x large font semibold diyelim ve burada bir toplam yazısı yazsın. Bunu yine aynı şekilde bundan bir tane daha kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım ve burada da bizim, evet şöyle, totalimizin yazması gerekiyor. Tamam. Evet. Bunun yanında bir TL yazsın istiyorum. Şöyle şunu da ekleyeceğim. Bu da tamam. Bunların birazcık aralarında boşluk olmasını istiyorum. Gap 4 desek şöyle ne olur? Boşluk da olur. Arka plan rengi vesaire bir şeyler mi eklesem diye düşünüyorum, aslında daha güzel olabilir. Bir aşağı tarafın olması öncelikle, bir de buton ekleyeyim, daha sonra da düşünürüz. Tekrar şuraya yeniden geliyorum. Bir tane touch able opacity ekleyelim ve bunun içine bir tane text ekleyelim. Text'in içine de ödeme yap yazalım. Evet buraya tekrar geleyim. Class name, item center, justify center. Tamam. Birazcık heading 4 diyelim. Rounded x large diyelim. Getir background, getir text diyelim. Evet güzel bence. Şöyle yapalım, hatta burada border t color 2 diyelim. Buraya aynı zamanda bg getir color diyelim. Evet. Bu arkadaşa text white diyelim. Bu arkadaşa da yine text white diyelim. Bunlar 2x'ler sanki birazcık fazla büyük oldu. X'ler olsa bence yeterli olacaktır. Güzel gibi. Ödeme yap butonunu şimdi aynı şekilde birazcık düzene sokalım. Tekrar gelelim buraya, bir class name text lg diyelim. Ee, Ne diyelim? Text getir color diyelim. Okunacak mı? Font semibold diyelim bir de. Tamam. Bence iyi gibi. Buraya ödeme yap bastığımız zaman artık ne olacak? Ekleyecek. Şimdi şöyle birazcık test etmek amaçlı scroll view vesaire ekledik. Bir sıkıntı olacak mı? Şöyle birkaç tane ürün ekleyeyim sadece. Bir de onu test edelim. Bir sıkıntı yoksa artık diğer bölümlere geçebiliriz. Şunu da ekleyelim. Evet şuna tıklayalım bakalım. Evet buralar görmüş olduğumuz gibi kayıyor. Bir sıkıntı yok gibi, tüm ürünleri görebiliyoruz. Ödeme yap dedikten sonra artık ödeme işlemini ne yapacak? Bize gerçekleştirecek. Padding setting, şöyle sadece birazcık da acaba şöyle bir deneyelim bakalım nasıl olur. 4 yapsak. Evet böyle daha iyi gibi sanki. Ya da
4 8 fazla oldu da 5 daha iyi gibi. Tamam. Evet. Bu bölümü de bu şekilde yaptık. Artık silme işlemimiz çalışıyor. Clear kart çalışıyor. Güncelleme işlemimiz, delete işlemimiz hepsi çalışıyor. Şimdi sadece artık geriye ne kaldı? Ödeme yap dedikten sonra yeni bir sayfaya gideceğiz. Gitmiş olduğumuz sayfada da kart bilgilerimizi girerek ödeme işlemini tamamlayacağız. Evet, şimdi checkout sayfamızın tasarımını yaparak devam edelim. Bunun için şu şekilde iki tane paket yükleyeceğim. Yükleyeceğim paketlerden ilki validation işlemlerimiz için kullanacağız. Diğeri de tasarımı birazcık daha güzelleştirmek için kullanacağız. Bu React New Paper için sitesine gelerek aynı zamanda dokümantasyona tıklayarak çeşitli özelliklerden isterseniz siz de aynı şekilde faydalanabilirsiniz. Bu şekilde güzel tasarımlar çıkartabilirsiniz. Şimdi hemen gelip bunların öncelikli kurulumlarını yaparak şu şekilde başlayacağım. Şimdi ödeme yapa tıkladığım zaman benim mantıken bir sayfaya gitmesi gerekiyor. Gitmesi gereken sayfayı öncelikle oluşturalım. Diyelim ki checkout screen.tsx diyelim. Daha sonra şu arkadaşları şöyle küçülteyim. Yükleme işlemini yaptığıma göre hatta buna pek de ihtiyacım yok. Şöyle küçülteyim. Loglarımı bir yandan buradan takip ederiz. rnfe diyeceğim ya da bakalım bunu demeyelim. rnfs diyeceğim. Buna bakalım. Tamam, bu daha iyi gibi. Neden bunu kullanacağım? Çünkü React Hook Form kullandığım için benim bir stil vermem gerekiyor. Konteynerime özellikle. O yüzden dolayı da bunu burada bu şekilde yazmam gerekiyor. Şu diğerlerine bir daha bakayım. Başka ne var? RNF var. RNFE şu neymiş? Şu var. Evet, şunu kullansak sanki daha güzel duruyor gibi. Tamam, bunu yaz, bununla birlikte devam edelim. Şimdi burada öncelikle bir tane stil tanımlaması yapacağım. Dediğim gibi bu yapacağım bu stil tanımlaması bizim normalde ödeme yaptığı tıkladığımız zaman çıkacak olan sayfada bir konteyner yapısı olacak. Ona vermem için kullanmam gerekiyor. Çünkü hook form bizden bunu istiyor. O yüzden dolayı ne yapacağız? Bunu burada tanımlamış olacağız. Öncelikle validation işlemini yapalım. Bir yandan sayfamızın tasarımını yaparken görelim. Ödeme yapa tıkladığımız zaman gitmesi gerekiyor. Bunun için öncelikle App Navigator kısmına gelip bununla ilgili bir tanımlama yapmam gerekiyor. Buraya tekrar geliyorum. Yapacağım sayfanın ismi checkout olsun ve check out screen sayfasını buraya yine aynı şekilde ekleyelim. Sonra ödeme yap butonuna bastığımız zaman gelebilmesi için Car Screen'e geleceğim ve burada bu işlemi tanımlayacağım. Onun öncesinde burada tabii ki yönlendirme işlemi için Const Navigation diyerek bir navigation tanımlamam gerekiyor ve Use Navigation diyelim. Hemen aşağı tekrar geliyorum. Burada bu arkadaşın on-press özelliğine diyeceğiz ki işte şöyle, evet, navigation nokta navigate, burada ne yazdıysak oraya yönlendireceğiz. Evet, bakalım şimdi deneyelim. Ödeme yapa tıkladım ve checkout screen sayfamıza geldik. Hemen checkout screen sayfamızı da düzenleyelim kendimize göre. App Navigator kısmından yine şu Product Details'taki tasarımı aynı şekilde kullanabiliriz. Şöyle yine aynı şekilde gelip kopyalayayım ya da diğer hazırlamış olduğum screenlerden birini de kullanabiliriz. Şu an en rahat bulacağı için direkt bunu bu şekilde gelip yapıştıracağım. Evet, yüklenmesini bekliyorum. Evet, geldi. Burada bence sepet tutarının gözükmesine gerek yok. O yüzden dolayı bunu buradan kaldıracağım. Sadece geri butonu benim işime yarayacaktır. Onun dışında burada bir toplam miktarı söyleriz. Altta da formu yaparız. Bu şekilde kullanmak daha mantıklı olacaktır. Şöyle yapalım tekrar. Ödeme yaptı. Evet, checkout screen. Şimdi artık bu sayfamızın tasarımını yavaş yavaş yapmaya başlayabiliriz. Demiş olduğum gibi benim öncelikle burada yeni bir tane stil tanımlayacağım. Stilimin ismi container'de olacak. Şu şekilde bir tasarım yapıştıracağım. Diyeceğim ki işte flex grow, ortalı bir şekilde padding ve background rengim bu olsun diyeceğim. Daha sonra tekrar yukarı doğru çıkalım ve işlemlerimizi yapalım. Şimdi normalde bizim öncelikle hook form vesaire kullanacağım için bir iki tane kütüphaneye ihtiyacım var. Ben direkt şu arkadaşları şöyle yapıştıracağım. Input, buton, kart bunları kullanacağım ve form için de bunları kullanacağım ve kontrol işlemleri için bunları yapacağım. Hemen burada yeniden bir tanımlama yapıyorum ve tanımladığım şeye diyeceğim ki use form şöyle yapacağım ve burada use form'da kullanacağım şeyler ismi kontrol olacak, virgül, daha sonra handle submit olacak, virgül, form state kullanacağım ve
Aynı zamanda bunun içindeki errors'u kullanacağımı söyleyeceğim. Sonra tekrar geliyorum. Bir tane daha const tanımlayacağım. Tekrar süslü parantez. Diyeceğim ki eşittir use cart. Bize burada mantıken ne lazım? Toplam miktar lazım. O yüzden dolayı buraya totalimi yine aynı şekilde yazacağım. Sonra bir tane daha const on submit yazalım. Ve diyelim ki data gönderilecek sana. Sen bu datayı bana şimdilik console.log'da yaz. En azından bir şeyleri doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bunları takip edeyim. Daha sonra zaten ne yapacağız biz? O forumda on submit özellikleriyle datayı yapmış olduğumuz gibi gelen verileri işte ödeme işlemleri için göndereceğiz, post edeceğiz ya da işte veri tabanımıza kayıt için post edeceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi biz burada dediğimiz gibi bir tane spool view kullanmamız gerekiyor. Daha sonra yazmış olduğumuz bu container özellikle burada eklememiz gerekiyor. Burada diyeceğim ki content container stil ve tekrar şu şekilde geleceğim. Diyeceğim ki stil nokta container diyeceğim. Şu değeri boş bırakmamamız gerektiği için açıkçası burada zaten yazıyoruz. O yüzden dolayı tamam. Şimdi artık diğer işlemlerimizi yine aynı şekilde yaparak devam edebiliriz. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Bir tane view yazacağım. Ve burada öncelikle toplam miktarı yazarak devam edebiliriz. Diyelim ki flex row, justify center, daha sonra margin bottom 4, gap 4 diyelim. Daha sonra buranın içine bir tane text yazalım. Ve buranın içine toplam yazsın. Tekrar yeniden bir tane daha text yazalım. Buranın içinde de işte total yazsın. Ve aynı zamanda yanında TL işareti olsun istiyorum. Şöyle yazalım. Evet, bu arkadaşlar hemen şöyle birazcık düzeltelim. Diyelim ki text x large ol, fontum semibold olsun diyelim. Evet, şöyle tamam, güzel. Şimdi hemen burada aynı şekilde devam edelim. Şimdi burada text yerine kart kullanacağız. Şöyle şunları kaldıralım. Kartla bir tasarım yapacağız. Şöyle kart. Evet. Diyelim ki bu karda class name padding 4 diyelim. Sağdan soldan boşluklar için buradan başlayalım. Daha sonra kart nokta title diye bir şey ekleyelim. Ve bu arkadaşı şöyle kapatalım. Ve buranın title özelliğine de tekrar gelelim. Diyelim ki bilgilerinizi girin. Bunların hepsini şey sayfasından alabilirsiniz. Şu sayfadan aynı şekilde kopyalayarak alabilirsiniz. Burada fazlaca zaten örnekleri var. Komponent bölümüne geldiğiniz zaman, karta geldiğiniz zaman kartla ilgili mesela görmüş olduğumuz gibi burada kart title, bakın burada yine aynı şekilde bir örneğin olduğunu görebilirsiniz. Sonra tekrar gelelim. Bize bir tane kart content lazım. Kart nokta content diyeceğim. Şöyle. Ve bunun içine de bir controller yazmam gerekiyor. Hemen tekrar geleceğim. Diyeceğim ki controller. Bunun içine de yapmak istediğimiz tasarımı aynı şekilde yapacağız. Aslına bakarsanız şu controller'ı şöyle kullanmak daha mantıklı olacaktır. Böyle yazalım. Şimdi controller'a benim yukarıda tanımlamış olduğum kontrolü aynı şekilde ekleyeceğiz ki validation işlemlerini rahat bir şekilde kontrol edebilelim. Rules diye bir özelliğimiz var burada. Yani kurallar bölümü. Required diyeceğiz ve yani bu alan için bir de mesaj yazdıralım. Yani bu alanın girilmesi gerekiyor zaten. Bu alan zorunludur diyelim. Sonra tekrar gelin buraya bir render özelliği ekleyelim. Tekrar parantez süslü parantez ve burada bir field ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki tekrar süslü parantez on change özelliği, evet, on change özelliği, on bulur özelliği, virgül bir de value değerleri gibi değerler olacağını söyleyeceğiz. Ama ben bu render'i galiba yanlış yazdım. Şöyle tekrar silip bir daha bir yazacağım. Doğru da yani parantez karmaşasına galiba girdim. Render tekrar parantez, bir tane süslü parantez, tamam. Ee, Şimdi şöyle olacak. Şuradan
Tekrar geleceğim. Şöyle buranın içine tasarım yapacağım. Tamam. Burada tekrar field'ımı vesaire tanımlayabilirim. Tekrar gelelim. Field diyelim. Evet, field geldi. Tekrar bir süslü parantez açacağım. On change. Evet, bakın şu an değerim de geldi. Görmüş olduğunuz gibi. On bulur. Bu da geldi. Value. Bu da geldi. Tamam. Şimdi buranın içine eklemek istediğim alan bir text input olacak. Ve bu text input'un şöyle değerlerini teker teker yazalım. Öncelikle işte isim soyisim alanımız olsun. Mesela diyelim ki adı, soyadı, tekrar gelelim işte on bulur özelliğini ekleyelim ve yukarıda tanımlı olan on bulur özelliğinden geleceğini söyleyelim. On change text diye bir özelliğimiz var. Yine yukarıdaki on change'den geleceğini, yani değiştiği zaman datayı kontrol edebilmemiz için aynı şekilde value değeri, biz de sonuçta bu değerleri daha sonra göndereceğiz. Değerlerini almamız gerekiyor. Yani on change ile birlikte value atıyoruz aslında. O yüzden bunu yazacağız. Daha sonra error diye bir özelliğimiz var. Yukarıdaki tanımlamış olduğumuz errors'la birlikte validation işlemini yapabilmemiz için burada bir isim söyleyeceğiz ve buraya name alanı olduğunu söyleyelim. Sonra tekrar y'den gelelim. Hatta şöyle yapacağız. Bizim buraya normalde bir de isim vermemiz gerekiyor. Buraya tekrar gelip name diyelim ve buraya name diyelim. Çünkü biz bu değere name alanıyla, yani name ismiyle erişeceğiz. O yüzden dolayı bu şekilde yazalım. Daha sonra mod bölümüne de gelip outlined diyelim. Tekrar gelin bir class name mb4 diyelim. Evet, şu şekilde bir yapımız oldu. Bundan sonra artık geriye kalan işlemlerimiz genellikle kopyala yapıştır şeklinde olacak. Ama şuna da ihtiyacımız var. Şimdi bizim normalde bu kart controller nereye yazmak mantıklı olur? Şuraya yazalım olmazsa. Tekrar gelelim buraya. Diyelim ki errors nokta name v o zaman text şöyle. Evet, tekrar gelelim buraya. Bir tane daha süslü parantez. Burada biz aslında ne yapıyoruz? Eğer ki durumla ilgili bir sıkıntı varsa, hatta bunu göstermek için aşağı tarafa da bir tane buton ekleyelim. Şimdi normalde biz burada aslında ne yapıyoruz? İşte hatalı bir durum varsa, eğer durum errorsa burada normalde hata mesajını bunun altına aynı şekilde yazması gerekiyor. Bunun için bunun altına bir tane buton eklemek mantıklı olacaktır. Şu an en azından görebilmek için. Butonu nereye ekleyelim? Şuraya ekleyelim. Yani tamam, bunu altına ekleyelim. Daha sonra yerini değiştiririz gerekirse. Tekrar şöyle bir buton diyelim. Ödeme yap diyelim. Ve bunun on press özelliğine de bizim yukarıdaki handle submit'i içindeki yukarıda yazmış olduğumuz on submit'i getirmesi gerektiğini söyleyelim. Bir class name ekleyelim. Margin top 4 diyelim. Şurada da birazcık büyüklük olsun. Mod bölümüne de eğer ki contained dersek buton gibi gözükecektir. Tamam. Ödeme yap diyeceğim. Bakın, bu alan zorunludur dedi ve bana bir hata mesajı verdi. Bu alan zorunludur da kırmızı bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü hepsine kopyala yapıştır yapacağım zaten. O yüzden dolayı tekrar gelelim buraya. Class name diyelim. Text red 700 600 bir şey diyelim. Birazcık daha sanki koyu yapsak daha belirgin olacak gibi, olmadı. Galiba bizi arkadaki renk birazcık bitiriyor. Şöyle yapalım biz. Şu rengi şuradan silsek nasıl olur? Evet, bu pardon buranın rengiymiş. Şurada bir tane daha renk kullanmıştık. Bunu bulup olmazsa değiştirelim hemen. Nerede bu renk? Evet, bu neyse bu şekilde kalsın, olmazsa rengi daha sonra değiştirmemiz gerekirse background color ekstradan şöyle bakalım bir. BG red 400 dersem. Evet, bu şeyden dolayı oluyor. Kullanmış olduğum şeyden dolayı. Renkleri değiştirmek için bir ayar olması gerekiyor. Olmazsa en kötü gelir bakarız. Şimdilik olmazsa bu şekilde kalsın. Tekrar geleyim, hiç uğraşmayalım. Buraya tekrar gelin, bir de font sevi bold diyelim. Normalde buranın rengini değiştirmek için de buraya tekrar gelip bakacak olursak
Burada büyük bir ihtimal bununla ilgili bir şey vardı, hatırlıyorum. Komponent. Şöyle yapabiliyormuşuz. Biz normalde bu kart ve view'lara yine aynı şekilde arka plan rengi vererek değiştirebiliyormuşuz. Ben şu an burayı direkt BG White yaptım. Pembeden birazcık daha döndüğü için daha belirgin bir şekilde oldu. Şimdi aynı şekilde diğer bölümlerimizi yaparak devam edelim. Şimdi normalde ad soyad bölümümüz olacak. Daha sonra işte adres bölümümüz olacak. Normalde tabii ki bunları tutup da bizim normalde bir profil detayı sayfası yapmış olsaydık yine onları oradan düzelterek sürekli çekmek daha mantıklı olacaktır. Ben tabii ki birazcık tembelliğe vurup bunu bu şekilde yapacağım. Orayla tek tek uğraşmayacağım. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şimdi name alanımızı yazmış olduğumuz gibi ikinci bir alan oluşturarak devam edelim. Name alanından sonra işte adres alanı, e-mail alanı olabilir. Bunları yapalım. Şundan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum. Controller şöyle buraya kadar kopyalıyorum. Hemen şöyle aşağısına yapıştıralım. Evet, şöyle. Hatta bunlara açıklama satırı vermek mantıklı da olabilir. Şöyle yapalım. Evet. Adres diyelim. Tamam. Daha sonra düzeltmek için en azından yine nerede görmek daha mantıklı olur. Adres diyelim ve buradaki alanları düzeltelim. Diyelim ki işte adres burası yine zorunlu olsun. Adres alanı olsun. Label'ında şurası adres olmak zorunda. Ve name alanında yine adres olmak zorunda. Yine kontrol olarak da yine aynı şekilde bunları böyle düzeltmemiz gerekiyor. Adres alanı için ekstra herhangi bir validation işlemi yapmamıza bence gerek yok. Şöyle tekrar basalım, ödeme yap diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi yine bu alan zorundur vesaire yazdı. Şey alanı için ama şimdi telefon alanı ekleyelim. Mesela telefon alanı için ekstradan bir validation işlemi de ekleyebiliriz. Bunlar isterseniz tabii ki yine ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz şeylerini, regex'lerini. Açıkçası ben de çoğu zaman regex'leri artık ChatGPT'ye yazdırıyorum kendi uzun uzun aramaktansa. Ya da diğer projelerimden ya da internetten aramamız gerekiyor. Zaten bu alan zorunludur alanımız var ya, bunun alanına tekrar gelip bir tane virgül ekleyerek burada yeni bir tane validation işlemi yapabiliyoruz. Bunun için ben dediğim gibi direkt ChatGPT'den faydalandım. Direkt oradan kopyala yapıştır yapacağım. Üzerine anlatayım. Şu şekilde bana bir tane regex veriyor. Diyor ki arkadaşım diyor 0 ile 9 arasında diyor işte özel artı gibi karakterler kullanabilirsin diyor. Geçerli bir telefon numarası için diyor bunu kullanabilirsin diyor. Yine buradaki tüm alanları aynı şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Telefon ee, name özelliğini özellikle düzeltmemiz gerekiyor. Telefon ve şunları da yine aynı şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Tekrar geldiğimiz zaman böyle. Buraya tekrar geldiğimiz zaman bunları bu şekilde yazabiliyoruz. Başka telefon için normalde sadece aslına bakarsanız sayılar olabilir. Bunun için ekstra bir şey yapılabilir mi? Kontrol pattern. Aslında burada bunun bu işlemi yapması gerekiyor value. Şöyle yapalım. Tekrar geri geleyim. Yine de ödeme yap bakalım. Evet, telefonla ilgili adres şöyle bir daha bakalım. Fark var mı? Şuraya ekstradan bir de keyboard tip diye bir özelliğimiz var. Bir de bunu eklersek sanırım sorun kalkacaktır. Evet, görmüş olduğumuz gibi sadece sayılar. Ama onun dışında ekstradan bir de validation ekleyerek bunun kontrolünü ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bunları dediğim gibi ChatGPT'den hazırlattım. Açıkçası bu telefonla ilgili controller'ı bana hazırla diye. Siz de yine isterseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında başka kontrol şurayı da düzeltelim. Aynı şekilde telefon diyelim. Şimdi yeni bir tane daha kopyalamamız gerekiyor. Evet, ben birazcık galiba şunları kopyalarken yanlış mı yaptım? Evet, şu araya fazla kaçmış. Şunu şuradan şöyle siliyorum. Telefondan şöyle bir tane daha gelip kopyalıyorum. Şöyle aşağı yapıştıracağım. Ctrl 9 hizaladım. Buraya da yeni alanımız işte ne olabilir? Kart alanımızı ekleyelim ya da adres ekledik zaten. Tamam, kart alanımızı ekleyelim. Kart holder diyelim. Şimdi bizim kart holder'da mantıken kart sahibinin adı olur. Yine aynı şekilde
kart sahibinin adı diyelim. Pattern seçeneğinde böyle bir şey olmasına gerek yok. Yani rahat bir şekilde bir şeyler girebilmeli. O yüzden dolayı bunu buradan kaldıralım. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Şöyle tekrar bakalım. Keyboard tipinde istediğini yazabilir. O yüzden dolayı bunu da aynı şekilde gelip kaldıralım. Başka kart sahibinin adı. Şunları düzeltmemiz gerekiyor. Bunlara kart holder diyelim. Telefon name kart holder. Yine aynı şekilde kart holder şeklinde tanımlayalım. Evet, ödeme yap dediğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi burası da tamam. Şimdi bir sonraki alanımıza geçelim, yine aynı şekilde şöyle kopyalayalım. Hizalayayım. Şimdi kart number alanı olması gerekiyor yine aynı şekilde. Burada yine bir validation işlemi yapabiliriz ve ekstradan da ne yapmamız gerekiyor? Tipini, keyboard tipini, evet keyboard tipini number pad, sadece sayı girilebilecek alan şeklinde yapmamız gerekiyor. Şu alanı ben yine aynı şekilde değiştireceğim. Şöyle bir pattern yazdı ChatGPT. Diyor ki sadece bu alanlar girilebilir. Pardon, bu neresiymiş? Burası değil. Burası tarihle ilgili olan bölüm. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Şöyle yazalım ve buradaki isimleri de kart number olarak değiştirelim. Kart sahibinin adı değil. Burası zaten kart sahibinin adı. Buraya kart number diyelim. Şu isimler olacak. Başka şunları da yine aynı şekilde düzelteceğiz. Evet, buraya da tıkladığımız zaman sadece görmüş olduğumuz gibi kart numaralarını girebiliyoruz ve validation işlemimiz var yine. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde işte ne var? CVC ve şey alanımız var. Tarih alanımız var. Şimdi tarih alanımızı yine aynı şekilde yapalım. Şundan bir tane daha kopyalayayım. Evet, hizalayalım. Daha sonra buraya diyelim ki kart date diyelim. Kart date'de de şöyle yapalım. Şimdi ben kart date'de, yani bunları görmüş olduğunuz gibi tam ekran tam ekran. Ben bunları bu şekilde istemiyorum. O yüzden buraya tekrar geleceğim. Bir tane view yazacağım. Daha sonra tekrar geleceğim. Buraya yeniden bir tane daha view yazacağım. Buraya bir tane daha view aynı şekilde gelip yazacağım. Buna gelip diyeceğim ki class name flex row diyeceğim. Ve aralarına boşluk ekleyeceğim. Gap2 diyeceğim. Kart date'i bunun içine yazacağım. Bir tane daha alanımız olacak. Kart ne olacak? Kart CVC olsun işte. Bu alanı da buraya yazacağım. Aynı zamanda bu arkadaşların class name'ine de sayfanın 1/2'sini kaplaması gerektiğini söyleyeceğim. Yine aynı şekilde buna da şöyle kopyalayalım. Sonra şuradaki şu şeyi aynı şekilde controller'ı alayım. Bu birinci alan, bu da ikinci alan şeklinde buraya yapıştıralım. Evet, şimdi bunların değerlerini hemen düzeltelim. İlk alanımızda tarih alanımız olacak. Tarih alanımız için de şu şekilde rules bölümünü değiştireceğim. Sadece şu şekilde bir rules olduğunu söyleyeceğim. Kart number değil, buradaki ismi tarih diyelim. İşte number pad yine aynı şekilde kalabilir. Buradaki ismini de şöyle değiştirelim. Kart expire olsun. Tamam. Evet, şu validation işlemini birazcık burada karıştırmışız anlaşılan. Şunların altına yine eklememiz gerekiyor. Daha doğrusu view. Evet, şurada olması gerekiyor. Tamam. Evet, bundan bir tane daha şöyle kopyalayayım. Şuraya bir tane daha ekleyelim. Hizalayalım. Evet, bunun ismini de card expire olarak yine aynı şekilde değiştiriyorum. Tamam gibi. Başka kart number değil, burası da CVC alanı olması gerekiyor. CVC alanı içinde sadece sayılar vesaire olabilir. O yüzden dolayı şurayı da yine aynı şekilde değiştiriyorum. Dediğim gibi bunu ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz. Onun dışında buradaki şeylerini değiştirelim. Kart CVC diyelim. Kart CVC. Buradaki ismi kart CVC. Kart CVC. Tamam gibi. Evet, şunları özellikle kontrol etmemiz gerekiyor. Eksik olmasın, yoksa daha sonra hata alabiliriz.
Evet, tekrar ödeme yap diyelim. Bakın kart number sanırım çalışmadı. Kart number'ın olduğu alana hemen şöyle gelip bakalım. Kart number'ımızın olduğu alan burası. Kart number, kart number. Evet. Errors, kart number. Şöyle bir geri ileri yapalım bakalım. Ödeme yap diyelim. Tekrar basalım. Evet, çalışıyor. Bir sorun yok gibi duruyor şu an için. Evet, tasarımımız genel olarak bu şekilde olacak. Artık buraya ödeme yapı bastığımız zaman bilgileri girdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi mesela şu şekilde bir örnek deneme yapalım mesela. Deneme. Daha sonra adres, şöyle bir şeyler. Telefon. Bakın, geçerli bir numara girin diyor. Sayısal bir şeyler girdiğimiz zaman doğru, tamam. Kart sahibinin adı, tıt tıt tıt. Daha sonra tekrar aşağı inelim. Kart number ismi. Bakın, kart number için sadece 16 karakter girince duracak. Kart tarihi için şöyle, bakın yanlış tarih girdiğim zaman bana öncelikle ay 12 olur diyor. Daha sonra işte tarih girmemiz gerekiyor. Kart number için de şöyle giriyorum ve ödeme yapa basıyorum. Ödeme yapa bastığım zaman normalde, bakın tekrar bastım. Görmüş olduğumuz gibi burada ne yapıyor? Bana burada girilen verileri veriyor. Artık bizim validation işlemlerimiz başarılı bir şekilde hazır. Yapmamız gereken tek şey artık ne? Buradaki değerleri veri tabanına göndererek, aynı zamanda ödeme metoduna göndererek işlemimizi tamamlamak. Evet, şimdi hemen projemize bir ödeme metodu ekleyelim. Bunun için ben EasyCo kullanacağım. EasyCo'nun sitesine geldikten sonra Saltbox Merchant EasyPay yazarsanız da Google'a bu şekilde karşınıza bir site çıkacak. Buraya öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaparken SMS kodunuz her zaman 1 2 3 4 5 6'dır. Burası zaten EasyPay'ın, EasyCo'nun bize deneme amaçlı vermiş olduğu bir platform. Biz burada ne yapıyoruz? Deneyerek geliştirme işlemini tamamlayabiliyoruz. Şimdi biz burada hemen öncelikle ayarlar bölümünde firma ayarları gibi çeşitli ayarların olduğunu görüyoruz. Bize burada lazım olan şey API anahtarı ve güvenlik anahtarı. Şimdi ben bunun için öncelikle Node.js kullanacağım. Zaten bunun için hemen bir tane CMD ekranı açarak devam edeceğim. Hemen kendime ait bir API yazacağım. CD GitHub diyeceğim. Pardon. D klasörü CD GitHub diyeceğim. Daha sonra buraya mk'dır. Native sanal post. Neydi bu projenin ismi? Getir. Evet, şu şekilde bir dosya oluşturayım. Daha sonra cmd diyeceğim. Native, pardon, cd diyeceğim. Native bu değil. Buna gireceğim ve burada npm init y diyeceğim. Daha sonra bana burada işte Node.js'in kurulumu için bunu yazmamız gerekiyor zaten. Daha sonra kurulum işlemlerini başlatacağım. Bunun için öncelikle birkaç tane pakete ihtiyacım var. Bu paketler Express paketi, Body Parser paketi, EasyPy paketi, Data Environment ve Course paketi. Bu paketler bizim ne işimize yarayacak? Node.js'in Express'ini kullanacağımızı söylüyoruz ve Body Parser gelen isteklerde verileri yakalayabilmek için EasyPy'in paketi. Daha sonra environment dosyası kullanacağız. Bir tane environment'ta bilgileri saklayacağımız için güvenlik için bu paket ve API'mizin dışarı aktarılması için de Course paketini kullanacağımızı söylüyor. Bunları yazdıktan sonra bunun tabi kurulumu bir yandan devam edecek şöyle. Projeme aynı zamanda tekrar gelip burada buraya eklemek istiyorum. Add folder workspace diyeceğim ve buradan bu klasörü seçip add diyeceğim ve aynı şekilde burada çalışmam benim açımdan daha kolay olacak. Daha sonra buraya tekrar geleceğim. Bir tane bu dosyamın içine yeni bir file oluşturacağım ve diyeceğim ki environment dosyası. Bu environment dosyasının içine şu şekilde 3 tane değer tanımlayacağım. Burada API anahtarı bölümü, üst taraf ve güvenlik anahtarı bölümü yine bu taraf, bunları aynı şekilde buradan kopyalayarak yapıştırabilirsiniz. Sandbox.api.easypy.com aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Eğer ki projenizi, yani EasyCo ile bir anlaşma yaptığınız zaman buradaki Sandbox'ı kaldırarak aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama şu an için domainimiz bu şekilde. Bir anlaşmamız olmadığı için deneme amaçlı buradaki şeyleri kullanacağız. Sonra ben buraya tekrar geliyorum. Bir tane server.js, evet yanlış yeri oluşturuyorum. Bu dosyanın içine tekrar server.js diye bir dosya oluşturacağım. Bu oluşturacağım olan dosyada birkaç tane şey yükleyerek devam edeceğim. Şimdi normalde yüklemiş olduğum şeylerin paketlerin isimleri ve kütüphaneleri bu şekilde. Bunları aynı şekilde yazacağım. Daha sonra
App Express diyeceğim ve App Use Body Parser, Body Parser'da yani gönderilen verileri okuyabilmek için bunları yine aynı şekilde yazacağım. Güvenlik ayarlarımız için yine aynı şekilde şunu yazmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde gelip bunu yazıyorum. Daha sonra EasyPy ile ilgili ayarlarımızı da yine burada tutacağımızı söylüyoruz. Daha sonra bir post işlemi olacağını ve linkimin bu olduğunu aynı şekilde gelip söyleyeceğiz. Sonra burada bunları aynı şekilde gelip kapatayım ya da zaten kopyala yapıştır yaparak gideceğim. Pek de şey yapmayayım. Şimdi tekrar yine şundan da yine aynı şekilde gelip kopyalayacağım. Şimdi bunlar benim EasyCo'nun benden istemiş olduğu şeyler. EasyCo diyor ki arkadaşım diyor bana bunların tamamını vermek zorundasın diyor. Bu veriler nereden geliyor mesela? İşlemler, tüm işlemler. Şöyle tekrar bakalım şüpheli işlemler. Ne? Mesela validation hataları varmış burada. Bunlarda herhangi birine tıkladığım zaman evet bu açılmadı galiba. Tamam problem değil. İşlemi yaptıktan sonra gösteririm. 5'i ya da birkaç ay önce gerisinde yapmıştım sanırım. Üzerine tıkladığınız zaman buradaki verilerin tamamını görebiliyorsunuz. İşte payment card ödeyen kim, shipping adresi yani fatura gibi çeşitli bir şeyler için bu adresi bizden EasyCo, EasyPay istiyor. Hatta devlet de istiyor. O yüzden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Bunları aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Daha sonra tekrar geliyoruz yine aynı şekilde. Ee, Pardon şöyle. Evet hizalayamadık. Bir daha şöyle tekrar geri geleyim. Şöyle yapıştırayım. Evet. Şu şekilde yine aynı şekilde hazırlamıştım. Zaten bunu daha önce 2 projede 3 projede daha kullanmıştım. Aşağı tarafta da zaten linki olacaktır. Yine aynı dosyayı isterseniz kopyala yapıştır yaparak kullanabilirsiniz. Yine burada aynı şekilde buradaki göndereceğim verileri ne yapacağım? Bir request ile bu JSON'a çevirmiş olacağım. Bu şekilde göndereceğim. Sonra tekrar geliyorum. Şöyle son olarak bu ayarları yapacağımı söylüyorum. Ekstradan hangi portta çalışacağını, hangi portu dinlemesi gerektiğini söylemek için de bunları yine aynı şekilde buraya yazıyorum. Bunlar dediğim gibi zaten diğer projelerimde de kullanmıştım. Aynı dosya aslında değişen hiçbir şey yok. Sadece ayar için ufaktan bir anlatmak istedim. O yüzden dolayı bunları yine bu şekilde hazırladım. Tekrar yeniden geliyorum burada. Split terminal diyeceğim ve e, split terminal prompt kullanalım burada. Evet. Bir tane daha açacağım pardon. Ya da şöyle yapalım. Bunu kapatayım. Tekrar geleyim bir tane. Split terminal. PowerShell açalım yine. Tekrar geleyim. Bir tane de command prompt açayım. Şimdi command prompt'u neden açalım onu da göstereceğim. Şimdi öncelikle benim bu arkadaşı çalıştırabilmem için şunu yapmam gerekiyor. cd nokta nokta cd klasörün ismi neydi? Native sanal POS. Evet. Bu değil. Şu. Buna giriyorum. Tekrar geliyorum burada. Diyorum ki not server.js diyerek çünkü projemin ismi server.js bunu dinlemeye alıyorum. Bunu dinlemeye aldıktan sonra bu arkadaş normalde nerede çalışıyor? Localhost'ta çalışıyor. Ve linki tam olarak şu. Şimdi ben localhost'ta çalıştığım için bana bu arkadaş sıkıntı çıkartacaktır. Emülatörde bunun ayarlarını yapmak mümkün ama birazcık zorluyor. O yüzden dolayı ben direkt ngrok kullanarak devam edeceğim. Bilgisayarınıza ngrok'u indirdikten sonra doğulan seçeneğinden şurada size bir tane key verecek. Bunu kullanmanız gerekiyor. Ben şu şekilde yapacağım. Öncelikle ngrok'u indirdiniz. Bilgisayarımın ben D'sine taşıdım mesela. CD ya da şöyle yapalım. D yapalım. Evet gelmedi. CD. Evet şu an D diziliğindeyim. Mesela görmüş olduğunuz gibi ben CD ngrok diye bir klasörüm var. Bunun içine aldım. Ve daha sonra bunu kullanabilmek için ngrok http bu şekilde yazarsanız kullanabiliyorsunuz. Ama ben yine bu şekilde kullanmayacağım. Burada benim domain diye yan tarafta dursak göstereceğim. Yan tarafta domain diye bir bölüm var. Yine buraya tekrar tıklayıp new domain derseniz kendinize bir tane yeni domain yaratabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Ben de bu ücretsiz domaini yine aynı şekilde kullanacağım ve şuradaki şu koda tıklayarak bunu aynı şekilde gelip alacağım. Ama öncesinde muhakkak buradaki bu tanımlamayı yapmanız gerekiyor. Yani buradakini aynı şekilde kopyalayacaksınız. ngrok'un klasiğini açtıktan sonra yapıştıracaksınız. O zaten sizin yerinize yapacak. Sonra tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Bunu aynı şekilde gelip yapıştırıyorum. Ama bu sefer sondaki portu değiştiriyorum. Ben 3001 portunu dinleyeceğim için bunu aynı şekilde gelip buraya yazıyorum. Ve işlemim başarılı bir şekilde oldu. Benim artık yeni domainim bu. Yani ben artık isteklerimi ne yapacağım? Buraya yaparak devam edeceğim. Şu an şöyle bir istek atalım bakalım bir şey gelecek mi? Bir şey gelmemesi lazım zaten. Çünkü burada bir web sitem vesaire bir şey yok. Bizim istek atacağımız yer tam olarak aslında şurası. Burayı şöyle isterseniz göstereyim.
Visit site diyelim bakın. Cannot get API payment diyor. Aslında ben buraya zaten bir istek atarken burada get isteği attım. Normalde ben buraya post isteği atmam lazım. Post isteği ile birlikte attığım zaman otomatikman çalışacaktır. Zaten get isteği olduğu için burayı bana hiçbir şekilde açmadı. Şimdi artık ne yapacağız? Biz buradaki checkout screen'imizde bu işlemleri yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi ayarlarımızı yaptığımıza göre ödeme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi bunun için öncelikle bir test edeceğiz. Daha sonra veri tabanına kaydetme işlemiyle devam edeceğiz. Öncelikle bizim buradaki on submit'e bastığımız zaman ödeme yap, verilerimizi doldur, bu on submit'e bastığımız zaman buradaki değerlere rahat bir şekilde erişebiliyorduk data ile birlikte. Şimdi öncelikle benim buradaki bu alanlarım görmüş olduğumuz gibi kart tarihleri birleşik. Normalde ama EasyCoban'da isterken şu şekilde ayrı ayrı istiyor. Payment to kart diyor. Bu şekilde istiyor. Benim de aynı şekilde göndermem gerekiyor. O yüzden dolayı buradaki ismi şu şekilde yapacağım. Diyeceğim ki const expire want bu şekilde kullanacağım ve daha sonra da burada diyeceğim ki month için şöyle, yıl içinde böyle. Yani ben burada split diyeceğim. Bundan öncesi ve sonrası, bunu bu şekilde kullanacağım. Daha sonra zaten data ile birlikte aldığımız için verilerimizde herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. Yine aynı şekilde bunları kullanabileceğiz. Şöyle tekrar geliyorum. Başka yine EasyCode'un benden istemiş olduğu bazı veriler var. Bunları da yine aynı şekilde doldurarak gidelim. Şu şekilde buyer bölümü var, görmüş olduğumuz gibi. Name bölümüne bizim şuradaki datadan gelen şeyi yazalım. Datadan gelen name alan olması gerekiyor. Bu arada şuradaki şu holder name'de yanlış olabilir. Şöyle aşağı doğru bakalım. Evet, yanlış. Şöyle holder yazalım bakalım. Aşağıdaki ismi neymiş? Kart holder'mış. Buradaki isimleri dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa diğer türlü hata alırız. Evet, bunu düzeltelim. Daha sonra kart number seçeneği aşağıda kart number şeklinde galiba. Tamam, bir problem yok. CV'ye de bakalım hemen. O da şu şekildeymiş. Bunu da yine aynı şekilde düzeltmem gerekiyor. Yoksa dediğimiz gibi hata alırız. Bunları bu şekilde yazdım. Kartı kaydetme ile ilgili alanı da 0 olarak bırakıyorum ki herhangi bir kayıt olmasın. Surname kısmına da burayı da aslında parçalayabiliriz ama parçalamakta çok fazla uğraşmayacağım. Yine şurada yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde aslında parçalayabiliriz. Bu sefer de ne yapacağız? Boşluğa göre parçalanması gerektiğini söyleyeceğiz. Pek gerek yok gibi. Ben burada sadece surname kısmına da diyelim ki YouTube diyelim. Telefon kısmına bizim normalde telefon alanımız var. Zaten datadan gelen phone diye hatırlıyorum. Bir kontrol edelim hemen. Yine telefon yazmışım sanırım. Evet, telefon diyelim, yine aynı şekilde burada da böyle tanımlayalım. E-mail kısmımız var mıydı acaba? Yoktu sanırım. Bakalım bir. Evet, e-mail kısmımız yok. E-mail kısmımız olsaydı onu ekleyebilirdik. Şöyle yapacağım. Efe Görkem youtube.com diyelim. TC kimlik numarası gibi birkaç tane bir şey var. IP adresi gibi çeşitli bilgiler var. Bunlar hepsini EasyCo istiyor ve devlet istiyor. Aynı zamanda yani ödeme yöntemi için vesaire, yani fatura kesmek için bunları gerekli. O yüzden dolayı EasyCo'da bunlar aynı şekilde istiyor bizde. Şimdi shipping adresi ve Buying adreste 2 tane adres var. Bu adresler yine EasyCode istiyor dediğimiz gibi. Bunlar da ne? Fatura adresleri. Bunlara da dokunmayacağım. Duruma göre isterseniz tabii ki buradaki veriler gibi bunları da düzeltebilirsiniz. Şöyle yapalım hatta. Sadece isimlerini düzelteyim. En azından bu şekilde olsun. Adres bölümünü de aslında düzeltebiliriz. Onu da yapalım olmazsa. Şöyle tekrar geleyim. Data nokta adres bu şekilde yazdım diye hatırlıyorum. Böyledir büyük bir ihtimal. Bir hata alırsak daha sonra bakarız. Tekrar bunları da aynı şekilde gelip yazıyorum. Evet, şurada virgül atlamayalım. Bu da tamam. Daha sonra basketteki ürünlerimizi söylememiz gerekiyor. Basketteki ürünlerimizi ayarlayacağız ama şu an veri tabanına herhangi bir kayıt yapmayalım. Yani bunu düzelteceğiz. Şimdilik sadece bu şekilde kalsın. Bir öncelikle ödeme metodumuz çalışıyor mu bir kontrol edelim. Daha sonra zaten burada veri tabanına kaydederken burada düzgün verilerle birlikte göndeririz. Sonra const bölümümüz var. Bunlarla bir yukarıdaki tüm her şeyin birleşmiş olduğu bölüm. Bakın basket items diyor, buradan birleşiyor. Biz zaten burada aslında bir döngü yapacağız. Veri tabanımıza nasıl göndereceksek ona göre bir düzenleme yapmamız gerekecek. İşte binding adres var, bu var vesaire, görmüş olduğumuz gibi bunları zaten ayarlayacağız. Daha sonra benim burada bir try catch işlemi yaparak bu işlemleri artık gerçekleştirmem gerekiyor. Bunun için şu şekilde yine aynı şekilde gelip yazacağım. Şu arkadaş benim normalde ng-rock'la birlikte oluşturmuş olduğum domain. Bakalım, görmüş olduğumuz gibi bu.
Sonra diyoruz ki biz bu arkadaşa senin API.payment'ına diyoruz. İstek atıyoruz arkadaşım. Sana JSON şeklinde bir istek atıyorum. Metodum post diyorum ve verilerimi gönderdiğimi söylüyor. Eğer ki işlemimiz başarılıysa o zaman bana const result diyeceğiz. Diyeceğiz ki await response .json. Sen bana bunu response olarak ver. Hatta ben bunu bir de öncelikle console.log diyelim, result diyelim ve bunu da ne yapalım? Yazdıralım. Bir hata olması durumunda da console.log yine aynı şekilde şöyle yapalım. Error virgül error diyelim. Aynı zamanda kullanıcıya diyelim ki alert something went wrong diyelim mesela. Tamam. Bakalım ne oldu? Ne dedi? Await ile ilgili bir hatamız olduğunu söyledi. Await ile ilgili hatamız olduğunu söylüyordu. Yukarıda ASYNC ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Şuraya tekrar geliyoruz yine. ASYNC yazıyoruz. Ve tekrar kaydettiğimizde bir hatamız yok. Şimdi hemen bu arkadaşı test edelim. Özellikle burayı açık bırakacağım. Çünkü buradan durumları da kontrol edeceğim. Çünkü konsola yazdırdık. Sonuçta diyelim ki deneme şu an büyük mü yok buradaki arkadaşların. Çok fazla. Şöyle bir bakalım. Kart sahibinin adı diyor. Ops girelim. Kart number diyor. Buraya normalde düzgün bir kart girmem gerekiyor. Aslında yani EasyCo'nun kartlarından bir tanesi. Şöyle yapalım öncelikle. EasyCo ya da bakayım var mı burada, çıkacak mı? Ön hazırlıklar çıkmadı. EasyCo test kart diyelim. Evet. Şöyle test kartlar diye EasyCo'nun birkaç tane kartı var. Bunlardan birini deneyelim mesela. Bunlar herhalde sorunsuz olan kartlar olması gerekiyor. Tamam ya, sorunsuz kartlarda kendim çözeriz. Aynen sorunsuz kartlar. Bunlar successful kartlar diyor zaten. Daha sonra işte yurt dışı kartları, daha sonra işte hatalı kartlar, hata üreten kartlar. Bunlar özellikle Türkçe olarak bakacak olursanız genellikle hata kartlarına göre kullanıcıya hata mesajları vesaire verdirebilirsiniz ya da İngilizce olarak fark etmez. Şu başarılı kartlardan yine bir tanesi aynı şekilde gelip alayım. Buraya yapıştıralım. Evet şöyle tekrar gelelim. Kart tarihi, kart numarası burada bizim için pek bir önemi yok. Ama düzgün bir kart numarası göndermemiz gerekiyor yine her halükarda. 534 diyelim şöyle. Tamam. Ödeme yap diyelim, bakalım ne oldu. Verilerimizi okudu. Bir şeyler yaptığını söyledi. Log dedi, outcode dedi, basket items dedi, bunları vesaire söyledi. Şu an acaba işlemimizle ilgili ne yaptı? Şu an tam ben de bilmiyorum. Hemen EasyCode'un paneline tekrar geliyorum. Bakın burada status diyor, success diyor. Aslında burada yazmış. Çok fazla şey yazdırdığımız için görmedim tabi. Bakın status success diyor. İşlemin başarılı bir şekilde olmuş. Bak burada da zaten bir tane işlem yapmışım. İşlemin fiyatıyla ilgili burada bir değişiklik yapmamışım anlaşılan. Burada bir yerde fiyat bölümü olması lazım. Price kısmı bakın şurası. Şu an zaten deneme amaçlı olduğumuz için burayı düzeltmedik. Birazdan düzelteceğiz zaten. 0.3'lük bir işlem yaptığımı bana gösteriyor. İşlemler, tüm işlemlere geldiğimiz zaman bakın. Alıcı adı, soyadı, alıcı adı deneme olarak yazmışız. Evet. Daha sonra soyadı YouTube gibi çeşitli veriler olduğunu görüyoruz ve işlemimiz başarılı. Üzerine tıkladığımız zaman diğer verilerin niçin doldurduğumuzu da görebilirsiniz. Mesela bakalım ürün numarası. İşte burada normalde bizim sepetteki diğer ürünlerimiz olacak. Aslında şu an onları tanımlamadık. Onun dışında alıcı bilgileri gibi çeşitli bilgilerin olduğunu aynı şekilde görüyoruz. Gibi çeşitli şeyler var. Düşük fraud gibi şeyler yazıyor. Validation hatalarında benim daha önce denemiş olduğum işlemler var. Harcama itirazları, şüpheli işlemler. Bunlarla ilgili birazcık daha tabi alan genişletilebilir. Şimdi ben öncelikle şunu yapmak istiyorum. Şimdi biz burada normalde console.log dedik, success dedik. İyi güzel hoş da şöyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi biz bunu buradan silelim. Diyelim ki buraya console ya da silmeyelim. Şöyle yapalım. Console.log result'un içindeki success şeklinde söyleyelim ve sonra tekrar geleyim burada. Result'un içindeki durum success, result'un içindeki durum status diyeceğiz. Status eşitse success'e, o zaman bana bir tane mesaj yazdırsın bu arkadaş. Ki biz de daha sonra durum başarılıysa veri tabanına kaydedeceğiz sonuçta. O yüzden dolayı
Tekrar gelelim buraya. Diyelim ki alert işte success bro yazsın. Mesela şöyle olsun. Evet, şimdi tekrar geliyorum. Ödeme yap diyeceğim. Bir şeyler yapıyor. Log success dedi. Ve bana alert olarak bunu atması gerekiyordu. Yanlış yazmadıysak eğer. Result status. Evet. Ben success'i yanlış yazmışım. Pardon. Şuraya bir tane daha S atıyorum. Tekrar yeniden ödeme yap diyeceğiz. Evet, görmüş olduğumuz gibi bize mesaj olarak success bro yazdı. Eğer ki hatalı bir durum varsa yine kullanıcıya mantıken bir şeyler göndermemiz gerekiyor. Şunu da yine aynı şekilde yazalım. Ya da şöyle yazalım. Cart number is cart number hatalı ya, işte şöyle. Türkçe gittik zaten projede hep. O yüzden kafam karıştı. Ödeme yap diyelim mesela tekrar. Gerçi yine success diyecek. Pardon. Şimdi şuradaki şu kart numaralarından şöyle birkaçını değiştirirsem ve ödeme yap dersem kart numarası hatalı diyecektir. Evet, ödeme işlemiyle ilgili ayarlarımız da bu kadar aslında. Şimdi artık bizim yapmamız gereken şey result eğer statüsse, yani burada devam edeceğiz. Burada ne yapacağız artık? Diğer işte ödeme işlemi ödeme alındı, işte veri tabanına kayıt gibi bölümler yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi ödeme işlemimizin devamını yaparak devam edelim. Şimdi normalde benim sepetimde bu kadar ürün var. Ödeme yap diyeceğim. Şimdi normalde biz buradaki verileri girdikten sonra sepetimizdeki bu ürünlerin tamamını almamız gerekiyor. Şimdi öncelikle ben bir iki tane deneme yaptım zaten. Yine aynı şekilde bunların üzerinden göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir giriş yapayım. Öncelikle şöyle tekrar hemen giriş yapıyorum. Burada işlemler kısmında validation hataları bölümünde birkaç tane hata yaptım bilerek. Burada basket item name gönderilmesi zorunluluğu gibi bir iki tane şey var. Bir de diyor ki gönderilen tutar ve tüm kırılmaların toplam tutarına eşit olmalı. Yani bizden şunu istiyor. Ops, yanlışlıkla bir şey sildim. Problem değil. Diyor ki bizdeki buradaki bütün değerlerin toplamı işte mesela şu 4 tane 4 çarpı 5 20, işte 56 20 neyse bunların toplam 166. Yani benim göndereceğim değerler 166 toplam değer göndereceğim. Bir de aynı zamanda sepettekilerin aynı şekilde parça parça şekilde göndermem gerekiyor. Yani bu ne demek? Şöyle tekrar bir tanesini detay olarak gireceğim. Bakın burada şu şekilde bakacak olursak ürünlerimize burada tüm hepsini görebiliyoruz. Bunların aynı zamanda adetleri vesaire de yazıyor. Olabilir diyecektim. Yok, yazmıyor. Büyük bir ihtimal şu. Ice limon diyor, pardon. Şu o zaman bakalım. Evet, su. Suyun normalde bizdeki fiyatı ne kadar? 4 lira ama 20 lira olarak geçmiş. Adet olarak yazmıyor. Çünkü biz onları gönderirken sadece miktarı gönderiyoruz. 20 liralık su almışız mesela gibi, bu şekilde ayarlarını yapmamız gerekiyor. Yani demek istediğim olay şu. Buradakilerin toplamı parça parça gönderdiğimizde de yine hepsi toplandığı zaman burayı vermek zorunda. Eğer ki vermezse hata alırız. Şimdi gelelim bunları teker teker yapmaya. Şimdi normalde bizim Kart Screen sayfasından buradan birazcık kopya çekeceğiz. Biz itemlerimizi çekerken nasıl çekmiştik? İtem, expand, product, daha sonra işte name gibi çekmiştik. Şimdi bizim buradaki checkout screen bölümümüzde basket items bölümümüz var. Burada bir döngü oluşturacağız. Döngümüzü oluştururken şu şekilde oluşturacağız. Hemen şuraya tekrar geleyim. Aynısından yeniden yazayım. Basket items diyelim. İsmi aynı olsun. Alttakini sileceğim zaten. Sadece şey amaçlı yazıyorum. Daha sonra diyeceğim ki cart.map. Tekrar parantez açıyorum. Artık arkadaşım senin ismin item diyeceğim. Bir parantez açacağım. Bir süslü parantez açacağım. Ve bunun içine tanımlamalarımı yapacağım. Şimdi buradaki değerleri yine aynı şekilde buraya göndermemiz gerekiyor. Şöyle yazalım. Artık burayla işimiz bitti. Şimdi gelelim buradaki değerlerimizi teker teker dolduralım. ID değerine biz diyeceğiz ki kart konteksten bakalım. Pardon, kart screen'den bakalım. Item expand product ID şeklinde ürünümüzün ID'sini gönderebiliriz. Name kısmına yine aynı şekilde product name gönderebiliriz. Şimdi normalde burada kategori bölümlerimiz var. Bu benim önceki projeden kopyaladığım için bu şekilde geliyor. Buradaki kategori bölümlerinde aslında şeyden alabiliriz. Diğer taraftan alabiliriz product'ın içinden ama bu birazcık açıkçası zorlar gibi. Nasıl zorlar?
Car screen. Item expand product. Bununla bir tekrar bağlantısının olması gerekiyor. Yeniden bir daha bir expand yazmamız gerekiyor. Tekrar expand yazdıktan sonra tekrar bir daha içine almamız gerekiyor. Ben şu an onu çok fazla karıştırmayacağım. Siz isterseniz tabii ki bunları değiştirmek için az bir şey uğraşabilirsiniz. Buradaki item tip kısmı önemli. Fiziksel ya da hizmet olduğu zaman burada bunun değerini değiştirmek gerekiyor. İtem tiplerine işte EasyCol'un dokümantasyonundan bakabilirsiniz. Ben fiziksel bir ürün sattığım için buraya fiziksel olarak yazacağım. Price kısmına gelecek olursak, price kısmı içinde yine buradaki price'larımdan bir tanesini aynı şekilde gelip kopyalayabilirim. Nerede? Şu. Şimdi biz normalde burada tabii ki price'ımızı sadece bu şekilde yazmayacağız. Aynı zamanda çarpı diyeceğiz. Kaç adet varsa onun da toplamını yine aynı şekilde göndermemiz gerekiyor. O yüzden çarpı item quantity diyerek burada ne yapacağız? Burada yazacağız. Sonra aşağı doğru ineceğiz. Burada da toplam fiyat kısmımız var. Toplam fiyat kısmımız içinde zaten bizim burada total diye tanımlamış olduğumuz bir şey vardı. Buraya tekrar geleceğiz ve burada ikisinde de totali söyleyeceğiz. Şöyle bir pardon. Yanlış yer mi? Değil aslında. Pardon ben parantez içine yazdım değil mi? Şöyle yazacağız. Evet tamam. Rengi şey olmayınca evet şöyle olacak. Total. Tamam. Bunları ne yaptık? Bu şekilde aynı şekilde ekledik. Daha sonra TR'ye Basket ID gibi çeşitli bölümler var. Bunlarla ilgili isterseniz Basket ID vesaire değiştirmek için bir şeyler belki yazılabilir. Açıkçası ne işe yaradığını tam ben de bilmiyorum. Ama diğer bilgilerimizde zaten daha önce aşağı yukarı bazılarını ayarlamıştık. Tamam. Bunun dışında başka ne yapacağız artık? Burada eğer ki işlem başarılıysa veri tabanına kaydetme işlemini yapmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bakalım bu arkadaşlar bizde çalışıyor mu? Hemen bir deneyelim. Deneme diyelim. Adres bölümüne şöyle bir şeyler yazalım. Telefon bölümüne şöyle bir şeyler yazalım. Kart sahibi deneme falan diyelim. Kart number bölümüne de bir tane kart yazalım. Bunun için tekrar şöyle yine aynı şekilde EasyColor sitesine geleyim. Bir tane test kart kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Kart tarihine 0426. Buraya da 504 falan neyse önemli değil. Bu şekilde yapalım. Ödeme yap diyelim. Bakalım ne olacak. Bize bir şeyle ilgili bir hata söyledi. Anladığım kadarıyla ne dedi? Bakalım anlayabileceğiz mi? ID referans order kart dedi. Kartla ilgili bir tanımlama yapmamışsın dedi. Şimdi biz kartı nerede kullandık normalde? Burada kullandık. Evet. Bu kart peki bize nereden geliyor? Buradan geliyor. Bunu yine aynı şekilde bizim burada tanımlamamız gerekiyor. Tekrar yeniden bir daha doldurmam gerekecek anlaşılan deneme. Dıt dıt. Evet sayı girelim. Kart sahibinin ismi deneme falan. Kart number girelim yine aynı şekilde. Evet. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra veri tabanına kaydetme işlemi de yapacağız zaten. Şu an sadece bir test edelim hemen. Burası tamamsa diğer bölüme geçebiliriz. Bu sefer ne dedi? Item'la ilgili sıkıntı var dedi. Şöyle tekrar gelip bakalım. Item'ı nerede kullandık biz? Evet kart, item, map. Burada ne hatası yapmışız biz? Kart, map. Evet şöyle yapacağım. Tekrar ödeme yap diyeceğim. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi işlemimiz başarılı ve successful dedi. Ve işlemimiz zaten başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Hemen şuradan tekrar gelip bakalım tüm işlemler görmüş olduğumuz 166 liralık işlemimiz başarılı. Şimdi bizim normalde ilk yapacağımız şey ne olacak? Veri tabanına kaydetme işlemi olacak. Bunun için öncelikle bir veri tabanı yani collection oluşturmamız gerekiyor. Buraya tekrar geliyorum. Order isminde bir collection oluşturacağım. Daha sonra collection'ımın bir tane name alanı olsun. Daha doğrusu şöyle diyelim. Full name alanımız olsun. Daha sonra başka ne alanımız var bizim burada normalde? Adres alanımız var. Yine aynı şekilde string olarak bir tane adres alanı ekleyelim. Telefon alanı ekleyelim. Daha sonra başka bir şey yok sanırım. Şunu şuradan silelim. Buraya sonra tekrar geleyim. Burada bir tane JSON formatı ekleyeceğiz. Bu JSON formatıyla da bizim basketimizdeki tüm ürünleri bunun içine kaydedeceğiz. Normalde işte diğer
CMS'lerde bunlar için farklı şeyler var işte. Komponent oluşturma vesaire gibi şeyler var. Burada en mantıklı kullanabileceğimiz şey buradaki JSON formatı. Diğerleri çok fazla işimize yaramıyor. JSON formatıyla kaydedilen verileri aynı şekilde kaydedip daha sonra da okumak için aynı şekilde okuyabiliriz yani. Buraya şöyle yapalım. İsmine kart diyelim ve daha sonra order zaten ismi create diyerek bunu oluşturalım. Sonra bu arkadaşın izinleri lazım. İzinler için buna normalde listeleme için işte herkesin listelememesi lazım. View rule kısmında normalde user'la ilgili yapılan view rule'un aynısını yazmak mantıklı olur ama biz bu gösterme işlemini yapmayacağız. Çünkü bizim uygulamamızda şu an onun için herhangi bir menü bir yer tasarlamamıştım çünkü. O yüzden dolayı ama normalde izni ona göre vermek mantıklı olur. Bize şu an için en önemli şey create bölümü çünkü biz yeni bir order yaratacağız. Evet, buraya kadar tamam. Sonra tekrar API Preview kısmına gelelim ve burada örnek olarak bize bir tane şey vermiş. Ben buraya tekrar geliyorum. Bunu aynı şekilde yapıştırıyorum. Buradaki bu datayı kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü yukarıda da biz her yerde data söyledik. Bunlar birbiriyle çok fazla çakışacak. O yüzden dolayı buna form data demek mantıklı olacaktır. Ve buna da form data diyelim. Şu success bro'yu da buradan kaldıralım. Evet. Full name bölümüne yine aynı şekilde ne demiştik biz? Datadan gelen name olması lazım. Datadan gelen name virgül. Daha sonra adres kısmına datadan gelen adres olması gerekiyor. Evet, telefon kısmına datadan gelen telefon. Ve kart bölümüne de yine aynı şekilde kartı göndereceğimi söyleyeceğim. Evet, virgüllerini unutmayalım. Tamam. Bunu daha sonra kaydediyorum. Şunun aynı şekilde kütüphanesi var. Bunu eklememiz gerekiyor. Bunu da ekliyoruz. Tamam. Başka sanırım herhangi bir şey kalmamış olması gerekiyor. Şimdi biz buna bastığımız zaman artık şöyle OK diyelim. Eğer ki işlem başarılıysa ödeme yap dediğimiz zaman bize ne yapacak? Buraya success yazdı. Şöyle tekrar order'a gelelim. Görmüş olduğumuz gibi verilerimizi buraya kaydet. Şimdi verilerimizi kaydettiğine göre artık bizim ne yapmamız gerekiyor? Sepetimizdeki ürünleri temizlememiz gerekiyor. Bunun için tekrar şöyle yukarı doğru çıkalım. Ne vardı bizim? Şöyle virgül. Kart kontekstimizde clear kartımız vardı yine. Aynı şekilde clear kartımızı burada yazalım. Ve burada da işlem bittikten sonra sepeti silmesini söyleyelim. Sonra ekstradan bir de aslında şunu da yapabiliriz. Kullanıcıyı yeni bir sayfaya yönlendirmek mantıklı olacaktır. Navigation diyelim. Eşittir use navigation diyelim. Ve daha sonra burada nerede o arkadaş? Out context. Navigators bölümünde App Navigators'a gelelim. Evet, burada yeni bir tane sayfa tanımlaması yapabiliriz. Şundan şöyle bir tane daha gelip yine aynı şekilde kopyalayalım. Diyelim ki işte checkout buraya order success diyelim mesela. Bir tane screen oluşturmamız gerekiyor. Tekrar geleyim buraya. tsx rnf diyelim. Order success. Burada zaten sadece bir tasarım olacak. Tekrar şöyle gelelim. Order success. Evet, şunu şuraya ekleyelim. Evet, order success screen şeklinde yapsak daha iyi olurdu. Neyse, bu şekilde yazdık. Böyle olsun. Şöyle yapalım. Şuradaki en azından name'ini değiştirelim. Success order diyeyim ben en iyisi. Şöyle kullanalım. Tamam. Daha sonra benim bu sayfada checkout şeklinde eğer ki işlemim başarılıysa bu sayfaya yönlendirmek istiyorum. O yüzden dolayı da bu işlemi yapmış olduğum yerde clear karttan sonra navigation nokta navigate buraya yönlendiriyorum seni diyeceğiz. Evet, şimdi hemen burayı tekrar yeniden deneyelim. Deneme. Evet, şöyle tık 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 tık. Evet, kart sahibisi dıt dıt. Bir tane başarılı kart alalım. Evet. Tamam. Şimdi ödeme yap diyorum. Bakalım ne olacak. Evet ve order success sayfamıza başarılı bir şekilde geldi. Şimdi order bölümümüze tekrar baktığımız zaman
Görmüş olduğumuz gibi herhangi bir şey yok. Yani kaydımız geldi. Kart bölümüne geldiğimiz zaman kayıtlarımızın silinmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle geri gelelim. Sepetimiz artık boş. Bunu da başarılı bir şekilde yapmış olduk. Başka ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Kart Screen sayfamızda küçükten bir tasarımla hemen olmazsa yapalım, olmazsa orası da o şekilde kalmasın. Şöyle yapayım. E, Bir tane ürün ekleyeyim tekrar, ya da hiç ürün eklemeyelim. Şuranın sadece geçici olarak şurayı hemen bir düzeltelim. Daha sonra olmazsa orayı zaten tekrar şey yaparız. Şuraya tekrar gidiyorum. Gift screen değil, order success diyelim. Evet, şu an burada buranın sadece bir tasarımını yapalım. Daha sonra burayı eski haline çevireceğiz zaten. Burada hemen şöyle view class name flex eee, row item center justify center diyelim. Flex bir item, tamam. Daha sonra bir tane background rengi verelim. BG getir color, bunu diyelim. Ee, Sonra flex kol mu deniyor acaba? Şöyle şunu deneyeyim, bir de olmadı. Tamam. Daha sonra tekrar buraya diyelim ki siparişiniz tamamlandı yazsın. Şuna flex 1 diyelim bakalım. Evet, flex 1 dersek tüm sayfayı kapladı zaten. Şimdi hemen bu arkadaşa aynı şekilde şey yapalım. Diyelim ki text getir text olsun. Text işte font 3x, pardon, text 3x large olsun. 4x large olsun. Tamam. Aynı şekilde ben bunun altına bir tane de ikon eklemek istiyorum. Şöyle yapalım. Neydi bu ikonların ismi? Native ikon diyelim. Şöyle ikonu Expo'ya girelim. Evet. Buradan hemen bir tane success diye ikon bulalım. Evet, tick diyelim ya da check diyelim. Evet, şu check ikonunu yine aynı şekilde eklemek istediğimi söyleyeyim. Tekrar geleyim buraya. Bunun altına yapıştırayım. Bunların kütüphanelerini ekleyelim. Şöyle bakalım. Evet, bu arkadaşa hemen şey yapalım. Yeşil yapalım. Green diyelim mesela. Hiç belli olmadı. E, tamam, olmazsa şöyle yapalım. Bununla aynı renkte olsun. Evet, olmadı. Text white diyelim ya da. Size içine de 48 diyelim. Tamam. Buraya bir class name ekleyelim. Margin top 2 3 bir şeyler ekleyelim. Evet, burada işi yapmıyormuş. Hemen o zaman yukarı ekleriz. Problem değil. Margin bottom 8 diyelim. Tamam. Evet, bunu da başarılı bir şekilde yaptık. Şimdi burayı tekrar geri eski haline getirelim. Burası mıydı? Bottom Navigator. Evet, şurayı tekrar geri eski haline getireyim. Tamam. Evet, bunları da başarılı bir şekilde yaptık. Artık geriye ne kaldı? Sadece bir gift screen için ufaktan bir şeyler oluşturabiliriz. Siparişlerimizi başarılı bir şekilde alabiliyoruz. Başarılı bir şekilde aldıktan sonra sepetimiz temizleniyor. İşlemimiz başarılı bir şekilde bittiği zaman da başarılı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu şekilde bunu da bitirmiş olduk. Bir de olmazsa dediğimiz gibi şuraya ufak bir tasarım yapmayı deneyeyim. Daha sonra da projemizi bitireceğiz zaten. Evet, şimdi indirimlerimiz ne oldu? Bu sayfayı yaparak devam edeceğiz. Bunu da yine aynı şekilde buradan çekeceğiz. Discount diye bir alan oluşturdum. Oluşturmuş olduğum bu alanda şöyle bakacak olursak title, description ve image diye bir alan oluşturduk ve içine iki tane kayıt girdim. Ayarlar bölümünden de liste bölümüne izin vererek devam edeceğim. Şimdi ilk olarak bana bir tane şey gerekiyor. Şöyle
bir state gerekiyor. Bunu aynı şekilde gelip yazacağım. Aynı zamanda daha önce defalarca yapmış olduğumuz bir use effect'te verileri çekme işlemini gerçekleştireceğim. Buradaki zaten bu yazılımın da aynısını yine aynı şekilde API Preview kısmından alabilirsiniz. Burada yine şunu aynı şekilde gelip kopyalıyoruz ve bunun kütüphanesini aynı şekilde gelip kopyalayıp buraya yazıyorum. Daha sonra yapmam gereken diğer şey burada bir tasarım yapmak. Use Effect'in kütüphanesi yüklü değildir. Onu yükleyelim. Bunları aynı şekilde yükledim. Tamam. Şimdi tasarımımızı yaparken bir yandan görmek de istiyorum. O yüzden buraya tekrar geleceğim ve burada ilk olarak bir scroll view kullanacağımı söyleyeceğim. Bu scroll view ile birlikte sayfam aşağı doğru kayabilsin. Çünkü içinde kullanacağım şeyler birazcık fazla olabilir. Class name diyelim ve padding 4 diyerek bunu şu şekilde bir stil verelim. Daha sonra tekrar geliyorum ve diyeceğim ki ya da şunu silmeyelim kalsın bir iki saniye. Evet. Tekrar gelip burada diyeceğim ki records.map tekrar parantez parantez record diyelim ismine ve şu şekilde tanımlayalım. Şimdi tekrar gelip aynı şekilde bunu yazacak olursak benim iki tane kaydım var. İkisi de burada bu şekilde geldi. Key vermediğim için hata verdi. Problem değil. Tekrar gelip burada siliyorum. Burada tasarımı yapmaya şimdi çalışacağım. Öncelikle ben burada bir kart kullanmak istiyorum. Şöyle bir aç kapat yapalım. Şuradaki şu boşlukları şöyle sileyim. Daha sonra bu kartın öncelikle key özelliğini verelim. Ve key içinde record'dan gelen ID değerini verebiliriz. Class name diyelim. Background white diyelim. Öncelikle pembemsi bir rengi var çünkü. MB4 diyeceğim. Tekrar geleceğim buraya. Bir tane kart nokta content açacağım. Bu kart content'in içine bir tane image eklemek istiyorum. Image ile ilgili uzun uzun yazmak istemiyorum. O yüzden image direkt şu şekilde zaten defalarca çektik projemizin başından sonuna kadar. Yine aynı şekilde URL'ine şu şekilde collection ID'si, record'u vesaire söyleyeceğim. V full diyeceğim ve V48 gibi bir iki tane tanımlama yapacağım. Image'in kütüphanesi yüklü değilmiş. Şunu yine aynı şekilde gelip yükleyeceğim. Bakalım. Pardon, React Native şunu şu şekilde yükleyeceğim. Tekrar gelip bakacağım. Evet, şu şekilde resimlerimiz vesaire geldi. Şimdi aynı şekilde benim buraya bir title ve description ekleyeceğim ve burayın işini de bu şekilde bitirmiş olacağım. Class name text x large font semibold diyelim. Margin top 3 diyelim ve burada da record'dan gelen title'ı yazdıralım. Tamam, güzel. Bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bu sefer de description alanını yazdıracağız. Burada sadece font semibold vesaire demeyecek. Text SM demesi daha mantıklı olacaktır. Margin top 3. Bir bakalım nasıl duracak. Evet, güzel gibi. Boşlukta iyi gibi, birazcık daha azaltabiliriz olmazsa 1 diyelim. Tamam, şöyle daha güzel. Evet, bu şekilde GIF sayfamızda yaptık. Bunu detay sayfası gibi bir şey, sayfalar yaparak yenileyebilirsiniz. Ben çok fazla uğraşmayacağım. En azından burada da bir tasarım olsun gözüksün istedim. O yüzden dolayı ne yaptım? Bunu da bu şekilde ayarladım. Evet, projemiz bitti. Daha tabii ki geliştirilebilir. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Genellikle kanalımda full stack veya frontend yazılımlar yapmaya çalışıyorum. Destek olmak için abone olabilirsin dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.